Cash bu track money talk Cadillac ara rap alır alır Agalar, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda sizlere C ile kod yazmaya nasıl başlayacağınızı anlatacağım ve çok rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Güzelce arkanıza yaslanın, rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın. Kankalar, şimdi sizlere neden C dili öğrenmeniz gerektiğini anlatacağım. Sıkıcı bulanlar buraya geçebilir ama öğrenmenize de fayda var. C 1972'de çıkan orta seviye bir yazılım dilidir ve 2022 yılında en çok kullanılan diller arasında ikinci sıradadır. Üst seviye, orta seviye ve düşük seviye tablosunda gördüğünüz üzere C orta seviye bir yazılım dilidir. Düşük seviye yazılım dilleri verimli, machine architect dediğimiz sistem mimarisine yakın, az hafıza kullanan ve hızınız 102 yavaş diyebileceğimiz kadar hızlılar. Ama anlaması zor ve yazması çok zaman alan bir yazılım dil seviyesidir. Üst seviye yazılım dilleri de Counter'da 16.0 kazanmışsınız gibi kolay, rahat anlaşılır ve soyutlanabilir ama yavaş çalışırlar, daha çok hafıza kullanırlar ve düşük donanımda bu kodlarıyla çalışmak zordur. Orta seviye yazılım dilinin ana avantajı üst seviye ve düşük seviye arasında bir köprü gibi olup tam kıvamında olmasıdır. Çoğu işletim sistemleri kernels dediğimiz çekirdek ve compiler olarak bahsedeceğimiz derleyiciler C dili ile yazılmıştır ve neredeyse tüm yazılım dilleri C dilinden bir şekilde etkilenmiştir. Değişkenler, veri türleri, döngüler, fonksiyonlar vesaire C diliyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca Python C dili kullanarak yazılmıştır ve varsayılan uygulaması ana uygulaması C Python olarak bilinir. Eğer daha önce kodlama dilleriyle uğraştıysanız C öğrenmek kodlama dillerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Çünkü yani C bunların atısı gibi. Hani C olmasa bunlar olmazdı aga. C neredeyse her yerde kullanılıyor. Veri tabanlarından otopilotlu araçlara, işletim sistemlerinden gömülü sistemlere, aklınıza gelebilecek neredeyse her yerde C yazılım dili kullanılıyor. Bunu aklınıza bir sokun aga. Bunu öğrenin. C çok uzun zamandır olduğu için neredeyse her yerde kullanılıyor. Ama ben kankalarıma başlamadan önce, agalarıma başlamadan önce bazı önemli notlardan bahsetmek istiyorum. Birinci olarak C nesne yönelimli, object oriented bir programlama dili değildir. İkinci olarak C++ C dilinin nesne yönelimli bir eklentisidir. Yani C'nin daha cool hali, C++ C'nin upgradelenmiş hali, daha cool, daha havli. Ve üçüncü olarak C dili zor bir dil ama bunu beraber yapacağız. Pes eden agalara ihanet etmiş olur, notta da yazdığı gibi. Sonra gidip arkadaşlarınıza, ailenize, akrabalarınıza diyeceksiniz ki ben yazılım biliyorum aga, hem de C dilini, en zor dillerden bir tanesini. Sonra gidip de ileride torununuz size dede niye yazılımı öğrenmedin demeyecek. O yüzden pes etmeden güzel bir şekilde yapıyoruz, çalışıyoruz, öğreniyoruz. Peki başlamadan önce ihtiyacımız olan şeyler ne? Bir adet süslü, renkli böyle bir text editör, yani bir IDE lazım. Ben burada size Visual Studio Code'u öneriyorum. Videolarda ben de bunu kullanacağım. Ve ayrıca yazdığımız kodları, bu text editöre yazdığımız kodları makine koduna çevirmesi için, bu 0-1'li kodlara çevirmesi için GNU Compiler Collection, yani kısaca GCC Compiler dediğimiz bir şey lazım. Bunun indirmesini de anlatacağım birazdan. Text editörün indirmesini de anlatacağım. Ben dediğim gibi Visual Studio Code'u kullanacağım. Size de bunu öneriyorum. Çünkü Visual Studio Code'da sadece C değil, diğer dilleri de yazabiliyorsunuz. Birçok eklentisi var. Esnek, güzel, kaliteli. Şimdi agalar, geliyorsunuz code.visualstudio.com'a. Bunun linki açıklamada var. Geliyorsunuz buraya. Burada işletim sisteminiz neyse. Ben Windows için anlatıyorum. Windows için indirmeye basıyoruz. Sonra bize diyor ki nereye indireceksin? Ben de diyorum ki buraya. Kaydediyorum. İniyor, açılıyor. Okudum, kabul ediyorum diyorum. Anlaşmayı kabul ediyorum. Nereye indireceğimi kaydediyorum. Başlat menüsüne klasör oluştursun. Masaüstü simgesi oluştursun. Kursun. Kuruldu. Visual Studio Code uygulamasını çalıştır diyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra 2 adet eklenti kurmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi C/C++. Eklentimizin adı bu. Buna geliyoruz, yükle diyoruz. Yükleniyor. Ardından diğer eklentimizde CodeRunner. Bunu da kuruyoruz. Yükle diyoruz. Bunları yaptıktan sonra uygulamayı bir kere kapağı aç yapıyoruz. Uygulamayı yeniden açtıktan sonra kendimize bir çalışma alanı oluşturmamız gerekiyor. Burada klasörü aç var. Tıklıyorum. Benim masaüstümde agalar var. Agalarda C var. C'ye giriyorum ve burayı seçip ekle diyorum. Siz istediğiniz yere, masaüstüne, belgelere, C'ye, D'ye, istediğiniz her yere bir klasör açıp burayı ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra güveniyoruz. Evet. Ardından burada C klasörünün içine bir yeni dosya açıyorum. Bunun adına hello world.c diyorum. Dot. Anladınız mı? Bazı terimleri böyle İngilizce kullanmanız gerekiyor. Neden? Havalı olmak için. Hello world.c dosyamı oluşturdum. Bu şimdilik bir dursun.
Şimdi bilgisayarımızda GCC var mı bunu kontrol etmek için CMD'yi açıyoruz. CMD'yi açtıktan sonra burada da belirttiği gibi GCC var mı bilgisayarımızda bunu kontrol edelim ilk önce. Y artı artı boşluk tire tire version yazıyoruz. Bakıyoruz yok. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Hemen buna geçelim. Yine açıklamada verdiğim linki giriyoruz. Burada normal egzesi de var kurulum için ama bu benim bilgisayarımda hata veriyor. O yüzden size manuel kurumunu anlatacağım. Burada x86-64 POSIX'e var. Buna tıklıyoruz. İndirmesi başlayacak birazdan. Şimdi bu indikten sonra bunu açıyoruz. İçinde böyle bir dosya var. Bunu alıyoruz. C'nin içine atıyoruz. Bunu C'ye attıktan sonra dosyayı açıyoruz. Bin dosyasını açıyoruz. Buradaki yolu kopyalıyoruz. Ardından bilgisayarın sistemine giriyoruz. Gelişmiş sistem ayarları. Ortam değişkenleri. Burada path var. Buna tıklıyoruz. Yeni diyoruz. Yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. İşlemimiz bitti buradaki. Şimdi bunu yaptıktan sonra Visual Studio Code'u tekrar kapı aç yapıyoruz. Burada terminal var. Tıklıyoruz. Varsayılan derleme görevini yapılandır diyor. Tıklıyoruz. Burada çıkıyor. Seçiyoruz. Bunu yaptığımızda test.json isimli bir dosya oluşturuluyor otomatik olarak. Bu da yazdığımız kodun Visual Studio Code'a nasıl işleyeceğini, nasıl compile edileceğini anlatıyor. Bunu kapatabiliriz. Hashtag include yazıyoruz. Bu hashtag include dediğimiz şey compiler'a içinde bulundurmasını istediğimiz dosyayı söyleyecek. İçinde bulunmasını istediğimiz dosyayı da böyle küçüktür büyüktür işareti arasında yazıyoruz. Standart input output manasında std standart input output io dot hash yazıyoruz. Hash .h her neyse. Bu hashtag include stdio.h dosyası input ve output'a bağlı işlever fonksiyonları bulundurduğu için işimize yarayacak. Şimdi programımızın giriş kısmı için ana fonksiyonumuzu yazıyoruz. Int main parantez aç kapa tırnaklı parantez. Şimdi ana fonksiyonumuzun sonuna return 0 noktalı virgülü koyuyoruz. Noktalı virgül yazılan kodu sonlandırmak için kullanılır. Cümle sonundaki nokta gibi düşünebiliriz. Return 0 programımızın çıkış durumunu belirtiyor. Eğer program bize 0 olarak dönerse hatasız bir şekilde çalıştı manasına geliyor. Eğer kodda bir sorun olursa bu bize 1 olarak geri dönecek ve kod çalışmayacak. Artık her şeyimiz hazır. İstediğimiz kodu ana fonksiyonumuza yazabiliriz. Şimdilik konsola output olarak bir şey yazdıralım. Printf parantez, parantezin içine tırnak, sonuna noktalı virgül. Bu noktalı virgülü unutmamamız lazım. Bu tırnağın içine istediğimizi yazabiliriz. Ben yazıyorum ki agalar birbirine destek olur. Kodu çalıştırmak için sağ tık run code da diyebiliriz. Bu sağ üstteki çalıştırma butonuna da basabiliriz. Basalım. Agalar birbirine destek olur. Bir yazı daha ekleyelim. Printf. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Noktalı virgülümüzü yazdık yine. Çalıştırdık. Agalar birbirine destek olur. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Şimdi bunu biz iki ayrı satırda yazdık. Ama ne yaptı? İkisini tek satırda, uzun bir satırda yazdı. Şimdi ikinci kodumuzdaki çıktının bir alt satıra geçmesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Yeni satır karakteri olarak printf içinde yazımızda nereden sonra bir sonraki satıra geçmesini istiyorsak mesela burada olurdan sonra yazılanlar bir alt satıra geçsin diyoruz. Buraya ters slash n yazıyoruz. Çalıştırıyoruz. Ne oldu? Agalar birbirine destek olur. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Aynısını buraya da yapabiliriz. N diyoruz. Çalıştırıyoruz. Altta bir yazı olmasa bile buraya bakın boş bir satır ekledi. Normalde böyleydi. Boş bir satır ekledi. Diyelim ki buraya yazdık. Ne olacak? Agalar birbirine destek olur. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Şimdi biz bu kodları çalıştırdık ve dikkatinizi çektiyse tüm kodların sonunda exited with code 0 isimde bir bilgi verdi bize. Bu demek oluyor ki kod 0 döndü, çalıştı, bir sıkıntı yok. Diyelim ki bir hatamız olsun. Biz buraya printf değil print diyelim. Çalıştıralım. Ne oldu? Hata aldık. Exited with code 1. Code 1. Ne oldu? 1 0 olarak dönmedi. O yüzden kodumuz çalışmadı. Evet agalar, kankalar, bu sizin ilk kodunuzdu. Bir sonraki videoda escape sequences ve command line yani kaçış karakterleri ve yorum satırlarını inceleyeceğiz.
Şimdi agalar yorum satırlarını incelemekle başlayalım. Yorum satırları biz kod yazarken compiler tarafından yok sayılmasını istediğimiz yazılardır. Nerelerde kullanılabilir? Kodda bir yeri açıklarken, bir yeri tanımlarken veyahut da kodu okuyacak kişiye veya kendinize not bırakmak istediğinizde bu comments line'ları, bu yorum satırlarını kullanabilirsiniz. Şimdi yorum satırlarını nasıl yapıyoruz? Bir yorum satırı yazmak için ilk önce 2 tane slash koyuyoruz. Ardından buraya yazmak istediğimiz şeyi yazıyoruz. Diyelim ki bu bir yorum satırıdır. Burada yazdığımız gördüğünüz üzere yeşil renkli oldu. Burada yeşil olan her şey böyle her şey not. Bir yorum satırı. Devam etmek istiyoruz. Bir alt satıra geçmek istiyoruz. Yazdık. Olmadı. Birden fazla satırları yorum satırı yapmak içinse slash koyuyoruz. Yıldız koyuyoruz. Ve gördüğünüz üzere buradaki her şey oldu. Bunu kapatmak için de bir yıldız koyuyoruz. Slash koyuyoruz. Nasıl başladıysak tam tersi şekilde bitiriyoruz. Bunun arasına yazdığınız her şey bir yorum satırı olacak. Yorum satırı olarak algılanacak. Yorum satırları kısmı bu kadardı. Şimdi agalar videonun ikinci partına gelelim. Escape sequences yani kaçış dizileri, kaçış karakterleri birçok isimle anılabilir. Ters slash ile birlikte kullanılan karakter kombinasyonlarıdır. Ters slash ardından bir sembol veya bir harf kullanılır. Bir satır veya metin içindeki eylemlerde bize yardımcı olur. Dün ilk videoda kullandığımız gibi ters slash n yeni satıra geçmemize yarıyor. Ters slash t geniş bir boşluk bırakıyor veya ters slash ve yanındaki sembolle o sembolü kodun içinde, printin içinde göstermemize yarıyor. Artık nerede kullanmak istiyorsak. İlk videodaki komutumuzdan diyelim ki her kelimeden sonra bir alt satıra geçsin. Her kelimeden sonra ters slash n yazıyoruz. Ters slash n'i yazdık. Her kelimeden sonra ctrls ile kaydedip kodu çalıştırıyoruz. Her kelimeden sonra yeni bir satıra geçti. Bunu zaten ilk videoda bir özetlemiştik, göstermiştik. Şimdi diyelim ki bir tablo yapalım. 1'den 9'a kadar olan sayılar arasında 1, 2, 3 bir satırda, 4, 5, 6 bir satırda, 7, 8, 9 bir satırda olacak şekilde bir tablo yapalım. Yazıyoruz tüm sayıları buraya. Ardından aynı satır içindekilerin arasına ters slash t, bir sonraki satıra geçirmek isterken ters slash n yazıyoruz. Ters slash t, ters slash t, ters slash n, ters slash t, ters slash t, ters slash n, ters slash t, ters slash t, ters slash n. ctrls kaydettik, çalıştırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tablomuz oluştu. Veya diyelim ki biz bir yazı yazıyoruz, bir metin yazıyoruz ve bu metinin içinde birinin yazısını alıntılayacağız. Bu yazıyı alıntılarken tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Örneğin kim demiş bu sözü? Ünlü sanatçı Çakal. Şimdi biz burada cümleyi, sözü belirtmek isterken bunu da tırnak içine alıyoruz. Ama bu sefer kodun kafası karışıyor, algılayamıyor. Diyor ki ben burada ne yapacağım? Şimdi çalıştırsak hata verecek. Bu sorunu gidermek için içerideki tırnakların başına ters slash ekliyoruz. Ardından çalıştırıyoruz. Barbekü et yanında salata, ünlü sanatçı Çakal. Burada yine bu komut satırı içinde mesela diyelim ki bu şekilde değil de ters slash koymak istedik. Diyor ki bize yani benim diyor ters slash'tan sonra böyle bir şeyim yok, boşluk yok diyor, V yok diyor. Ne yapacağım diyor. Ters slash'ı göstermek için bir ters slash daha ekliyoruz yanlarına. Kodu çalıştırıyoruz. Barbekü et yanında salata ters slash'larla gözüküyor. Veya diyelim ki tek tırnak koyduk. Tek tırnağı normalde kullanabiliriz. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Ama yanına ters slash koyduğunuz zaman da yine aynı işlevi görecektir. Ters slash'ın yanına koyduğunuz sembolleri görecektir. Evet arkadaşlar, kankalar, bazı escape sekansları gördük, öğrendik. Tabloda da gördüğünüz üzere daha fazla escape sekanslar var ama genel olarak işimize yarayacaklar. Bu videoda anlattıklarımdı. Bu videoluk bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda C dilinde variables yani değişkenleri anlatacağım. Şimdi kankalar, variables yani değişkenler programlama yapılırken verilen bir değeri bilgisayarın hafızasında tutan ve istediğimiz yerde kullanmamızı sağlayan verilere denir. Değişkenlere ulaşmak için bir isim vermemiz ve ne tür bir değişken kullanmak istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bir değişken oluştururken ilk önce de veri türünü yazmamız gerekiyor. Tam sayı oluşturalım mesela. Tam sayının İngilizce karşıtı integer'ın kısaltılmış hali int yazıyoruz. Ardından buna bir isim veriyoruz. Diyelim ki x. Biz ne yaptık burada? Bir değişkeni tanımlamış olduk. Ardından bu değişkene bir değer vermemiz lazım. X eşittir 1, 2, 3 dedik ve buna bir değer vermiş olduk. Tanımlama ve değer verme işlemini tek seferde de yapabiliriz. Bunu yapmak daha kolay oluyor, daha rahat oluyor. Tekrardan bir tam sayı tanımlayalım. Int y eşittir 3, 2, 1. Burada gördüğünüz üzere hem tanımlama hem de değer verme yapmış olduk. Şimdi daha geniş bir örnek yapalım. Örneğin bir oyun karakterimiz olsun ve bu oyun karakterinin level'i, XP'si, server ve nick'i olsun. Öncelikle integer olarak level'ını tanımlıyorum. Int level eşittir 87 level olsun. Integer'ı neyi tanımlamak için kullanıyorduk? Tam sayılar. Şimdi de bu karakteri bir XP tanımlayalım. Ondalık sayılar, virgüllü sayılar için integer değil de float kullanıyoruz. Floating'in kısaltılma olarak float kullanıyoruz. Float XP eşittir diyelim ki 12.05 olsun.
Bunu da ondalıklı sayılar için kullanıyoruz. Şimdi bu karakteri bir de server tanımlayalım. Server'ı tek harfli tanımlayalım. Tek karakterler için char kullanıyoruz. Karakterin kısaltılmış hali. Char, server. Tek harfler için tek tırnak kullanıyoruz. A diyelim, A server'ı olsun. Tek karakter. Ardından bir de bu karakterin miniki olsun. Şimdi arkadaşlar, C dili object oriented olmadığı için, nesne yönelimli olmadığı için string yok. O yüzden yine char kullanıyoruz ama bu sefer bir karakter dizisi oluşturmamız gerekiyor. Bunu küme olarak düşünebilirsiniz. Bunu yapmak için de yine char yazıyoruz. Nick diyelim. Ardından dizi olduğunu belirtmek için, birden fazla şey kapsadığını belirtmek için köşeli parantez kullanıyoruz. Eşittir diyoruz. Bu sefer birden fazla karakter olacağı için tek tırnak değil çift tırnak koyuyoruz ve nickini yazıyoruz. Karakter dizisi. Şimdi gelelim bu değişkenleri yazılarımızın içinde nasıl kullanıyoruz. Level'dan başlayalım. Printf parantez tırnak noktalı virgül. Diyelim ki şu an şu level'a sahipsin. Şu an level'a sahipsin. Şimdi biz bu level'ı şu an ve level'a yazısının arasında kullanmak istiyoruz. Yer tutucu olarak kullanılan, placeholders olarak kullanılan yüzde işaretini koyuyoruz. Ardından level'ımız integer, decimal manasına gelen D yazıyoruz. Bu demek ki burada yüzde yer tutucu olarak burada decimal kullanacak. Yani decimal için yer tutuyor burada. Ardından tırnağın sonuna bir virgül koyuyoruz. Hangi integer'ı kullanmak istiyorsak onu yazıyoruz. Biz level istiyoruz. Bir çalıştıralım bakalım. Bir hata aldık, neymiş? Baktık burada zaafta noktalı virgül koymamışız. Eksik yapmışız. Şimdi tekrardan kaydedip çalıştıralım. Şu an 87 level'a sahipsin. Sonra diyelim ki bundan önce de bize desin ki hoş geldin, işte kullanıcı adımız neyse de merhaba kullanıcı adımız neyse. Yine bir printf merhaba. Yine placeholder'ımızı koyduk. Şimdi biz karakter dizileri için string'in s'ini kullanıyoruz. Buraya s diyoruz. Virgül koyuyoruz. Neyi kullanacağız? Nick'i kullanacağız. Kaydedelim. Çalıştıralım. Merhaba Zav, şu an 87 level'a sahipsin. Tabii bir önceki videoda anlattığım escape sequence'ı kullanmadığımız için ne oldu? Tek satırda yazdı. Bunları unutmamamız gerekiyor. Yazdık. Tekrar çalıştıralım bakalım. Merhaba Zav, şu an 87 level'a sahipsin. Şimdi XP değişkenimiz için bir yazdırma yapalım. Burada size ekstra bir şey daha anlatacağım. Şimdi printf dedik. Diyelim ki XP değişkeni için XP durumun yüzde kaç değer versek onu göstermek istiyoruz. Ama yüzde değerini kullandığımız zaman onu placeholders olarak algılıyor. Şimdi burada size yüzdeyi nasıl metin içinde göstereceğinizi de anlatacağım ama ilk önce bir metinimizi yazalım. XP durumun float için f kullanıyoruz. Çünkü ondalıklı sayılara float olarak değer veriyoruz. Float veri türünü kullanıyoruz. Float için f diyoruz. Ters slash n'imizi koyuyoruz. Buraya xp değerimizi veriyoruz. Bir de şuraya da ters slash n'imizi koyalım. Kaydediyoruz ctls ile çalıştırıyoruz. Merhaba Zaaf, şu an 87 level'a sahipsin. XP durumun 12.05 falan filan böyle sıfırlar devam ediyor. İlerleyen videolarda bu virgülden sonra kaç basamağı gözüksün vesaire bunları da anlatacağım. Şimdi en başta belirttiğim gibi ben buna XP durumun %12.05 demesini istiyorum. Burada ben buraya yüzde dersem ne olacak? Hemen deneyelim. XP durumun %F dedi. Neden? Çünkü placeholder burada yüzdeyi algılıyor. Buraya %100 dedikten sonra placeholder yüzdeyi koy. Ardından tekrardan placeholder F olarak float'u al. XP'yi al. Kaydediyoruz, çalıştırıyoruz. Merhaba Zaaf, şu an 87 level'a sahipsin. XP durumun %12.05. Şimdi son olarak da char, sadece tek karakter olarak kullandığımız char veri türünü nasıl yazdıracağımıza bakalım. Printf şu sunucuda oynuyorsun demek istiyoruz. Biz A sunucusundayız. Yüzde diyoruz. Tek karakterler için C kullanıyoruz. Karakterin C'si. C küçük harfle tabi. Sunucusunda oynuyorsun. Virgül hangi değişkeni kullanmak istediğimiz server noktalı virgül. Kaydedelim, çalıştıralım. Merhaba Zaaf, şu an 87 level'a sahipsin. XP durumun %12.05. A sunucusunda oynuyorsun. Şimdi kısaca bir özetleyelim. Tam sayı olarak integer verdik, int dedik. Ondalıklı sayılar için float kullandık. Tek karakterler için char deyip isim verdik düz bir şekilde ve tek tırnak değer verdik. Ardından karakter dizisi için yine char dedik. İsmi verdikten sonra kapalı parantez koyduk. Çünkü bir karakter dizisi olduğunu anlaması için. Ardından çift tırnakla değerimizi verdik. Ardından çıktı alırken de karakter dizilerinde string'in kısaltması olarak %s, tam sayılarda desimalin kısaltması olarak %d, float'un kısaltması olarak %f ve yüzdeyi belirtmek için tekrar %yüzde, tek karakteri belirtmek için karakterin c'si %c kullandık. Şimdi arkadaşlar bu videoluk bu kadar ama değişkenleri anlattığım için tüm veri türlerine girmedim. Bu int, float, char bilmem ne bunlardan bir sürü var. Bir sonraki videoda bunları anlatacağım. Ondan sonraki videoda da bu belirteç olarak placeholder'ların yanında kullandığımız belirteçler olarak hangilerini, hangi değişkenleri, hangi veri türlerine, hangilerini kullanıyoruz bunu anlatacağım.
Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda bazı veri türlerinden bahsetmiştim. Bu videoda o veri türlerini tekrarlayacağız ve diğer veri türlerine bakacağız. Tek karakter tanımlamak için char a diyorduk, tek tırnakla değer veriyorduk ve %c ile belirtiyorduk. Karakter dizisi tanımlamak için de yine char diyorduk, ismin yanına kapalı parantez koyuyorduk ve değer verirken çift tırnakla değer veriyorduk. %s diyerek de bunu belirtiyorduk. Ondalıklı sayılar için float kullanıyorduk ve %f ile belirtiyorduk. Tam sayılar için de int diyorduk ve %d ile belirtiyorduk. Şimdi gelelim diğer veri türlerine. Yine float gibi ondalıklı sayılar için kullandığımız double isimli bir veri türümüz var. Bu veri türünün kankalar float'tan farkı, float 4 byte yer kaplarken double 8 byte yer kaplıyor ve float virgülden sonra 6 basamak yer tutabilirken double 15 basamaklı yer tutabiliyor. Double float'un uzun versiyonu olduğu için long float olarak da aklınızda tutabilirsiniz. Belirtirken %lf yazıyoruz. Bir sonraki veri türümüz boolean, yani bool'lar. Fakat bu boolean'ları kullanmamız için ilk videoda bahsettiğim include'u kullanarak std bool.h'ye eklememiz gerekiyor. Hafızada 1 byte yer kaplıyor, true veya false'u belirtiyor. Eğer true ise 1, false ise 0 olarak geri dönüyor. Bunu metinde kullanmak için de %d olarak kullanabiliyoruz. %d olarak kullandığımızda 1 veya 0 olarak çıkıyor. True veya false olarak metin olarak da çıkartabiliyoruz ama bunu ilerleyen zamanlarda yapacağız. Bir sonraki veri türümüz yine karakter belirtmek için ama bu sefer bu karakterin hangi sayıya denk geldiyse onunla belirtiyoruz. Eğer %d olarak belirtirsek hangi sayıyı yazdıysak onu bize geri döndürüyor. Eğer %c olarak belirtirsek o sayı hangi karaktere denk geliyorsa onu bize geri döndürüyor. Hafızada 1 byte yer kaplıyor. Eksi 128 ile artı 127 arasında bir değer verebiliyoruz. Eğer artı 128 değerini verirsek öyle bir değer olmadığı için bunu en başa atacak ve eksi 128 olarak algılayacak. İşte 129 verirsek eksi 127 olarak algılayacak. Unsigned char da yine aynı şekilde ama unsigned'lar burada gördüğünüz üzere unsigned char var, unsigned short var, unsigned int var vesaire vesaire. Bunlar da negatif değerler olmadan yine aynı mantığa geliyor, sadece negatif değerler yok, tamamen pozitif değerlerle çalışıyor. Bir önceki char'la aynı. Eğer %d dersek yazdığımız sayıyı, eğer %c dersek o sayıya karşılık gelen karakteri bize verecek. Eğer burada da 256 yazarsak 0'a gelecek, 257 yazarsak 1'e gelecek, bu şekilde. Böyle değer aralıkları olan veri türlerinde eğer aralığın üstüne çıkarsak en başa geri dönüyor. Ne kadar arttırsak ona göre öyle ilerliyor. Bir sonraki veri türümüz short. Bu shortlar yine tam sayı belirtmek için varlar. Hafızada 2 byte yer kaplıyorlar. Eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında bir değer tutabiliyorlar. %d ile belirtiliyorlar. Integer'dan tek farkı daha az yer kaplayıp daha az bir aralığa sahip olması. Yine bu unsigned short da bir önceki unsigned mantığıyla aynı, negatif değerler yok. Bu sefer 0 ile 65.535 arasında bir değer alıyor. Yine %d ile belirtebiliyoruz. Integer yani int'ten bir önceki videoda bahsetmiştik. Tam sayılar için kullanılıyor. 4 byte yer kaplıyor. Böyle aralığını görüyorsunuz. Şu an okumakla uğraşamayacağım. %d ile belirtiyoruz. Unsigned int de yine 4 byte yer kaplıyor. Yine diğer unsigned mantıklarıyla aynı, negatif aralığı yok. Direkt pozitif, tamamen pozitif oluşuyor. Diğerlerinden farklı olarak %u ile belirtiyoruz. Bir sonraki veri türümüzde long integer. Yine tam sayı depolamak için kullanıyoruz. 8 byte yer kaplıyor ve aralığı eksi 9 quintillyonla artı 9 quintilyon arası. Long decimal yani LLD olarak belirtebiliriz. Ve bunun yine unsigned versiyonu var. Unsigned long int 8 byte yer kaplıyor. Negatif değeri olmadığı için 0 ile 18 quintilyon arasında değer verebiliyoruz. LLU olarak belirtebiliyoruz. Şimdi gelelim bunları printlemeye. Şimdi tek karakter ve karakter dizisini yazdırmakla başlayalım. Bir önceki videoda yapmıştık ama hatırlatma olsun. Tek karakter için %C, karakter dizisi için %S yazıyoruz. Burada değerlerini veriyoruz. Kaydedelim, printleyelim. Aga. Tek karakter ve karakter dizisini printledik. Şimdi agalar float'u ve double'ı printleyelim ama ben size bir şey daha göstereceğim. Bu yüzden float virgülden sonra 6 basamak tutsa bile ben virgülden sonra 15 basamaklı bir değer veriyorum. Printlemek için ne yapıyorduk? Float'ta float manasında %f, double'da long float manasında %lf diyorduk. Çalıştıralım. Şimdi ikisi de 6 basamaklı, virgülden sonra 6 basamaklı bir değer verdi. Bunu daha fazlasını veya daha azını göstermek için bazı teknikler var. Bunları bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdilik yazıyorum. 15 basamak göstersin virgülden sonra, ikisi de çalıştırıyoruz. İkisinin de değeri aynı olmasına rağmen float ilk 6 basamağından sonrasını yanlış çıkarttı. Bunun nedeni float'un ilk 6 basamağı hafızasında tutuyor olması. Ama double'da gördüğünüz üzere nasıl bir değer verdiysek aynısını çıkarttı. Boolean'a geçelim. Boolean'da dediğim gibi bu include std bool hash'e eklemeyi unutmamamız gerekiyor. Yoksa çalışmaz. Ne yapıyorduk Boolean'da? %d diyorduk çünkü bize 1 veya 0'ı geri döndürecek. Çalıştırdık. Buradaki değer true olduğu için 1'de de biz bunu false yapalım. Kaydedelim. Çalıştıralım. Bu sefer false olduğu için 0 geri döndürdü. Şimdi char ve unsigned char'ın sayısal değerlerine bakalım. Eğer buraya yazdığımız sayıyı görmek istiyorsak %d vererek çalıştırıyoruz. Bize 120 ve 255'i verdi. Ama 120 ve 255'e gelen karakterleri görmek istiyorsak buraya c yazıyoruz. Kaydedelim, çalıştıralım.
120 x'e 255 de böyle bir sembole eşitmiş. Şimdi burada ne demiştik? 128 ve 127 aralığında. Ben buna eksi 128 değerini verirsem, unsigned char'a da 0 değerini verirsem ve öyle çalıştırırsam bakalım hangi değerlere gelecekler. Birisi boşluk, diğeri soru işareti. Yine az önceki sembolü veriyor. Şimdi de bu değerlerin sonuna çıkalım. Mesela 127 son sınırımızdı bizim. 128 diyelim. Şimdi tekrardan bu sembolü vermesi gerekecek. Bu da 256 boşluktu. Tekrar boşluğu vermesi gerekecek. Çalıştıralım. Şimdi bize bir hata verdi. Bunun sebebi 256 diye bir değer olmaması ama gördüğünüz üzere bunu çalıştırdı. Ben bunu 257 yaparsam yine hata verecek. Ama çalıştıracak ve buna karşılık gelen değeri verecek. Bu 257 ne? Bizim birinci değerimize karşılık gelen. 256 neydi? Sıfıra denk gelen. Ben buna 1 dersem yine bu sohla aynı şeyi verecek. Mantığını anlamışsınızdır umarım. Şimdi short ve unsigned short'a gelelim. Birisi eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında bir değeri sahipti. Diğeri 0 ile 65.535 arasında bir değere sahipti. Burada 32.767 değerini verdik. Son sınırımız. Burada da 65.535 son sınırımızı verdik. Yine tam sayı oldukları için %D ile bunları belirttik. Çalıştırıyoruz. Değerleri verdi. Şimdi ben buna 8 dersem, buna da 6 dersem ne olacak? Başa dönecek. Bu bize 0'ı geri döndürecek. Bu da eksi 32.768'i döndürecek. Deneyelim. Evet, dediğim gibi oldu. Yine böyle bir değer olmadığı için bir hata verdi ama kodu çalıştırdı. Ya bunları böyle yapmamız gerekiyor. Ben sadece mantığı anlatmak için söylüyorum. Integer ve unsigned integer'da da yine aynı mantıkta. Eksi 2 milyon bilmem kaçla artı 2 milyon bilmem kaç arasında değer veriyor ve %D ile çalışıyor. Diğeri de 0 ile artı 4 milyon bilmem kaç arasında bir değer verebiliyoruz. Bunlara bu değeri verdik. Integer belirtmek için %D kullanıyorduk ama unsigned integer'larda, burada unsigned long integer'da da aynı şekilde U olarak belirtiyorduk bunları. Çalıştırdık. Burada gördüğünüz üzere verdiğimiz değerler 2 milyon bilmem kaçtı, 4 milyon bilmem kaç. Bunu da yine bir arttırırsam başa dönecek. Bunu bir arttırırsam başa dönecek ama anladığınızı varsayıyorum. Bu yüzden bunu tekrar yapmıyorum. Son olarak long integer ve unsigned long integer kaldı. Onlara geçelim. Burada da yine aynı mantık long integer için long decimal olarak LLD kullanıyoruz. Unsigned long integer'ın da long unsigned olarak LLU kullanıyoruz. Bunları da hemen yazdıralım. Ve gördüğünüz üzere çalıştı. Bu bir değeri olanların hepsinde aynı mantık. Değerin fazlasına çıkarsanız başa dönecek. Bir sonraki videoda belirteçlerden ve bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda sizlere hangi veri türlerini hangi belirteçlerle göstereceğinizi anlatmıştım. Bu videoda size bu belirteçlerle birlikte kullanacağınız bazı işe yarar metotları göstereceğim. Örneğin 3 adet ürün satacağız ve bu ürünlerin fiyatını tanımlamak istiyoruz. Kuruşlu fiyatlar olacağı için float olarak tanımlıyorum. Float item 1 eşittir 5.75 diyelim. Float item 2 10.00, float da item 3 eşittir 100 lira 99 diyelim. Şimdi bunların printf'lerini ayarlayalım. Printf item 1 eşittir TL diyorum. Buraya %f diyorum float değer verdiğimiz için. Ardından hangi float'u vermek istiyorsak item 1'i vermek istiyoruz. Kaydediyoruz. Bunu şimdi diğer x'in içinde yapalım. Item 2, item 3, item 2, item 3. Hemen ters slash n'i koyalım. Ters slash n, ters slash n. Şu anda her şeyimiz hazır. Bir çalıştıralım. Evet, çıktılar hazır ancak gördüğünüz üzere burada gereksiz sayılar var. Bunu düzeltmek için yüzdeden sonra nokta koyarak noktadan sonra da kaç basamak göstermek istiyorsak, virgülden sonrasının kaç basamağının gözükmesini istiyorsak bunu belirtiyoruz. Şimdi biz burada sadece ilk iki basamakları gözüksün istiyoruz. O yüzden yüzdeden sonra %.2 diyoruz ve iki basamak gözükecek. Hemen bunları ayarlayalım, kaydedelim, çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 5.75 TL, 10 TL, 100.99 TL. Şimdi arkadaşlar bir de bunların sol ve sağ taraftan boşluk bırakma olayı var. Bunu yapmak için de direkt yüzdeden sonra bir sayı yazıyoruz. Diyelim ki 11'in boşluk bıraksın. Hepsine onu yazıyorum. Şimdi hepsi sol taraftan 11'in boşluk bıraktı. Bunu sağ taraftan yapmak istiyorsak da aynı şekilde buraya eksi diyeceğiz. Burada şu an fark anlamamız için sadece ortadakine dedim. Kaydediyorum, çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere bu sefer burada bir boşluk yok. Bu sefer TL ile arasında, fiyatla TL arasında bir boşluk var. Yani kısaca özetle yüzdeden sonra nokta koyup hangi sayıyı yazarsak virgülden sonra o kadar basamağı gözüküyor. Yüzdeden sonra biz pozitif değer yazarsak sol taraftan o kadar boşluk bırakıyor. Yüzdeden sonra negatif bir değer belirtirsek sağ taraftan o kadar boşluk bırakıyor. Bir sonraki videoda constants dediğimiz değişkenlerin değerlerini sabitleyeceğimiz bir metodu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir p değeri tanımladım ve bunun printf'ini ayarladım. Bunu hemen bir çalıştıralım. Gördüğünüz üzere normal bir şekilde çalıştı. Siz veyahut da başka biri, kodunuza bakan başka biri, kodda düzenleme yapan başka biri yanlışlıkla geldi ve p'ye başka bir değer tanımladı. Mesela diyelim ki 159.159 değerini tanımladı. Eğer değerimiz constant değilse
Printlerken en son verilen değeri tanımlayacak. Bir değişkeni sabitlemek için onun başına const yazıyoruz. Bu şekilde değerimizi sabitlemiş oluyoruz. Eğer o değişkeni başka bir yerde buradaki gibi başka bir değer verirsek bu sefer program bize bir hata veriyor. Deneyelim çalıştırmayı, hata alacağız. Bir hata aldık, bunun sebebi pi'ye konstantı verdiğimiz satır dışında başka bir satırdan değer vermeye çalışmamız. Bunu kaldırdığımız zaman artık pi sabit olduğu için sadece bu değerini buradan alıyor. Başka bir yerden değer veremiyoruz veyahut da değiştiremiyoruz. Çalıştırdığımız zaman herhangi bir hataya sahip olmayacak gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, bu videoda kısa ve öz bir videoydu. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda aritmetik operatörleri göstereceğim. Şimdiye kadar aritmetik operatörlerde normal işlemlerle ilk gördüğümüz aynı: toplama için artı, çıkarma için eksi, çarpma için yıldız, bölme için slash kullanıyoruz. Ardından mod alma, yani bir sayıyı böldüğü zaman ne kadar bir kalan varsa bunu görmek için yüzde işareti. Bir değişkeni bir arttırmak için artı artı, bir azaltmak için eksi eksi kullanıyoruz. 3 tane integer değerimiz var. Birisi x, birisi y, birisi de z. X'imizin değeri 6, y'mizin değeri 4 ve z'nin değeri de x ve y'nin toplamı. Buna diğer tüm aritmetik operatörleri kullanacağız. Int z eşittir x artı y, printf yüzde decimal'ın d'si artı z'yi alacağız decimal olarak. Çalıştırıyoruz. X ve y'nin toplamı 10. Şimdi çıkartma işlemi yapalım. Artıyı eksiyle değiştirdik. Çalıştır. 2. Çarpma işlemi yapalım. 24. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama bölme işlemindeyken integer'lar bir tam sayı olduğu için ve 4 de 6'yı tam bölemediği için çalıştırdığımız zaman bir değerini alıyoruz ama aslında değerimiz 1 değil. Bunun için farklı yöntemlerimiz var ama bu yöntemlerin asıl amacı böleni float yapmak ya da double yapmak. Öncelikle değerimiz de ondalıklı sayı olacağı için z'yi float ya da double yapıyorum. Float yapacağım ben. Printf'te f'ini koyduk. Çalıştıralım yine. 1.000 diyor. Çünkü x de y de integer. Burada iki farklı yöntemimiz var. Ya y'yi direkt float'a çevireceğiz. Bu şekilde çalıştırıyoruz. 1.5 ya da y'nin integer kalmasını istiyorsak buraya bir parantez açıyoruz. İçine float yazıyoruz. Kaydediyoruz. Çalıştırıyoruz. Ve gördüğünüz üzere yine 1.5. Eğer bölme işlemlerinde sonucumuz tam sayı olmayacaksa ya direkt değişkenin veri türünü float yapmamız gerekiyor ya da bu şekilde sonucu aldığımız değişkenin içerisinde bölene float ibaresini vermemiz gerekiyor. Şimdi gelelim mod almaya. Mod almada tekrar integer yapıyorum bunu. Bu float'u kaldırıyorum. Araya yüzde koyuyorum. Mod almada ne yapıyor? 6'yı 4'e bölüyor ve kalan bizim cevabımız oluyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 2 oldu. Arttırma da şu şekilde. Şimdi ben mesela x için arttırma yapacağım. Buraya x yazıyorum. Burada artık bir işimiz kalmadı. Diyorum ki x artı artı noktalı virgül koyuyorum. X'imiz neydi? 6 idi. Bunu yaptıktan sonra 1 arttı. 7 oldu. Bunu aynı şekilde eksi eksi yaparsam da cevabımız 5 olacak. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu videoda yaptıklarımıza son kez bir bakalım. X ve Y integer değerlerimiz vardı. Tam sayı oldukları için bir tam sayı değişkenle topladık. Yine tam sayı oldukları için tam sayı değişkenle çıkarttık ve çarptık. Ancak bölümleri tam sayı olmadığı için float bir değişkene bölene float vererek böldük. Normal tam sayı bir değişkenimizi modunu aldık, arttırdık ve azalttık. Yalnız şunu unutmayın, integer işlem yaparken buraya d, float işlem yaparken buraya f yazmamız gerekiyor. Bunu unutursak hatayı alırız. Bir sonraki videoda augmented assignment operatör dediğimiz atama operatörlerini anlatacağım. Şimdi bu atama operatörleri değişkenlerin değerlerini değiştirmek için, arttırmak, azaltmak, bölmek, çarpmak için kullanılan bir yöntem. Burada değeri 10 olan x değişkenimiz var. Bu metot aslında işlemleri kısaltmak için kullanılıyor. Örneğin x eşittir x artı 2, yani x'imizi 12 yapacak bir işlem var burada. Onu çalıştırdığımız zaman x eşittir 12 olarak bir çıktı alıyoruz. Ama bunu yapmak yerine x artı eşittir 2 dersek direkt olarak x'imize 2 ekliyor. Hemen çalıştıralım. Kaydedelim, çalışsın. Gördüğünüz üzere yine 12 değerini aldık. Yani kısacası x'e bir değer ekleyeceğimiz zaman x eşittir x artı değeri vermek yerine x artı eşittir o değeri yazmamız yeterli. Aynı şekilde çıkartmada da bu şekilde x eşittir x eksi 3 yazmak yerine x eksi eşittir 3 dersek x'ten 3 çıkaracak, sonucumuz 7 olacak. Çarpmada da aynı şekilde x eşittir x çarpı değer yerine x çarpı eşittir değeri verirsek x'imizin değeri o değere ulaşacak. Gördüğünüz üzere 40 oldu. Bölmede de aynı şekilde x eşittir x bölü 5 yerine x bölü eşittir 5 dersek ya da işte hangi değeri vermek istiyorsak onu belirtirsek x'imize biz 5 değerini verdik. 5'e bölecek ve cevabımız 2 olacak. Ve son olarak mod almada da bu işlemi yapıyoruz. Mod almak için yüzde işaretini kullanıyorduk. X eşittir x yüzde 2 yazmak yerine x yüzde eşittir 2 diyoruz. X'in 2'ye olan modunu alıyor ve cevabı 0 veriyor. Çünkü x 2'ye tam bölünüyor. Bunu biz 3 deseydik
Bu sefer cevabımız 1 çıkacaktı. Gördüğünüz üzere bu atama operatörleri işlemleri daha kısa ve daha rahat bir şekilde yapabilmemize yarıyor. Bir sonraki videoda kullanıcıdan input almayı, yani bir değişken tanımlarken değişkenin değerini kodu çalıştırdıktan sonra kullanıcının verdiği user input dediğimiz sistemi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, eğer siz de benim gibi VS Code kullanıyorsanız kullanıcıdan input aldığımız zaman buradaki output sekmesini değil terminal sekmesini kullanmamız gerekiyor. Bunun için de sol üstten dosyaya geliyoruz. Tercihler, ayarlar diyoruz ve buraya code runner yazıyoruz. Aşağı doğru kaydırıp running terminali buluyoruz. Burada çalıştırıyoruz ve burada işimiz kalmadı. Burayı kapatabiliriz artık. Bundan sonra çalıştırdığımız kodlar buradaki terminal sekmesinde çalışacak. Gelelim user input nasıl alınır? Öncelikle bir değişken tanımlıyoruz ama bu değişkene bir değer vermiyoruz. Sadece tanımlıyoruz. Ben burada yaşı sormak için bir age değişkeni tanımladım. Ardından kullanıcıya sorumuzu soruyoruz. Printf kaç yaşındasın? Soru işareti, noktalı virgül. Kullanıcıya sorumuzu sorduk. Kullanıcıdan bunun değerini almak istiyoruz. Bunun için de scanf dediğimiz kullanıcılardan input almamıza yarayan bir fonksiyonumuz var. Çift tırnak içerisinde ne tür bir değişken alacaksak onu belirtiyoruz. Ardından tırnağın dışında o değişkenin adını veriyoruz. Ama printf'te kullandığımızdan tek fark, burada değişkenimizin isminin başına adresini belirtmesi için V işareti koyuyoruz. Şimdi de kullanıcıdan aldığımız input'u yazdıralım. Printf %d yaşındasın. Virgülümüzü koyduk. Değişkenimizin adını verdik. Kaydedelim. Çalıştıralım. Kaç yaşındasın? Ben 2 hafta kaldı. 2 haftanın lafı olmaz. 20 diyorum. Enter'a basıyorum. 20 yaşındasın. Gördüğünüz üzere değerimizi yazdırdı. Name isminde bir karakter dizisi oluşturuyorum. Kodu çalıştırdıktan sonra dizinin boyutunu değiştiremeyeceğimiz için önceden bir sınır verelim. Örneğin 25 byte diyeceğim ben. 25 byte burada bizim maksimum sınırımız. Eğer 25 limitini geçersek buffer overflow dediğimiz ara bellek aşımını yaşayacağız. Noktalı virgülü koyuyorum. Kullanıcıya ismini soralım. Adın ne? Soru işareti. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi yine scanf'imizi kullanıyoruz. Scanf %s V işareti name diyoruz. Kaydediyoruz. Printf merhaba %s virgül nasılsın? Ters slash n'imizi koyalım. Buraya virgülden sonra da name değişkenini alacağız. Kaydedelim. Çalıştıralım. Adın ne? Alper. Kaç yaşındasın? 20. Merhaba Alper, nasılsın? 20 yaşındasın. Gördüğünüz üzere verdiğimiz tüm değerleri aldı ve yerine yerleştirdi. Şimdi de ismi sorduğu zaman sadece isim değil de isim soyisim olarak cevap verelim. Tekrar çalıştırıyorum. Adın ne? Alper Akküçük dedim. Gördüğünüz üzere burada bir sıkıntı çıktı. Merhaba Alper, nasılsın? 0 yaşındasın dedi. Bunun sebebi scanf kullandığımız zaman scanf aradaki boşlukları algılayamıyor ve bir boşluk bıraktıktan sonra bir sonraki sorunun inputuymuş gibi algılıyor. Bu da örneğini şu anlamanız için şöyle verebilirim. Adın ne? Alper 20 dedim. Gördüğünüz üzere merhaba Alper, nasılsın? 20 yaşındasın dedi. Yani scanf kullandığımız zaman ilk kelimeden sonra ya da ilk yazdığımız veriden sonra boşluk bırakırsak boşluktan sonra yazdığımız şey ikinci inputumuzun verisi olarak algılıyor. Bu sorunu kaldırmak istiyorsak, eğer alacağımız input boşluk içeriyorsa scanf'i değil de fgets dediğimiz fonksiyonu kullanıyoruz. Fgets dedikten sonra bu sefer bir belirteç kullanmıyoruz. Hangi değişkeni alacaksak o değişkenin adını yazıyoruz. Virgül koyuyoruz. Max count biz ne demiştik? 25 byte. 25 diyoruz. Ardından standart input output manasında std in diyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi bir de bu şekilde çalıştıralım. Adın ne? Alper Akküçük. Kaç yaşındasın? 20. Merhaba Alper Akküçük, nasılsın? 20 yaşındasın. Ama bu sefer de şöyle bir sorunumuz oldu. Burada biz ters slash n yeni satırı kullanmamamıza rağmen input'u aldıktan sonra bir alt satıra geçirdi. Bunun sebebi fgets'te input'u verip enter'a bastıktan sonra kendiliğinden bir yeni satır oluşturuyor. Bu sorunun da olmaması için include diyoruz. Ardından string.h diyoruz. Kapatıyoruz. Kütüphaneye ekledikten sonra artık stringlerle uğraşabiliriz. Ben anlatacağım kısım karışık gelebilir, mantıksız gelebilir ama bunu daha iyi anlamanız için ileride string fonksiyonlarını anlattığım videoda anlatacağım. Bu string hash kütüphanesine ekledikten sonra buraya değişkenimizin adını yazıyoruz. Kapalı parantez koyuyoruz. Ardından string length, yani string uzunluğu manasına gelen strlen yazıyoruz. Normal bir parantez koyup tekrardan değişkenimizin adını yazıyoruz. Ardından -1 diyoruz parantezin dışından. Eşittir diyoruz. Tek tırnakla ters slash 0 diyoruz. Noktada virgülümüzü koyuyoruz ve satırı burada bitiriyoruz. Bunu yaptığımız zaman fgets'in enter'dan sonra otomatik oluşturduğu yeni satırdan kurtulmuş oluyoruz. Dediğim gibi burası şimdilik karışık gelebilir ama ileride daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi kaydedelim, çalıştıralım. Adın ne? Alper Akküçük. Kaç yaşındasın? 20.
Merhaba Alparak Küçük, nasılsın? 20 yaşındasın. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorunumuz kalmadı. Yani kankalar, kısacası eğer kullanıcıdan alacağınız input boşluk gerektirmiyorsa scanf'i, eğer boşluk gerektiriyorsa fkes'i kullanıyoruz. Çünkü scanf boşlukları algılayamıyor. Ama fkes'te de böyle bir sıkıntı yok. Fkes'in sıkıntısı enter'a bastıktan sonra ters slash n koyuyor. Yani yeni satır ekliyor. Bunun için de string hash kütüphanesini ekleyip ardından bu kodu yazıyoruz. Dediğim gibi bu kod satırı size şimdi karışık gelebilir ama ileride string fonksiyonlarını anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Diğer videoda matematik fonksiyonlarını anlatacağım. Agalar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda size matematik fonksiyonlarını anlatacağım. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın. Şimdi agalar, C dilinde bazı matematik fonksiyonlar için bir kütüphanemiz var. Bunu eklemek için include diyoruz. Ardından mat.h diyoruz, kapatıyoruz ve bu kütüphaneyi eklemiş oluyoruz. Şimdi bu kütüphanenin özelliklerini daha önce tanımlamış olduğum değişkenlere değer vererek anlatacağım. Karakök almakla başlayalım. Karakökün İngilizcesi olan square root'un kısaltılmış hali s, q, r, t yazıyoruz. Parantez açıyoruz ve hangi sayının karakökünün değerini vereceksek onu yazıyoruz. Ben buraya 16 diyorum. 16'nın karekökü 4. Buna noktalı virgülü koyup çalıştırdığımız zaman sonuç olarak bize 4'ü veriyor. Daha sonra power, yani bir sayının üstünü almak için buraya power'ın kısaltılmış power yazıyoruz. Ardından hangi sayı taban olacaksa tabanı yazıyoruz. Ardından üstte hangi sayı olacaksa onu yazıyoruz. Diyelim ki 3. 2 üzeri 3, sonucumuz 8 olacak. Burada a'yı b ile değiştiriyorum. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğümüz üzere çıktığımız 8. Sayıları yuvarlamaya gelelim. Eğer bir sayıyı yakın olduğu tarafa yuvarlayacaksa round yazıyoruz. Ardından hangi sayı yuvarlayacaksa 3.25'i yuvarlasın diyelim. Kaydediyoruz. Burada integer yaptık. Burayı lf'yi d yapalım. Burayı c diyelim. Kaydedelim. Çalıştıralım. 3.25'i 3'ü yuvarlaması gerekiyor. Çünkü 3.25 3'e daha yakın. Eğer 3.5'in üstünde bir sayı olsaydı 4'ü yuvarlayacaktı. Eğer sayıları bir üstüne yuvarlamak istiyorsak, yani değeri ne olursa olsun 3.01 de olsa 3.99 da olsa 4'ü yuvarlamak, yani bir üstüne yuvarlamak istiyorsak ceil, yani tavan manasına gelen ceil yazıyoruz. Değerimizi veriyoruz. 3.01 diyelim. Kaydedelim. Burada d diyelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 4 değerini verdi. Ya da tam tersi şekilde bir üstte değil de tabana yuvarlamasını istiyorsak floor yazıyoruz. Parantez açıyoruz ve hangi değeri yuvarlamasını istiyorsak 3.99 diyelim. Noktalı virgülü koyuyoruz. Printf'te değerini veriyoruz. Kaydedip çalıştıralım. 3.99 tavana yuvarladığı için 3 değerini aldık. Eğer bir değerin mutlak değerini almak istiyorsak fabs diyoruz. Parantez içinde negatif değerini veriyoruz. Eksi 254 diyelim. Tekrardan double'a geçtik. Burada long float manasında elif yazmayı unutmayın. F değişkenimizi istiyoruz. Noktalı virgül koyalım. Kaydedelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere absolute value'sunu, yani mutlak değerini aldı ve 254 yaptı. Logaritma kullanmak istiyorsak log diyoruz. Ardından hangi sayının logaritmasını almak istiyorsak onu yazalım. 5 diyelim. 5'in logaritmasını alsın. Kaydediyoruz. Burada değişkenimiz olarak g'yi belirtiyoruz. Çalıştırıyoruz. Ve 5'in logaritması olan 1.609.438 değerini verdi. Ardından trigonometrik değerler sinüs, kosinüs ve tanjant değerleri var. Bunların hepsine 45 diyelim. 45 ve 45. Noktada virgüllerini koyalım. Üçünü de aynı anda printletelim. H, I, C. Kaydettim, çalıştırdım. Burada radyan cinsinden değerlerini verdi. Matematik fonksiyonlarındaki temel fonksiyonlar bunlardı. Bu fonksiyonların türevleri de var. Diğer fonksiyonları internette C dilinde mat.h fonksiyonları diyerek aratabilirsiniz. Bir sonraki videoda şu ana kadar öğrendiklerimizi pekiştirmek için bir dairenin çevresini alan bir program yazacağız. Şimdi agalar, bir dairenin çevresini ve alanını hesaplamamız için bize pi gerektiği için öncelikle bir pi değeri tanımlıyorum. Ve bu pi değerinin değişmemesi için bunu constant olarak tanımlıyorum. Const double pi eşittir 3.14159 noktalı virgülümüzü koyduk. Ardından bir yarıçap tanımlıyorum ama buna bir değer vermiyorum. Çevresini hesaplaması için çevresini tanımlıyorum. Alanını hesaplaması için bir alan tanımlıyorum. Şimdi kullanıcıya yarıçapın kaç olduğunu sorsun. Printf ters slash n'le başlayalım, karışıklık olmasın. Dairenin yarıçapına giriniz. Noktalı virgülü koydum. Ardından scanf diyorum. Radius, yani yarıçapımız neydi? Double. Double algılaması için long float manasında lf diyorum. Ardından alcesini belirtmek için v işareti radius diyorum. Buna da noktalı virgülünü koyduk. Şimdi burada tanımladığımız circumference'e, yani çevreye bir değer veriyoruz. Circumference eşittir 2 çarpı pi çarpı çevre olarak radius. Ardından alana pi r kare olacak şekilde bir değer tanımlıyorum. Pi çarpı radius çarpı radius. Bundan noktalı virgülünü koyduk. Şimdi bunları printlemeye gelelim. Printf dairenin çevresi eşittir diyorum. Buraya %lf diyorum. Circumference diyorum.
Ardından alan için de aynısını yapıyorum. Printf, yine ters slash n'imizi koyduk. Dairenin alanı eşittir %elif. Ardından area'yı almak istiyoruz. Bunu da kaydediyorum. Şimdi çalıştıralım. Dairenin çevresinin ve alanının değerini aldık ve kodumuz burada bitti. Burada ne yaptık? Değer sabitleyici olarak bir değişkenimize constant verdik. Ardından scanf ile dairemizin yarıçapını aldık. Daha önce tanımladığımız circumference ve area, yani çevre ve alanın formüllerini girdik. Scanf'te verdiğimiz radius değerini yerine koydu ve en sonunda printf'te bu değerleri bize çıktı olarak verdi. Bir sonraki videoda yine öğrendiklerimizi pekiştirmek için matematik fonksiyonlarında kullandığımız hipotenüs bulma programı yapacağız. Şimdiye kadar matematik fonksiyonlarını kullanacağımız için ilk önce buraya bir mathaş kütüphanesini ekliyorum. Ardından double A, double B ve double C olacak şekilde üçgenin kenarlarını tanımlıyorum. Kullanıcıdan A kenarının uzunluğunu isteyelim. Ters slash n, A kenarını giriniz. Ardından scanf diyorum. Double alacağımız için %elif. Ardından adres belirtmek için V işareti A diyorum. Noktalı virgülü koyuyorum. Ardından aynısını B kenarı için de yapalım. B kenarını giriniz, B'ye alsın. Daha sonrasında C'ye bir değer veriyorum. Hipotenüsün formülü neydi? Kök içerisinde A ve B'nin karesinin toplamı bize C'yi veriyordu. Karekök almak için ne yapıyorduk? Karekökün İngilizcesi olan square root'un kısaltılmışı SQRT yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Ardından neydi? A'nın karesi artı B'nin karesi. Değerimizi verdikten sonra printf diyoruz. C kenarının uzunluğu eşittir. C'yi belirtmesi için %elif diyoruz ve buraya C'yi belirtiyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduk. Kaydedip çalıştıralım. A kenarını giriniz 3 diyorum. B kenarını giriniz 4 diyorum ve C kenarının uzunluğu 5. Buradaki fazla sıfırları istemiyorsak ne yapıyorduk? Burada nokta koyuyorduk. Ardından 2 diyorduk ki noktadan sonra 2 adet basamak göstersin. Tekrardan çalıştırıyorum. 3 diyorum, 4 diyorum ve C kenarının uzunluğu 5 diyor. Bir sonraki videoda C dilinde if else'i anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada daha önce belirlediğim bir durum var. Bir age değişkenimiz var. Kullanıcıya yaşını soruyor ve yaşını kullanıcıdan alıyor. Buradaki bilgileri kullanarak bir if else durumunu hazırlayalım. If ile başlayalım. If, yani eğer durumunu kullanmak için if yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Tırnaklı parantez açıyoruz ve bu şekilde if komut bloğunu hazırlamış oluyoruz. İlk yazdığımız normal parantezde durumumuzu yazıyoruz. Eğer bu durum doğruysa çalıştırmak istediğimiz kodu da bu tırnaklı parantezin arasına yazıyoruz. Mesela şöyle bir durumumuz olsun. Bir kursumuz olsun. Bu kursa 18 yaşından büyükler kaydolabiliyor sadece. Koşulu belirtmek için age diyorum. Büyüktür, eşittir diyorum 18. Yani age değeri 18'den büyükse veya eşitse kursa kaydolabilsin. Küçüktür de yapabiliriz. Eşittir de diyebiliriz. Büyük ya da eşit olmasını istiyoruz. Ardından tırnaklı parantezler arasına bu durum geçerliyse hangi komutun çalışmasını istediğimizi yazıyoruz. Printf kursa kayıt oldunuz. Noktalı virgülümüzü koyup kaydedelim. Eğer kullanıcı yaşını girdiği zaman 18'de veya 18'den büyükse kursa kayıt oldunuz diyecek. Çalıştıralım. Yaşınızı giriniz. 20 diyorum. Kursa kayıt olduğunuz zaman burada bir sıkıntı çıktı. Bunu i ile değiştiriyorum. Tekrar kaydediyorum. Kursa kayıt oldunuz dedi çünkü age değerimiz 18'den büyük. 18'in altında bir değer verelim. 14. Bu sefer direkt program kapandı. Çünkü eğer 18'den küçükse yapmasını gereken bir şey söylemedik. Bunun için de bir alt satıra iniyoruz. Else diyoruz. Else'e herhangi bir koşul koymuyoruz. Çünkü zaten else'in kullanım amacı buradaki koşul eğer yanlış çıktıysa buraya sadece tırnaklı parantez koyuyoruz. Ardından diyoruz ki printf kursa kayıt olmak için yaşınız yetmiyor. Noktalı virgülümüzü koyduk. Kaydettik. Çalıştıralım. Az önce 14 dediğimiz zaman da herhangi bir şey dememiştik. Yine 14 diyelim. Kursa kayıt olmak için yaşınız yetmiyor. Ardından bir else if koşulumuz var. Bu else if koşulu da buradaki koşul yanlış çıktığı zaman else'e geçiyordu ve bir koşul tanımlamıyorduk ya. Buradaki koşul yanlış çıktığı zaman tekrar bir koşul tanımlayarak else tanımlamak için kullanıyoruz. Agalar şu anda videoyu montajlıyorum ve burada ne demek istediğimi ben de anlamadım. Ama şunu demek istiyordum. Else if koşulunu if'imizdeki koşul yanlışsa bir sonraki kontrol etmek istediğimiz koşulu kullanmak için yapıyoruz. Umarım bu sefer anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir. Buraya gelelim. Else if diyelim. Parantezimizi koyalım. Diyelim ki burada yaşını sorduğu zaman sıfırdan küçük değer girenlere bir uyarı vermek istiyoruz. Buraya age küçüktür 0 diyorum. Ardından tırnaklı parantezimi koyup printf diyorum. Henüz doğmadığın için kayıt olamazsın. Noktalı virgül kaydedelim, çalıştıralım. Yaşınızı giriniz. Diyelim ki eksi 15. Henüz doğmadığın için kayıt olamazsın. Veya aynı şekilde bunu yine else if diyorum. Age eşittir. Eğer bir değerin eşit olduğunu söylemek istiyorsak iki tane eşittir koyuyoruz. 0 diyorum. Tırnaklı parantezimizi koyuyorum. Ardından diyorum ki printf daha yeni doğduğun için kayıt olamazsın. Noktalı virgülümüzü koyduk, çalıştırdık.
Yaşınızı giriniz 0. Gördüğünüz üzere daha yeni doğduğun için kayıt olamazsın mesajını aldık. Yani kısacası if kullanmak için if diyoruz, bir parantez koyup koşulumuzu yazıyoruz. Tırnaklı parantezin arasında da o koşul eğer doğruysa çalışmasını istediğimiz kodu yazıyoruz. Eğer herhangi bir koşulsuz direkt buradaki yanlışsa şu olsun diyorsak herhangi bir koşul koşmadan else deyip bir kod yazıyoruz. Ama eğer bu yanlışsa bir de şunu kontrol et demek istiyorsak else if deyip koşul koyup tekrardan bir kod yazdırıyoruz. Yani çalışma mantığı, kod burada geliyor, diyor ki eğer yaş 18'den büyük mü kontrol ediyor. Girdiğimiz değer 18'den büyükse bunu çalıştırıyor ve kodumuzu bitiriyor. Eğer yaş değerimiz 18'den büyük değilse bakıyor sıfırdan küçük mü? Eğer sıfırdan küçükse henüz doğmadığı için kayıt olamazsın diyor. Eğer sıfırdan da küçük değilse bu da yanlış. Buraya geliyor. Diyor ki sıfıra eşit mi? Sıfıra eşitse daha yeni doğduğun için kayıt olamazsın diyor. Eğer sıfır değilse bu sefer herhangi bir koşul olmaksızın direkt kursa kayıt olmak için yaşınız yetmiyor diyor. Bir sonraki videoda size switch durumunu anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar benim burada daha önce hazırladığım bir not yorumlama sistemi gibi bir kodumuz var. Grade isminde char bir değişkenimiz var. Kullanıcıdan notunu istiyor. Burada karışık bir şekilde if grade A ise mükemmel desin, grade B ise notun başarılı desin, C ise notun iyi desin, D ise en azından F değil desin, F ise başarısız oldun desin. Eğer A, B, C, D ya da F değilse de geçerli bir not giriniz desin şeklinde bir if else durumumuz var. Bunu bu kadar karışık yapmamak için switch durumumuz var. Switch case durumumuz var. Buradaki if else durumunu siliyorum ve buradaki senaryoyu switch case şeklinde hazırlayalım tekrardan. Buraya switch yazıp taba bastığımız zaman bize switch'i zaten açıklıyor. Switch yazıp parantez koyuyoruz ve parantezin içine hangi değişkeni kontrol etmek istiyorsak onu yazıyoruz. Biz grade'i istiyoruz. Ardından tırnaklı parantez koyuyoruz. Tırnaklı parantezin içine bir case yazıyoruz. Bu case'e hangi durumsa onu kontrol etmesi için yazıyoruz. Örneğin biz case'imiz eğer A ise diyoruz. Bir alt satıra geçip eğer grade'imiz A ise hangi kodu çalıştırmak istiyorsak onu yazıyoruz. Printf eğer not A ise mükemmel desin. Mükemmel diyoruz. Noktalı virgüle koyuyoruz. Ardından burada bir break'imiz var. Bu break'i fren gibi düşünün. Baktı case'imiz A, değerimiz A. Printf'i çalıştırdı, bir alt satıra geçti ve buradaki switch durumundan çıktı. Ama eğer tabi değerimiz A değilse bir sonraki case'de geçeceğiz. Tekrar case diyoruz. Bu sefer değerimiz B ise olacak. Tekrar iki noktamızı koyuyoruz. Alt satıra geçiyoruz. Printf notun başarılı diyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduk. Tekrardan break diyoruz. Çünkü eğer durum B ise buradaki printf'i çıkarttıktan sonra bu switch durumundan çıksın. Tekrar case diyoruz. C diyoruz. İki noktamızı koyduk. Printf notun iyi diyorum. Noktalı virgül. Break tekrardan. Ardından tekrar case diyorum. Eğer not D ise printf en azından F değil demesini istiyorum. Tekrar break'imizi koyduk. Case F diyoruz. Printf başarısız oldun diyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduk, tekrar break dedik. Ardından buradaki default'u da if else'deki koşulsuz else olarak düşünebilirsiniz. If'te ya da if else'de ne yapıyorduk? Bir koşul giriyorduk ve bu koşullar değilse, bu koşulların hiçbiri değilse koşulsuz olan en son tek başına duran else olsun diyorduk. Burada da default'u bu şekilde düşünebilirsiniz. Buraya printf diyorum. Geçerli bir not giriniz diyorum. Ardından noktalı virgülü koydum. Kaydettik, çalıştırdık. Notunuzu giriniz. A dedim, mükemmel dedi. C diyelim. Notun iyi dedi. Bu sefer de A, B, C, D, F değerleri dışında bir değer verelim. E diyelim, notumuz E olsun. Geçerli bir not giriniz dedi. Bu switch case durumunu bu tarz durumlarda sürekli if else işte grade'imiz A ise, B ise, C ise diye uğraşmak yerine direkt switch case A, case B, case C şekilde daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda sıcaklık birimi değiştirme programı hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle sıcaklık ve birim için bir değişken tanımlayalım. Sonrasında kullanıcıdan sıcaklık birimine girmesini isteyelim. Printf /n sıcaklık birimini giriniz. Parantez içinde Fahrenheit'ın F'si veya Celsius'un C'si. Noktalı virgülümüzü koyduk. Daha sonra kullanıcıdan bunun input'unu isteyelim. Scanf unit char biriminde olduğu için %C diyoruz. Ardından adresini belirtelim. V işareti ve unit noktalı virgülümüzü koyduk. Programımızı if else kullanarak yapalım. If unit yani birim C'ye eşitse printf Celsius cinsinden sıcaklığı giriniz. Ardından temp yani sıcaklık için bir input isteyelim. Ama burada şöyle bir hata yapmışız. Bu char değil float olacak. Bunu düzeltelim hemen. %F diyoruz. Ardından temperature'ı belirtiyoruz. Daha sonrasında temperature'ın değerini verelim. Celsius'tan Fahrenheit'e dönüştürmek için olan formül temp çarpı 9/5 ardından artı 32. Printf sıcaklık Fahrenheit cinsinden diyelim. Ardından temperature'ımızı tekrar belirtmemiz lazım. %F diyoruz ve sıcaklığı girdikten sonra virgülden sonra sadece bir basamak göstersin istediğim için .1 koyuyorum. Ardından temperature'ı burada belirtiyorum ve kaydediyorum. Else if ekleyelim. Bir de sadece else ekleyelim. Else if'in koşulu eğer unit eşittir P ise kodumuzsa bunun aynısını kopyalıyorum direkt. Ardından buradaki Celsius'ları Fahrenheit'a, Fahrenheit'ları da Celsius'a çeviriyorum. Ardından else'in içinde de geçersiz bir birim girildiyse bunu belirtmek istiyorum. Printf girdikleri unit'i belirtmek için %C diyorum.
geçerli bir birim değil diyorum. Ardından burada unit'i belirtiyorum. Şimdi kodumuzu bir kaydedip çalıştıralım. Sıcaklık birimini giriniz. F veya C. Derece cinsinden olsun. Celsius cinsinden sıcaklığı giriniz. 0 derece olsun. 0 derece 32 Fahrenheit. Bakalım doğru çevirecek mi? Gördüğünüz üzere sıcaklık Fahrenheit cinsinden 32. Şimdi aynısını Fahrenheit'tan Celsius için deneyelim. Sıcaklık birimimiz ev. Fahrenheit cinsinden sıcaklığı giriniz. Bu sefer 32 diyelim ki sıfıra dönüştürsün. Sıcaklık Celsius cinsinden 89.6. Neden? Çünkü kopyala yapıştır yaparken buradaki formülü değiştirmeyi unuttuk. Buradaki formülü düzeltelim hemen. 2 tane iç içe parantez açıyorum. İçerideki parantezin içine temperature eksi 32 diyorum. Parantezin dışına çıkıp çarpı 5 diyorum ve bunun hepsini 9'a bölüyorum. Şimdi kodumuz düzgün çalışması lazım. F diyorum, 32 diyorum ve sıcaklık Celsius cinsinden 0. Şimdi bu sefer else koşulumuzu denemek için yanlış bir değer girelim. Sıcaklık birimini giriniz. A diyeyim. A geçerli bir birim değil. Şimdi bu scanf'ler büyük küçük duyarlılığı olduğu için ben buraya küçük C veya küçük F girersem hata vermesi gerekecek. Bakalım sıcaklık birimi giriniz. Küçük C dedim. C geçerli bir birim değil dedi. Bunu düzeltmek için bir kütüphanemiz var. Include ctype.h diyoruz. Ve ardından bu kütüphaneye ekledikten sonra toUpper dediğimiz bir fonksiyon ekleniyor. Unit diyorum. Eşittir toUpper yani büyük harf için. Tekrardan parantez içinde unit diyorum. Ve noktalı virgülünü koyuyorum. Eğer biz buradayken büyük C veya büyük F için değil de küçük C veya küçük F için yapsaydık toUpper değil de toLower olarak bu fonksiyonu kullanabilirdik. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Sıcaklık birimini giriniz. C diyeyim. Gördüğünüz üzere bu sefer kabul etti. Tekrardan 0 diyeyim ve sıcaklık Fahrenheit cinsinden 32. Son olarak tekrardan Fahrenheit cinsinden de kontrol edelim. Küçük harfle F yazıyorum. 32 diyorum ve sıcaklık Celsius cinsinden 0. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bu videoda if else pekiştirmek için bir kod yazdık. Bir sonraki videoda switch case'i pekiştirmek için bir hesap makinesi programı yapacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle işimize yarayacak değişkenleri tanımlayalım. Hangi işlemi kullanmak istiyorsa bunu belirtmesi için bir operatör değişkeni tanımlıyorum. Ardından birinci sayıya girmesi için bir double tanımlıyorum. Num1 diyorum. Ve aynısını ikinci sayı için de yapıyorum. Daha sonrasında sonucu belirtmesi için result adında bir değişken tanımlıyorum. İşlemi bir karakterle belirteceği için char, sayılar ve sonuçlar da ondalıklı sayı çıkabileceği için double olarak tanımlıyorum. Şimdi kullanıcıya hangi işlemi yapacağını soralım. Printf hangi işlemi yapmak istiyorsun? Soru işareti diyelim. Ardından girebileceği işlemleri belirtelim. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Kullanıcıdan bunun inputunu isteyelim. Scanf operatör karakter olduğu için %C. Ardından operatörü belirtiyoruz. Ardından birinci sayıyı girmesini isteyelim. Birinci sayıyı giriniz. Scanf double bir değişkenimiz olduğu için %elif. Ardından num1 diyorum. Aynısını ikinci sayı için de yapıyorum. İkinci sayıyı giriniz num2. Şimdi switch case'imize başlayalım. Kontrol etmesini istediğimiz burada operatör. Eğer operatörümüz artıysa toplam işlemi yapsın. Result eşittir num1 artı num2 diyelim. Ardından printf /n'imizi koyduk. Sonuç eşittir. Result değişkeni double olduğu için %elif. Ardından burada result'ı belirtiyoruz tekrardan. Ve break'imiz burada hazır olarak var. Ardından bunu kopyalıyorum. Eksi ise çıkarsın. Çarpma ise çarpsın, bölme ise de bölsün diyoruz. Ve geçersiz bir işlem girdilerse default'un içine printf diyorum. Operatörü belirtmek için %c geçerli bir işlem değil. Ardından buradan operatör olarak belirtiyorum. Kaydediyorum ve çalıştıralım. Bir hata aldık. Buralara noktalı virgülünü koymamışız. Koyalım. Hatta buralara v işaretinde adresini de belirtmemişiz. Onları da yapalım. Kaydedelim, çalıştıralım. Hangi işlemi yapmak istiyorsanız toplama yapalım. İlk sayımız 25 olsun. İkinci sayımız 14 olsun. 39. Sonuçlarda virgülden sonra 2 basamak göstersen hemen hepsine nokta 2 ekliyorum. Bu sefer bir çıkarma işlemi yapalım. 47'den 15 çıkarsın. Bölme işlemi yapalım. 28'i 14'e bölsün. Çarpma işlemi yapalım. 32'yi 6 ile çarpsın. Ve son olarak da geçersiz bir değer girelim. Hangi işlemi yapmak istiyorsun? P işlemini yapmak istiyorum. Birinci sayıyı giriniz 15. İkinci sayıyı giriniz 25. P geçerli bir işlem değil. Tabi biz burada ilk önce inputları aldıktan sonra switch case girdiği için sayıları da sorduktan sonra P geçerli bir işlem değil diyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bu switch case'in tamamını bir if'in içine alıp if'te de operatör bu değerleri eşit mi diye kontrol ettirebiliriz. Operatör artıya, eksiye, yıldıza veya slash'a eşitse bu switch case çalışsın olarak, else bu uyarıyı versin olarak da yapabiliriz. Ama ben size daha mantık operatörlerini anlatmadığım için buna girmiyorum. Bu şekilde bırakalım. Bu şekilde bize şimdilik yeterli. Bir sonraki videoda sizlere mantık operatörlerinden V'yi anlatacağım. Ne kadar bu AND yani V operatörünü iki veya daha fazla koşulun aynı anda doğru olduğunu kontrol ederken kullanıyoruz. Bir örneklendirme yapalım. Bir sıcaklık değerimiz olsun ve bu değerimiz 25 derece olsun. Ve bir if durumumuz olsun. Sıcaklığımız sıfırdan büyük veya eşitse bize havanın iyi olduğunu söylesin. Printf hava gayet
iyi desin. Eğer sıcaklığım sıfırdan küçükse printf hava kötü durumda desin. Şimdi bir çalıştıralım. Hava gayet iyi diyor. Şimdi buna V operatörümüzü ekleyelim. Buraya 2 adet V işareti koyuyoruz. Ardından bir sonraki koşulumuzu giriyoruz. Temperature küçük veya eşittir 30 olsun. Yani sıcaklık 0 ve 30 derece arasındaysa bu koşulumuz çalışacak. Şimdi sıcaklığımız bizim 25 derece. Çalıştıralım. Hava gayet iyi dedi. Eğer sıcaklığımızı burada 35 yaparsak hava kötü durumda uyarısını verdi. 35'i tekrardan 25'e çevirelim. Ardından bir koşul daha ekleyelim ve bu koşul içinde boolean değerinde sunny isimli bir değişken ekleyelim. Sunny false olsun. Güneşli olup olmadığını kontrol etsin. Ve hatırlarsanız bu boolean'ı kullanmak için std_bool.h kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Buraya tekrardan bir v ekliyorum. Ardından sunny eşittir true diyorum. Yani sıcaklık sıfırdan büyük veya eşitse, 30'a eşit ya da küçükse ve sunny true'ysa, bu sunny'nin true olduğunu göstermek için buraya true yerine 1 de yazabiliriz veyahut da direkt olarak sunny de yazabilir. Çünkü bir boolean değişkeni direkt girdiğimizde o true'ysa olarak algılar. Şimdi bunu tekrardan çalıştıralım. Hava kötü durumda dedi. Çünkü sunny'miz false. Bunu eğer true yaparsak tekrardan çalıştıralım. Hava gayet iyi dedi. Havamız güneşli olsun ama eksi 21 derece olsun. Tekrardan kaydedelim, çalıştıralım ve hava kötü durumda mesajını aldık. Yani kısacası bir if durumunda koşulları yazarken aynı anda doğru olmasını istediğimiz koşullar için araya v işaretini koyuyoruz. Bu ilk yaptığımız gibi sadece iki değer içinde olabilir veyahut da istediğimiz kadar değeri buraya girebiliriz. Ben buraya tekrar v deyip başka bir koşul da ekleyebilirim. Tekrar v deyip başka bir koşul da ekleyebilirim. Ama şimdilik girdiğimiz değerler bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda sizlere veya operatörünü anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu or operatörünü koşullardan sadece birinin doğru olmasının yeterli olduğu durumlarda kullanıyoruz. Örneğin burada demişiz ki temperature yani sıcaklık sıfırdan küçükse hava kötü durumda desin, 30'dan fazlaysa yine kötü durumda desin, geri kalanı da iyi desin. Şimdi çalıştıralım. 25 olduğu için sıfırdan küçük değil, 30'dan büyük değil, o yüzden iyi dedi. Eksi 25 diyelim, yine çalıştıralım. Hava kötü durumda. 35 diyelim, yine çalıştıralım. Ve hava kötü durumda. Bu kodda bunun için bu şekilde iki ayrı else if'le uğraşmak yerine bunu alıp buraya yerleştiriyorum. Ardından aralarına or operatörünü koyuyorum. Or operatöründe alt gr ile küçüktür büyüktür işaretini aynı anda iki kere basıyoruz ve iki tane düz çizgiyi koyuyoruz. Bu şekilde or operatörünü yerleştirmiş oluyoruz. Or operatöründe bu iki değerden birinin doğru olması yeterli. Mesela diyelim ki havamız eksi 25 derece olsun. Kaydedelim, çalıştıralım. Hava kötü durumda dedi. Eksi 25 sıfırdan küçük ama 30'dan büyük değil. Yani ilk koşulumuz doğru, ikinci koşulumuz yanlış. Or operatöründe sadece koşullardan birinin doğru olması yetiyor. Buraya 35 diyelim, çalıştıralım. Yine hava kötü durumda dedi. Bu sefer de bu koşulumuz doğru, bu koşulumuz yanlış. Ve son olarak ikisinin arasındaki 25 değerini verip çalıştıralım. Hava gayet iyi dedi. İki koşulumuz da yanlış olduğu için else durumuna geldi ve hava gayet iyi olduğunu belirtti. Yine or operatöründe de and'deki gibi istediğimiz kadar koşul koşabiliriz. Mesela burada da diyelim ki temperature. Şimdi burada da diyelim ki temperature 15'ten küçükse temp küçüktür eşittir 15 diyelim. Ardından buraya 12 diyelim. Şimdi sıfırdan küçük mü? Değil. Bu koşulumuz yanlış. 30'dan büyük mü? Değil. Bu koşulumuz yanlış. 15'ten küçük mü? Evet, bu koşulumuz doğru. Çalıştırdığımız zaman hava kötü durumda uyarısını bize verecek. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda not yani değil operatörünü anlatacağım. Şimdiye kadar boolean sunny isimli bir değişken tanımladım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Boolean'ı kullanmak için std_bool kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Şimdi burada bir if else durumu hazırladım. Sunny eşittir true ise hava güneşliği printlesin bize. Eğer değilse hava bulutluyu printlesin. Bunu bir kaydedip çalıştıralım. Hava güneşliği bize printledi. Şimdi bu true'yu başka nasıl kullanabiliyorduk? Buraya 1 diyebiliyorduk veyahut da direkt sunny diyebiliyorduk. Tekrardan bunu çalıştıralım. Hava güneşli dedi. Bunu false yapalım. Tekrar çalıştıralım. Hava bulutlu dedi. Şimdi bunu tekrar true'ya getiriyorum ve not operatörünü anlatmaya başlıyorum. İlk önce if'imizi hava güneşliden bulutluya çevirelim. Ardından else'imizi bulutludan güneşliye çevirelim. Şimdi biz koşulumuzda sunny'nin false ya da true olduğunu belirtmeden sadece sunny yazdığımız zaman koşul sunny eğer true ise çalışacağım diyor. True değilse else'e geçeceğim diyor. Biz eğer bunu bu şekilde yazıp ama true değil de false almasını istiyorsak not yani değil operatörümüzü kullanarak başına ünlem koyuyoruz. Bunu yaptığımız zaman if yani eğer sunny false'sa bize bunu printlesin. Eğer true ise bunu printlesin oluyor. Çalıştıralım. Hava güneşli dedi. Neden? Sunny'miz true. Koşulumuzda sunny eğer false'sa bize hava bulutlu desin. Eğer bu koşulumuz yanlışsa else'e geçsin. Şimdi sunny'yi false yapıyorum. Kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Ve hava bulutlu dedi. Yani not operatörümüz bu kadar basit. Tersine çevirmek istediğimiz koşulumuzun başına ünlem koyuyoruz ve not operatörünü kullanmış oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda kendi fonksiyonumuzu yazmayı öğreteceğim.
Şimdi arkadaşlar C dilinde kütüphanelerde bulunan veya kendi yazdığımız fonksiyonları buradaki int main'imizin içinde çağırıyoruz. Yani örneğin buraya printf yazdığımızda veyahut da scanf yazdığımızda bunlar çağrılıyor ve main'in içinde çalışıyor. Gelelim kendi fonksiyonumuzu yazmaya. Örnek olarak printf'lerle benim adım Cafer, boyum 1.10, kilom 25, gözlerim rengini bilmiyorum mesajını 4 kere yazdırmak istiyoruz. Ardından bu mesajların 2 kere daha çıkmasını istiyoruz. Hemen bunları da yazalım. Tabi güzel gözükmesi için sonlarına /n koyalım. Tekrar kaydedip çalıştıralım. Benim adım Cafer, boyum 1.10, kilom 25, gözlerimin rengini bilmiyorum ve bunu 3 kere çıkarttı. Bu kodu bu şekilde de yapabiliriz ama burada bu şekilde bir kalabalık yapmak yerine kendimiz bir fonksiyon hazırlayıp içinde sadece bunun bir kere yazdığı, ardından bu fonksiyonu 3 kere çağırabiliriz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bu int main'in dışına çıkıyoruz. Üstünde herhangi bir yere geliyoruz. Main'deki gibi sonunda return kullanmadığımız tüm fonksiyonlara void ile başlıyoruz. Void Cafer diyelim. Ardından parantez açıyoruz. Tırnaklı parantez açıyoruz ve içine kodumuzu yazıyoruz. Yapıştıralım. Sonundaki /n'e koyalım. Ardından bunu silebiliriz. Void dedik. Ardından fonksiyonumuzun ismini verip parantez açtık. Parantezden sonra tırnaklı parantez açıp fonksiyonumuzun içinde olmasını istediğimiz kodları yazdık. Yapmamız gereken tek bir şey kaldı. O da fonksiyonumuzu main'imizin içinde çağırmak. Onu da fonksiyonumuzun adını yazıp parantez açıp 2 nokta koyarak yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman hemen kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere benim adım Cafer, boyum 1.10, kilom 25 ve gözlerimin rengini bilmiyorum sadece bir kere printledi. Bu fonksiyonumuzu ardından kaç kere yazarsak, kaç kere çağırırsak kodumuzu çalıştırdığımız zaman o kadar çalışacak. Bunun bize faydası buradaki kodları main'in içinde 4 kere 5 kere artık kaç kere yazdırmak istiyorsak yazıp kod kalabalığı yapmak yerine kendi fonksiyonumuzun içinde onu bir kere yazıyoruz. Ardından main'de kaç kere yazmak istiyorsak o kadar sadece fonksiyonumuzun ismini yazarak çağırıyoruz. Bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Sonraki videoda argüman kullanarak bir fonksiyon yazmayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda anlattığım gibi bir fonksiyon oluşturdum. Ve bu fonksiyon iyi ki doğdun x, y yaşına girdin mesajını printliyor. Şimdi bu fonksiyonda x yerine ismi verecek, y yerine de yaşını verecek 2 adet değişken oluşturalım. Değişkenlerimi main'in içine yapıyorum ve karakter dizisi olarak bir adet name oluşturuyorum. Değerine Alper diyelim. Ardından yaş içinde integer bir age değişkeni tanımlıyorum. Onun da değeri 20 olsun. Şimdi bu değişkenleri fonksiyonumuzda çıktılara ekleyelim. Name için %s diyorum. Buraya name diyorum. Ardından y için de %d diyorum ve sonuna virgül age ekliyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımızda bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bir hata aldık. Bu hatanın sebebi fonksiyonlar birbirinin içini göremiyor. Yani buradaki birthday fonksiyonu main'in içindeki değişkenleri okuyamıyor. Burada da işin içine argümanlar ve parametreler giriyor. Yazdığımız bir fonksiyonu çağırırken ne yapıyorduk? Fonksiyonun ismini yazıyorduk ve 2 parantez açıyorduk ve noktalı virgül koyuyorduk. Argümanları bu parantezin içine yazıyoruz. Neleri kullanacağız? Name kullanacağız. Buraya name diyoruz. Ardından virgül koyuyoruz. Her argümanı aralarına virgül koyarak ayırıyoruz. Ardından age'i belirtiyorum. Bunu bu şekilde çalıştırsam yine çalışmayacak çünkü parametresini eklememiz lazım. Parametreleri de fonksiyonumuzu oluştururken açtığımız parantezin içine yazıyoruz. Fonksiyonumuzu çağırırken fonksiyon hangi değişkenlere ihtiyacı varsa onu belirtiyoruz. Buraya yine name ve age'i yazıyoruz. Argümanlardan tek farkı parametrelerde değişkenlerin başına türünü yazmamız gerekiyor. Name'in başına char yazıyorum. Ardından name karakter dizisi olduğu için kapalı parantezini koyuyorum. Ardından age'in başına da int yazıyorum. Şimdi çalıştıralım. Kod düzgün bir şekilde çalıştı. İyi ki doğdun Alper. 20 yaşına girdin mesajını bize verdi. Ekstra olarak şöyle bir şey var. Parametreleri yazarken buradaki parametrelerle main'imizin içindeki değişkenlerin isminin aynı olmasına gerek yok. Buradaki parametreler sadece fonksiyonumuzun içindeki kodlar için geçerli. Parametreleri yazdıktan sonra parametreler aynı veri türüne sahip başka bir değişken girersek de olur. Örneğin buradaki name'i değiştirip x yaparsam, age'i değiştirip y yaparsam ve fonksiyonun içindeki name ve age'i de bunlara göre değiştirirsem kodumuz yine düzgün bir şekilde çalışacaktır. Burada çarımız x, intimiz ama main'in içinde çarımız name, intimiz age. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde çalıştı. Bunun mantığı bir parametre veriyoruz. Bu fonksiyonumuza şu lazım demek istiyoruz. Bu x ve y'yi sadece fonksiyonumuzun içinde gerekli yerlere koyuyoruz. Fonksiyonumuzu çağırırken main'in içinde olan değişkenlerle bunu sağlayabiliriz. Veya yine bu fonksiyonu çağırıp herhangi bir değişken tanımlı olmadan sadece karakter dizisi ve tam sayı olacak şekilde kendimiz de yazı yazabiliriz. Örneğin karakter dizisi olarak tırnak açıyorum ve isim yazıyorum. Ardından virgülümü koyup tam sayı olarak bir yaş giriyorum. Noktalı virgülünü koydum. Kaydedelim, çalıştıralım. İyi ki doğdun Alper, 20 yaşına girdin. İyi ki doğdun Sude, 21 yaşına girdin. Yani kısacası bir fonksiyon oluştururken fonksiyon içindeki kodlarda bazı değişkenler tanımlayacaksak fonksiyonumuzun yanındaki paranteze bu değişkenleri tanımlıyoruz. Ardından o değişkenlerle fonksiyonumuzu hazırlıyoruz. Bundan fonksiyonumuzu çağırırken de isterseniz buradaki parametrelerle aynı isimde bir değişken hazırlayıp onu argüman olarak yazabilirsiniz. Veya buradaki gibi x, y olarak bir değişken tanımlayıp argüman olarak main'de başka bir isimdeki değişkeni kullanabilirsiniz. Veyahut da argüman olarak hiçbir değişken kullanmayıp kendiniz bu şekilde parametrelerin veri türüne göre kendi argümanlarınızı yazabilirsiniz. Agalar bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda return statements'ı anlatacağım.
Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir adet square isimli bir fonksiyonum var. Ve bu fonksiyonda double türünde x parametresi var. Fonksiyonda yapmasını istediğim şey bir result değişkenim olsun ve bu result'un içinde girdiğimiz x değerinin karesini versin. Hazırlayalım hemen. Double result eşittir x çarpı x. Ardından return'u burada kullanıyoruz. Şimdi bu return'u bizim fonksiyonumuza geri döndürmesini istediğimiz kısımda kullanıyoruz. Return diyorum. Ardından biz neyin geri dönmesini istiyoruz? Neyi bize vermesini istiyoruz? Result'ı vermesini istiyoruz. Result diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Ardından fonksiyonlar videosunda dediğim gibi içinde return kullandığımız fonksiyonlarda void kullanmıyoruz. Result bize bir double değişken vereceği için buraya double diyorum. Eğer result'un vereceği sonuç integer olsaydı, tam sayı olsaydı int diyecektim. Veyahut da tek bir harf olsaydı char diyecektim. Mantığını anlamışsınızdır umarım. Şimdi buraya gelelim hemen. Square fonksiyonumuzu çağırıp 3.1'in karesini isteyelim. Ardından bunu printletelim. Printf double olduğu için %elif virgül a diyorum. Kaydedelim, çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bize 3.1'in karesinin değerini verdi. Ve return'u bu tarz fonksiyonlarda daha kısa da kullanabiliriz. Buradaki x çarpı x'i alıyorum ve direkt bu değişkeni siliyorum. Buradaki return result'ta da x çarpı x ile değiştiriyorum. Return x çarpı x yazdığımız zaman fonksiyon bize x çarpı x yani x'in karesini bize geri döndürecek. Bunu bu şekilde yazıp kaydettikten sonra yine çalıştırdığım zaman yine aynı sonucu alıyorum. Çünkü fonksiyon da bize x çarpı x'i geri döndürüyor ve biz burada fonksiyonu çağırıyoruz. 3 çarpı 1'i 3 çarpı 1 ile çarpıp bize bunu geri döndürüyor ve biz de bunu printlettiğimiz zaman sonucu alıyoruz. Ve dikkatinizi çektiyse normal main fonksiyonumuzun içinde de return var. Bize 0 geri döndürüyor. Bu 0'ı döndürmesinin mantığını ilk videoda anlatmıştım. Ve 0 da tam sayı olduğu için main'de int kullanıyoruz. Bu da böyle küçük bir ayrıntıydı. Bir sonraki videoda sizlere ternary operator yani koşul operatörünü anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu ternary operator bir değeri döndürürken if else yerine kullanacağımız kısa yolun adı. Ve bunu yaparken ilk önce bir koşul yazıyoruz. Ardından soru işareti koyuyoruz. Eğer bu koşul doğruysa bize döndüreceği değeri yazıyoruz. 2 nokta koyuyoruz. Eğer bu koşul yanlışsa bize döndüreceği değeri yazıyoruz. Hemen bir örneklendirme yapalım. İki sayı arasında büyük ve küçüğü bulacak ve onu printletecek bir kod yazalım. Integer max eşittir. Birazdan oluşturacağımız bir fonksiyon var. Adına findmax diyeceğiz. Findmax parantez 3 ve 4 diyelim. 3 ve 4 arasındaki büyük ve küçüğü bulsun. Ardından printf integer printleteceğimiz için %d ardından max diyorum. Fonksiyonumuzu hazırlayalım hemen. Integer bir değer olacağı için int findmax ardından iki parametreye ihtiyacımız var. Integer x, integer y. Şimdi koşul operatöründen gelmeden önce if else'de bunu bir hazırlayalım. If x büyüktür y, return x diyorum. Ardından else, return y. Burada noktalı virgülü unutmuşuz koyalım. Ardından kaydedelim, bu kodu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 4 değerini aldık. Burayı 5 ile değiştirelim. Tekrardan kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 5 dedi. Kodumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi koşul operatörünü buradaki if else yerine kullanalım. Fonksiyon içine bir return yazıyorum. Ardından koşulumu yazıyorum. X büyüktür y. Soru işareti koyuyorum. Diyorum ki eğer x büyüktür y doğruysa bize x'i getirsin. Eğer yanlış sayı belirtmek için 2 nokta koyup y diyorum bize y'yi döndürsün. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından burayı tamamen silebiliriz. Şimdi tekrardan kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 5. Buradaki 5'i tekrardan düşürelim. 4 büyük rakam olsun. Gördüğünüz üzere bu sefer de 4'ü geri döndürdü. Ternary operator bu kadar basit. Bu tarz kodların çalışacağı bir fonksiyon yazdığımız zaman if else ile uzun uzun uğraşmak yerine buradaki formülü kullanarak daha kısa bir şekilde halledebiliriz. Formülümüz neydi? İlk önce parantez içinde koşulumuzu yazıyoruz. Soru işareti koyuyoruz. Buradaki koşul doğruysa bize döndüreceği değeri yazıyoruz. Ardından 2 nokta koyup eğer buradaki koşul yanlışsa bize döndüreceği değeri yazıyoruz. Ve noktalı virgülümüzü koyup bitiriyoruz. Bir sonraki videoda fonksiyon prototiplerini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle fonksiyon prototipi nedir bunu anlatmak istiyorum. Fonksiyon prototipi fonksiyonun body part'ını yazmadan main'den önce tanımlamaya deniyor. Body part dediğimizde bu işaretlediğim kısım ve fonksiyon prototipini kullandığımızda bir fonksiyonu çağırdığımız zaman doğru argümanları girmemizi sağlıyor. Fonksiyon prototipi kullandığımız zamanlarda eğer argümanı doğru yazmadıysak, doğru sayıda argümanı vermediysek kod bize hata verecek ve bazı önemli notlardan bahsetmek istiyorum. C değerleyicilerin birçoğu parametreleri kontrol etmiyor. Yani eğer bir fonksiyon prototipi tanımlamadıysak fonksiyonu normal bir şekilde kullanırsak hata vermiyor ama bir uyarı veriyor. Uyarı verdikten sonra kodu çalıştırıyor. Fakat çalıştırdığı kodlarda beklenmedik davranışlar neden oluyor. Biz bu fonksiyon prototipini kullandığımız zaman eğer argümanlar eksikse derleyici bize bir hata verecek. Şimdi başlayalım. Şu ana kadar anlattığım videolarda bir fonksiyon tanımlarken ne yapıyorduk? Main'den öncesine bir fonksiyon tanımladığımız zaman void diyorduk veya bize ne geri döndürecekse onunla ilgili değişkeni yazıyorduk. Ardından fonksiyonun ismini, parantez içine gerekli parametreleri, ardından tırnak koyup kodumuzu yazıyorduk. Şimdi bu sefer fonksiyonumuzu main'den öncesine değil de sonrasına yazalım. Burada daha önce hazırladığım kodu direkt alıyorum ve main'in altına yazıyorum. Ardından main'de bu fonksiyonumuzu çağıralım. Tabi önce değişkenleri girmemiz lazım. Karakter dizisine ihtiyacımız var. Char, name, Alper diyelim. Ardından integer bir değişkene ihtiyacımız var. Int age diyorum.
20 diyorum, noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi fonksiyon prototipi tanımlamadan eksik argümanla fonksiyonumuzu çağıralım. Fonksiyonumun adını yazıyorum. Şimdi bize ne lazım? Bir adet karakter dizisi, bir adet de integer. Ben buraya sadece karakter dizisini tanımlıyorum. Char name diyorum, noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi kodu kaydedip çalıştıralım. Buradaki yaşındasını düzeltiyorum çünkü Türkçe karakterlerde hata çıkabiliyor. Yaşındasın yapıyorum. Ardından kaydedip kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bize bir warning, yani bir uyarı verdi. Ancak kodu çalıştırdı. Merhaba Alper, 11.342.768 yaşındasın dedi. Kodu tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz üzere yine uyarıyı verdi. Bu sefer farklı bir sayı yaz. Her seferinde farklı bir sayı verecek. Bunun önüne geçmek için biz fonksiyon prototipini kullanıyoruz. Fonksiyon prototipini de main fonksiyonumuzdan önce tanımlıyoruz. Üste geliyorum, normal fonksiyon tanımlar gibi. Void diyorum. Fonksiyonumun adını yazıyorum. Ardından parantez açıyorum. Parantezin içine ne tür değişkenler istediğimizi yazıyorum. Bir adet karakter dizisine ihtiyacımız var. Char yazıp kapalı parantez koyuyorum. Bir adet de integer'e ihtiyacımız var. Virgül koyup int yazıyorum. Ardından noktalı virgülü koyuyorum. Bu gördüğünüz üzere bizim fonksiyon prototipimiz oluyor. Şimdi kodumuzu tekrar bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bu sefer bize bir warning, yani bir uyarı değil, error, yani bir hata verdi. Biz burada fonksiyonumuzun çalışması için gereken değişkenleri tanımladık. Bize bir karakter dizisi, bir de integer lazım. Ancak biz burada fonksiyonu çağırırken sadece karakter dizisini çağırdık. Şimdi burada integer'ı da tanımlıyorum. Bizim integer değişkenimiz neydi? H. Yazıyorum. Kaydedelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere merhaba Alper, 20 yaşındasın. Kodumuz sorunsuz bir şekilde çalıştı. Yani kısacası fonksiyon prototipini kullanırken normalde main'den önce kullandığımız fonksiyonu main'in altına yazıyoruz. Ardından main'in öncesinde tekrar bir fonksiyon oluşturur gibi void yazıp fonksiyonumuzun adını yazıyoruz. Ardından parantez içerisinde hangi değişkenler lazımsa bunu belirtiyoruz. Bir sonraki videoda sizlere string fonksiyonlarını anlatacağım. Agalar, şimdi bazı string fonksiyonlarına bakacağız ama öncelikle bu fonksiyonları kullanmadan önce string.h kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Hashtag include küçüktür büyüktür işareti arasında string h, bunu nasıl ekleyeceğimizi zaten anlatmıştım. Hatta bu kütüphaneyi daha önce başka bir videoda kullanmıştık. Şimdi burada iki adet karakter dizisi tanımladım. Birisi isim, birisi kullanıcı ismi. Sırayla buradaki string fonksiyonlarını tek tek deneyelim. İlk string fonksiyonumuz string lover anlamına gelen strlwr. Bu fonksiyonu kullandığımız zaman karakter dizimizdeki yazının tüm karakterlerini küçük harfe döndürecek. Şimdi bizim string birimimiz ne? Alper, A'sı büyük. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere A'yı küçülttü. Buradaki tüm harfler büyük olsaydı hepsini küçültecekti. Bir sonraki fonksiyonumuzda string upper anlamına gelen strupr. Bu fonksiyonda da stringimizdeki bütün harfleri büyük harfe dönüştürüyor. Yine kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bu sefer hepsini büyük harflerle yazdı. Bir sonraki fonksiyonumuz string concatenation anlamına gelen strcat. Bu fonksiyonda parantezin içine iki farklı string yazıyoruz virgülle ayırarak ve ilk yazdığımız stringin sonuna ikinci yazdığımız string'e ekliyor. Tekrar kaydedip çalıştıralım. Bu Alper'in sonuna bu zaafı eklemesi lazım. Gördüğünüz üzere Alper zaaf olarak birleştirdi. Bir sonraki fonksiyonumuzda yine aynı görevi yapıyor. Sadece str ve cat arasında n var. Bu fonksiyonda ikinci string'e eklerken belirttiğimiz sayıdaki karakterini ekliyor. Biz burada ne demişiz? String 1, string 2, 1. Yani string 1'in sonuna string 2'den bir tane karakterini, ilk karakterini ekleyecek. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz üzere Alper X'i bize geri döndürdü. Bir sonraki fonksiyonumuz string copy anlamına gelen strcpy. Bunda da yine parantezin içinde iki adet stringimizi yazıyoruz ve ikinci stringi birinci stringimizin yerine kopyalıyor. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere string 1'i printlettik. Ancak bize ikinci stringimizi verdi. Sonraki fonksiyonumuzda yine bir önceki fonksiyonla aynı. Yine arada sadece n var. Parantez içine stringlerimizi yazıyoruz ve stringleri belirttikten sonra bir sayı yazıyoruz. Burada belirttiğimiz sayı kadar stringi bizim karakterimizi kopyalıyor. Tekrardan kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere buradaki ilk iki harfi buradaki ilk iki harfi değiştirdi ve geri kalanını aynı yazdı. Buraya 3 deyip yazıp kaydetseydim bu sefer gördüğünüz üzere ilk 3 harfi alıp son 2 harfi kaldı. Bir sonraki fonksiyonumuz string set anlamına gelen str set. Parantez içinde hangi stringi kullanmasını istiyorsak onu yazıyoruz. O stringin karakterlerini hangi karakterle değiştirmesini istediğimizi yazıyoruz. Ben buraya ünlem koydum. Şimdi kaydedip çalıştırdığım zaman string 1 içerisindeki tüm karakterleri gördüğünüz üzere ünlemle değiştirdi. Buraya başka bir karakter yazdığınız zaman o karakterle değiştirecek. Bir sonraki fonksiyonumuz yine string set. Bir önceki fonksiyonumuzda aynı, sadece aralarında n var. Yine diğer n'lerle aynı mantıkta yazdığımız n değeri kadar bizim stringimizde değişiklik yapıyor. Tekrar kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere burada x'te değiştirsin dedik ve ilk harfini değiştirsin dedik. İlk harfi x'te değiştirdi. Geri kalan hepsi normal bir şekilde yazıyor. Bir sonraki fonksiyonumuzda string reverse manasına gelen strr. Bu fonksiyon bizim stringimizi tersine çeviriyor. Yani Alper yazdıysak rep'le yapıyor. Buraya başka bir şey yazarsak onu yapıyor. Kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere terse çevirdi. Şimdi gelelim sayısal değerli string fonksiyonlarımıza. Burada bir integer result değişkeni tanımladım. Ve değer olarak da string uzunluğunun İngilizcesi string length'in kısaltılması olan strlen'i yazdım. Ardından parantez içinde stringimizi yazdık. Buradaki string birimini result diye değiştirelim. Ardından bunu da d yapalım. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere 5 değerini verdi. Çünkü string birimimiz 5 karakter uzunluğunda. Bir sonraki fonksiyonumuz stringleri karşılaştırmak için, yani string compare'ın kısaltılmışı strcmp. 2 adet stringimizi buraya giriyoruz. Ardından bu stringlerin
stringlerin karakterleri birbiriyle aynı mı, bunu bize döndürüyor. Bunu da kontrol etmek için hemen buradaki if else'imizi de yorum satırından çıkaralım. Şimdilik bunu yorum satırına alabiliriz. Şimdi bizim ilk stringimiz Alper, ikincisi Zauf. Aynı değil. Bu eşit olduğu zaman bize 0, eşit olmadığı zaman farklı bir değer döndürüyor. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz üzere stringler birbirinden farklı mesajını bize yazdırdı. Şimdi stringlerimiz aynı olsaydı diye bakalım. Zaaf Alper diye dönüştürüyorum, kaydedip çalıştırıyorum ve gördüğünüz üzere stringler birbiriyle aynı mesajını bize verdi. Bir sonraki fonksiyonumuzda yine aynı, sadece arada n var. Bu da diğer n'lerle yine aynı mantıkta en sayıda karakteri karşılaştırıyor. Yani burada Alper değil de Ahmet olsa ilk harfleri aynı. Biz sadece bir karaktere baksın dedik, ilk karaktere baksın dedik. Kaydedip çalıştıralım. Stringler birbiriyle aynı mesajını verdi. Mesela burada 2 deseydik A'lar aynı ama ikinci harfler farklı. Bu sefer bize stringler birbirinden farklı mesajını verecek. Gördüğünüz üzere. Sonraki iki fonksiyonumuzda bir önceki iki fonksiyonla aynı işlevi yapıyor. Buradaki fonksiyon bununla aynı işlevi yapıyor. Buradaki fonksiyon da bununla aynı işlevi yapıyor. Aralarındaki tek fark stringleri karşılaştırırken büyük harf küçük harf duyarlılığına bakmıyor. Direkt olarak harfler aynı mı diye bakıyor. Bunları kullandığınız zaman eğer harflerin büyüklüğü farklıysa hata verecektir. Ancak bunu kullandığınız zaman herhangi bir hata vermeyecektir. Bir sonraki videoda for döngüsünü anlatacağım. Şimdiye kadar for döngüsü bir parça kodun belirlenen limitte tekrar etmesine yarıyor. For döngüsü oluşturmak için ilk önce for yazıyoruz. Ardından parantez açıyoruz. Bu parantezin içine 3 adet durum yazacağız. İlk yapacağımız iş bir değişken tanımlamak. Ben buraya bir tam sayı olması için integer tanımlıyorum. Bu artık yazılım kültüründe mi diyelim, geleneğinde mi diyelim, indeksin kısaltımı i kullanılıyor. Ardından i'ye bir değerini veriyorum ve noktalı virgül koyuyorum. Ardından ikinci durumumuza geçiyoruz. Bu ikinci durumda da limitimizi belirleyeceğiz. Diyelim ki döngünün i 10 olana kadar devam etmesini istiyoruz. Hemen yazalım. I küçük eşittir 10 diyorum. Tekrar bir noktalı virgül koyuyorum. Ardından son olarak üçüncü durum olarak da i'nin nasıl bir işleme gireceğini belirteceğiz. I artı diyerek i'yi tek tek de arttırabiliriz. I artı eşittir 2 diyerek 2 de arttırabiliriz. Ama kısacası bu şekilde ilk önce bir değer tanımlıyoruz. Ardından bu değer nereye kadar gidecek onu belirtiyoruz. Ardından son olarak da bu değer nasıl işlem görecek onu yazıyoruz. Bu üç durumu yazdıktan sonra bir tırnaklı parantez açıyoruz. Bu döngü süresinde hangi kod çalışmasını istiyorsak onu belirtiyoruz. Diyelim ki biz deneme yazdırmak istiyoruz. Printf deneme, sonuna ters slash n koyalım. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Gördüğünüz üzere burada 10 adet deneme yazdırdı. Burada deneme yerine sayı da yazdırabiliriz. Hemen buraya %d diyelim. Ardından i'yi yazdıracağımızı belirtelim. Tekrardan kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak 1'den 10'a kadar yazdırdı. Buradaki 10 değerini 100 de yapabiliriz. İstediğimiz sayıda yapabiliriz. Veyahut da buradaki değeri 10 yapıp ardından i 0 olana kadar bu döngü devam etsin diyebiliriz. Buradaki i artı i eksi olarak değiştiriyorum. Tekrar kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere bu sefer de 10'dan geriye gitti. 2 azalmasını istiyorsak i eksi eşittir 2 deriz. Tekrardan kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere 18 6 olarak geri gitti. Dediğim gibi burada her işlemi yapabiliriz. Örneğin diyelim ki onu 2'ye bölerek gitsin. Böyle eşittir 2 diyorum. Ancak şöyle bir durum var. Mesela biz çıkartma yaptığımız zaman 0'a geldikten sonra çıkarttığı zaman 0'dan küçük olacak. O yüzden işlemi burada durduruyordu. Ama 2'ye böl dediğimiz zaman 0'ı 2'ye böldükçe sürekli 0 olacak. 0 olacak. Bu burada bir infinite loop'a girecek. Bunu göstermek için bir kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere infinite loop dediğimiz bu olay yaşandı. Sürekli 0'ı yazdırıyor. Kod çalışmaya devam ediyor. Çünkü 0'ı sürekli 2'ye bölüyor. Bunu düzeltmek için de yapmamız gereken tek şey buradaki eşitleri kaldırmak sadece. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere 2'ye bölerek gitti. Bir sonraki videoda while döngüsünü anlatacağım. Şimdi arkadaşlar while döngüsü verdiğimiz koşulun doğru olana kadar bir parça kodun tekrarlamasına deniyor. While döngüsünü bir örneklemeyle açıklamak istiyorum. İlk önce bize ismimizi soran bir kod yazalım. Hemen bir char tanımlayalım. Ardından kullanıcıdan ismini isteyip input'unu alalım. Printf ters slash n'imizi koyalım. Adın ne desin? Ardından fget ile bunun input'unu alalım. Fget'te ne yapıyorduk? Değişkenimizin adını yazıyorduk. Limitini yazıyorduk. Ardından standart input output olarak std in yazıyorduk. Bu fget'in bir sıkıntısı vardı, hatırlarsanız daha önce anlatmıştım. Enter'a bastıktan sonra kendiliğinden bir yeni satıra geçiriyor. Bunu engellemek için de string hash kütüphanesini ekliyorduk. Include string.h ve ekledik. Ve bu sorun içinde kısa bir kodumuz vardı. Hemen name diyorum. Ardından stringimizin uzunluğunu alıp x'e 1 diyorduk. Eşittir null, yani boşluk karakteri olarak ters slash 0 yazıyorduk. Ardından hemen diyelim ki printf merhaba, ismimiz karakter dizisi olduğu için %s, ardından name diyoruz. Kaydedip bir çalıştıralım. Adın ne? Alper dediğim zaman kod normal bir şekilde çalışıyor. Ama adın ne dediği zaman hiçbir şey yazmadan enter'a bastığım zaman merhaba deyip herhangi bir isim vermiyor. Diyelim ki bizim bir kodumuz var, bizim bir uygulamamız var ve bu uygulamada isim girmenin zorunlu olmasını istiyoruz. Burada while döngüsünü kullanabiliriz. Hemen bu ara kısma while diyorum. Ardından enter'a bastığımda kendi de anlatıyor zaten. Buraya koşulumuzu yazıyoruz, buraya da kodumuzu yazıyoruz. Bizim koşulumuz ne olacak? Buradaki name'in karakter uzunluğu eğer 0'a eşitse
herhangi bir isim girmeden uyarısı versin. Ardından tekrar adımızı sorup input'unu istesin. Tekrardan string uzunluğunu istiyorum. strlen yazıyorum. Ardından parantez içinde string'in adını yazıyorum. Eşittir diyorum ve 0 diyorum. Kod olarak da buraya geliyorum ve printf diyorum. Ters slash elimizi koyalım, bir karışıklık olmasın. Herhangi bir isim girmedin desin ve bu mesajı verdikten sonra buradaki kodun aynısını tekrar çalıştırsın. Şimdi kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Adın ne? Cevap vermeyeceğim. Herhangi bir isim girmeden adın ne? Cevap vermeyeceğim. Herhangi bir isim girmeden adın ne? Cevap vermeyeceğim. Böyle istediğimiz kadar enter'a basmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere artık bir uyarı alıyoruz. Artık en son kullanıcı yeter tamam ismimi gireceğim dediği zaman da merhaba Alper diyerek bize sonucumuzu veriyor. Bu while döngüsünün içinden çıkıyor. Bir sonraki videoda do while döngüsünü anlatacağım. Şimdi agalar while döngüsü yazdığımız zaman ilk önce koşulu kontrol ediyordu, ardından koşul doğruysa kod bloğunu çalıştırıyordu. Do while döngüsünde ise ilk önce kodu çalıştırıyor, ardından koşulu kontrol ediyor. Eğer koşul doğruysa çalışmaya devam ediyor. Şimdi bir kod yazalım. Kodumuzda kullanıcıdan aldığımız sayıları sürekli toplasın. Sıfırdan büyük olduğu sürece toplasın. Eğer sıfırdan küçük bir sayı yazarsa en son bu sayıların toplamını printlesin. Hemen 2 adet integer tanımlıyorum. Int number 0. Ardından toplam manasına gelen int sum eşittir yine 0 diyorum. Ardından while döngümüzü oluşturalım. While koşulumuz number sıfırdan büyükse, kodumuz ise ilk önce kullanıcıdan bir sayı istesin. Printf sıfırdan büyük bir sayı giriniz. Burada sıkıntı çıkmaması için ters slash'ımı koyuyorum. Ardından şu Türkçe harfleri de bir düzelteyim, kodumuz hata vermesin. Hatadan kastım da kodumuz çalıştığı zaman yazıların bozuk çıkması, yoksa herhangi bir kod hatası değil. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından input'umuzu istiyoruz. Scanf tam sayı alacağımız için %d. Ardından number'ın input'unu istiyoruz. Adresini belirterek number diyorum. Şimdi bir if koşulu yazalım içine. If number büyüktür sıfırsa sum değişkenimizi number'la toplasın. Artı eşittir diyorum, number diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Ardından while döngüsünün dışında da toplamı çıkartalım. Printf toplam bir integer olduğu için %d diyorum ve ardından sum diyorum. Noktalı virgülünü koyduk. Şimdi kaydedip çalıştıralım. Ama kodu çalıştırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Number'ımız sıfırdan büyük değil, sıfıra eşit. Bu yüzden koşul yanlış olduğu için de bu kod bloğunu atlayacak ve direkt buraya gelecek. Hemen çalıştıralım ve gördüğünüz üzere toplam 0 dedi. İşte burada do while döngüsünü kullanıyoruz. Bunu yapmak da çok basit. İlk önce buradaki while'ımızı alıyoruz ve buradaki while'imizi açtığımız tırnaklı parantezin sonuna yapıştırıp noktalı virgül koyuyoruz. Ardından ilk açtığımız tırnaklı parantezin başına da do yazıyoruz. Yani ilk önce buradaki kodumuz çalışacak. Ardından bakacak number sıfırdan büyük mü? Eğer büyükse tekrardan çalışacak. Sıfırdan büyük bir değer girdiğimiz zaman kodumuz çalışmayı durduracak ve bize toplamı verecek. Kaydedip çalıştıralım. Sıfırdan büyük bir sayı giriniz. 10 diyeyim, sıfırdan büyük sayı giriniz. 2, 3, 4, 5. En son sıfırdan küçük bir sayı girmek istiyorum. Eksi 1 diyelim. Gördüğünüz üzere toplam 24. 10 artı 2 12. Artı 3 15. Artı 4 19. Artı 5 24. Bir sonraki videoda iç içe döngüler dediğimiz nested loops'u anlatacağım. Şimdi agalar biz nested loop diye iç içe olan döngüleri diyoruz. Bu konuyu da bir örneklendirme ile anlatmayı daha uygun buluyorum. O yüzden bir örneklendirme yapalım. Kullanıcıdan aldığımız satır ve sütun sayılarına göre bir tablo hazırlasın. İlk önce değişkenlerimi tanımlıyorum. Bir adet satır, sonrasında sütunu tanımlayalım ve sonrasında tabloda kullanacağımız sembol için bir sembol değişkeni tanımlayalım. Kullanıcıdan satır isteyelim. Printf ters slash n'imize başlayalım. Satır sayısına giriniz. Ardından input'unu isteyelim. Scanf bir integer isteyeceğimiz için %d. Ardından rows. Daha sonra aynısını sütun içinde yapalım. Burayı hemen sütun olarak değiştirelim. Ardından burayı da columns olarak değiştirelim. Şimdi bu iç içe döngümüzü yapmaya başlayalım. Bu iç içe döngüleri for'la da yapabiliriz, while'la da yapabiliriz. Ben şimdi dış ve iç döngüyü de for'la yapacağım. For, hemen indeksimizi oluşturalım. Int i eşittir 1 diyorum. Ardından i satırımızdan küçük bir değerdeyse ya da eşitse döngünün devam etmesini belirtelim. Ardından i her seferinde bir adet artsın. Tırnaklı parantezimi koyuyorum. Ardından iç içe döngü olması için içerideki loop'umu da hazırlıyorum. Yine for diyorum. Yine bir indeks oluşturacağız. Ama i'yi kullanmamamız için bu yazılım kültüründe, yine yazılım geleneğinde diyeyim. Eğer indeks olarak i'yi kullanıyorsak diğer oluşturacağımız indekste j olarak kullanıyoruz. Hemen int j diyelim. Ardından bu sefer de j'miz sütundan küçük ya da eşit olsun. Ve her döngüde j bir kere artsın. Tekrar tırnaklı parantezimi açıyorum. Şimdi sembol içine girmeden ilk önce bir sadece i'imizi printletelim. Gelelim buraya, diyelim ki printf integer olduğu için %d. Ardından i'imizi printlesin. Input alırken adresleri belirtmeyi unutmuşuz. Hemen adreslerini yerleştireyim. Ardından j'ye de sadece j demişiz. O da 1'e eşit olacak. Hemen kaydedip çalıştıralım. Satır sayısını giriniz 3. Sütun sayısını giriniz 4. Gördüğünüz üzere 4 adet 1, 4 adet 2, 4 adet de 3 printledi. Mesajı printlemesi için içerideki for'u kullanmıştık. Şimdi bunu tablo haline getirmesi için dışarıdaki for'u kullanacağız. Dışarıdaki döngümüzün içine yeni
satır karakterini printletelim. /n diyorum. Noktalı virgülümüzü koyup kaydedip çalıştıralım. Satır sayısını giriniz 3, sütun sayısını giriniz 4. Gördüğünüz üzere bir tablo haline geldi. Hatırlarsanız başta sembol isimli bir değişken tanımlamıştık. Hemen onu da burada isteyelim ve onun da inputunu alalım. Ardından döngümüzün içinde onu yazdıralım. Hemen tekrar burayı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Sembol giriniz diyorum ve ardından burayı C, burayı da sembol olarak değiştiriyorum. Yine burayı da C, burayı da sembol olarak değiştiriyorum. Şimdi biz input aldığımız zaman bu inputları arabellikte geçici olarak tutan bir yerimiz var. Biz bu input'u girdiğimiz zaman kendiliğinden bir yeni satır karakteri oluşturuyor ve ardından bu yeni satırda bunun input'u gibi oluyor. O yüzden bir sıkıntıya sokuyor. Bu buffer dediğimiz muhabbeti temizlemek için araya bir şey ekleyeceğiz. Yeni satır ekleyeceğiz ama öncesinde hatayı görmeniz için, sorunu görmeniz için bir kodu bu şekilde çalıştırıyorum. Satır sayısını giriniz 4 diyelim. Sütun sayısını giriniz 5 diyelim. Gördüğünüz üzere sembolü istemeden bizde böyle bir problem çıkardı. Dediğim gibi bu problemi çözmek için de sadece araya bir yeni satır karakteri ekliyorum ama bunu print'le değil scanf ile yapıyorum. Scanf diyorum. Ardından %c diyorum. Herhangi bir değişken adresi belirtmiyorum. /n koymuyorum. Sadece araya bu şekilde boş bir scanf koyuyorum. Şimdi tekrardan kaydedip çalıştıralım. Satır sayısını giriniz 4. Sütun sayısını giriniz 5. Sembol olarak da hashtag işareti olsun. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz üzere bu sefer sembolü de zaten sordu bize. Ardından girdiğimiz sembolü tablo haline getirdi. Bir sonraki videoda sizlere break ve continue'yu anlatacağım. Şimdi agalar devam etmek manasına gelen continue'yu döngülerde kullanıyoruz. Ve continue'yu kullandığımız zaman kod bunu çalıştırdığında continue'dan sonra kalan kodu atlıyor ve döngünün bir sonraki tekrarına geçiyor. Break'i de döngüde veya switch'te kullanıyoruz. Break kullandığımız zaman döngü veya switch yapısından direkt olarak çıkıyor. Hemen bu continue ve break'i bir kod içerisinde kullanalım. Bir for loop yazmak istiyorum. For int i eşittir 1 diyorum. Ardından i'miz 20'ye eşit olana kadar devam etsin ve i'miz 1 artsın. Tırnaklı parantezimi açıyorum ve bu i'yi printletiyorum. Printf %d i diyorum. Ve noktalı virgülümü koydum. Sonuna /n ekleyelim ve kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 1'den 20'ye kadar olan tüm sayıları yazdırdı. Şimdi ilk önce continue'yu kullanalım. Diyelim ki bu döngüde bir sayı yazdırmasını istemiyoruz. Tabi bunu siz kendi yazdığınız koda göre düşünün. Diyoruz ki döngüde şunu atlasın. Diyelim ki biz 10'u atlattırmak istiyoruz. 10 sayısına geldiği zaman atlasın. If diyorum, i eşittir 10 olduğu zaman parantezi açıyorum ve continue diyorum. Şimdi döngümüzde i 10 olduğu zaman buraya gelecek ve continue'yu okuduktan sonra burayı atlayıp başa dönecek. Hemen kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere bakın 1'den 9'a kadar geliyor. 10'u atlıyor ve 11, 12, 13, 14 olmak üzere 20'ye kadar devam ediyor. Biz burada continue değil de break kullansaydık bu sefer kodumuz 10'a geldiği zaman direkt olarak tüm bu döngüden çıkacaktı ve 10'a kadar olanları yazdırıp kodumuzu bitirecekti. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere buradan 1'den 10'a kadar yazdırdı ama onu dahil etmedi. Break de bu şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoda sizlere C dilinde arrays yani dizileri anlatacağım. Şimdi arkadaşlar array yani diziler aynı veri türünden birçok değeri depolayabilen bir veri yapısıdır. Belli bir grubun yaşlarını tutacak integer bir değişken tanımlamak istiyorum. Hemen diyorum ki int age ardından kapalı parantez koyuyorum. Aynı karakter dizisi oluştururken yaptığımız gibi. Eşittir diyorum. Ardından tırnaklı parantez açıyorum. Tırnaklı parantezin içine değerlerimi girerken aralarına virgül koyuyorum. 18 olsun, birisi 18 yaşında olsun, birisi 25 yaşında olsun, birisi 20 yaşında olsun, birisi 16 yaşında olsun. En son noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından bunu printletmeye gelelim. Printf %d. Ardından buraya age diyorum ve kapalı parantez koyuyorum. Burada hangi değeri printletmek istiyorsak bunun değerini, bunun indeksini köşeli parantezin içine yazmamız gerekiyor. Ve bu indeksler sıfırdan başlıyor. Yani buradaki 18'imizin indeksi 0, 25'in 1, 20'nin 2, 16'nın da 3. Ben buraya 0 yazdığım zaman bize 18'i printletecek. Tabi buraya noktalı virgülünü koymamız lazım. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere 18'i printletti. Ben buraya 3 deseydim bu sefer bize 16'yı printletecekti. Gördüğünüz üzere. Array'leri tanımlamanın farklı yöntemleri de var. Örneğin ilk önce burayı bir yorum satın alalım. Ardından ilk önce integer'ı tanımlıyorum dizi şeklinde. Int age diyorum ve yine kapalı parantez koyuyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından age diyorum. Kapalı parantez koyuyorum ve indeksi 0 olan değerimi belirteceğim. Kapalı parantezin içine 0 yazıyorum. Eşittir diyorum ve bizim ilk değerimiz neydi? 18. Bizim 4 adet değerimiz vardı. Bu şekilde 4 kere yapıştırıyorum. 1, 2, 3. Değerlerimiz neydi? 25, 20 ve 16. Tabi buraya da noktalı virgül koymamız gerekiyor. Tanımladıktan sonra bizim 4 adet değerimiz var. Burada geliyoruz kapalı parantezin içine kaç adet değerimiz varsa bunu veya daha fazlasını yazabiliriz. Eğer aynı sayıda bir değer yazarsak tamamen dolu oluyor. Eğer daha fazlasını yaparsak fazlalık kısmı boş oluyor. Herhangi bir değeri olmuyor. Şimdi bunu bu şekilde yine kaydedip çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere 3. indeksimiz 16, 2. indeksimiz 20. Bu şekilde ayrı ayrı tanımladığımızda da oluyor. Tanımladığımız dizinin içindeki tüm değerler aynı değişken türüne sahip olması lazım. Yani ben burada bir integer dizi tanımladım ve değerlerimin hepsi integer. Double veya float tanımlasaydım double olmak zorundaydı. Float olmak zorundaydı. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte bir diziyi loop'la yazdıracağız.
Şimdi kadar bir önceki videoda hazırlamış olduğumuz yaşların olduğu bir dizi vardı. Şimdi bu dizinin tüm elemanlarını yazdıralım. Hemen bir for loop oluşturuyorum. İndeksimi i olarak oluşturuyorum ve 0 değerini veriyorum. Ardından i 4'ten küçük olduğu sürece çalışmasını belirtiyorum. Buradaki i'miz dizimizin de indeksi olacak. O yüzden 0'dan başlayıp 4'ten küçük olana kadar yani 0, 1, 2, 3 ele alacak. Ardından i'miz tek tek artsın. Ardından gelip printf %d diyorum ve ters slash elimi koyuyorum. Ardından age deyip kapalı parantezin içine i yazıyorum. Şimdi i ilk önce 0'da çalışacak. Bunu yazdıracak. 1 olacak tekrar çalışacak. 25'i yazdıracak. 2 olacak çalışacak. 20'yi yazdıracak. 3 olacak çalıştıracak. 16'yı yazdıracak. Ve ardından 4 olduğu zaman 4'ten küçük olmadığı için çalışmayı bırakacak. Hemen kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere 18, 25, 20 ve 16 olarak diye verdi. Tabi her dizide bu kadar az eleman olmayabilir. Bunun için de şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Size of dediğimiz bir adet fonksiyonumuz var. Hemen bunu printleterek size göstereyim. Printf diyorum. Ardından yine %d ters slash n'imi koyuyorum. Değişken belirteceğim yere de size of parantez içinde değişkenimin adını yazıyorum. Dizimin adını yazıyorum. Şimdi noktalı virgülümü koydum ve çalıştırdım. Gördüğünüz üzere en başta 16 printletti. Bunun nedeni integer'ın her bir elemanı 4 byte olduğu için. Bu dizimizin büyüklüğü toplam 16 byte. Şimdi tabi burada 4 yerine direkt bunu yazarsak 16 kere çalışacak. Bunun olmasını istemiyoruz. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Buraya ilk önce geliyoruz ve ardından size of parantez içinde dizimizin adını yazıyoruz. Ardından bölü koyuyoruz. Yani bölme işlemi yapıyoruz. Yine size of diyoruz. Ve bu sefer parantez içerisinde değişkenimizin, dizimizin adını verdikten sonra kapalı parantez koyup herhangi bir değerini veriyoruz. Tüm dizinin size of'unu alıp aldığımız size of'u da dizinin tek bir elemanının size of'una bölüyoruz. Bu şekilde dizinin eleman sayısına ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde bir kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz şekilde yine 18, 25, 20, 16 olarak çalıştı. Ben buraya yeni elemanlar eklediğim zaman kod yine sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz üzere yeni eklediğim elemanlar da artık çıktıya dahil. Bir sonraki videoda sizlere 2 boyutlu dizileri anlatacağım. Şimdi agalar 2 boyutlu dizileri Matrix veri tablosu gibi yapılarda kullanıyoruz. Ve bu 2 boyutlu dizileri tanımlamanın 2 farklı yöntemi var. Hemen bir dizi tanımlayalım. Int ch diyorum. Bu ch'yi MMORPG oyunlardaki channel'lar olarak düşünebilirsiniz. O tarz bir senaryo kurun kafanızda. Ardından dizi oluştururken tek bir kapalı parantez koyuyorduk. 2 boyutlu dizilerde 2 adet kapalı parantez koyuyoruz. Bunlardan birincisi satır, ikincisi de sütun. Eşittir diyorum. Bir tırnaklı parantez açıyorum. Ardından içine bir tırnaklı parantez daha açıyorum. Bu bizim dizimizin içindeki ilk dizi. Bunun içindeki değerler 1, 2 ve 3 olsun. Ardından virgül koyuyorum ve bir tırnaklı parantez daha açıyorum. Bunun içindeki elemanlar da 4, 5 ve 6 olsun. Ardından noktalı virgülümüz. Bir diziyi tanımladıktan sonra değerlerini verdikten sonra kaç adet satırımız ve kaç adet sütunumuz varsa buradaki limitimizde belirtmemiz gerekiyor. Satır ve sütunu daha iyi anlamanız için şu şekilde ayarlayabilirim. Bizim 3 adet sütunumuz var, 2 adet satırımız var. Buraya 2 diyorum, buraya da 3 diyorum. Bir diğer 2 boyutlu karakter dizisi tanımlama yöntemi ise yine ilk önce dizimizin türünü yazıyoruz. Ardından dizimizin ismini veriyoruz ve 2 adet kapalı parantez açıyoruz. Kapalı parantezlerin içine yine satır ve sütunumuzu yazıyoruz. Ardından noktalı virgülü koyuyoruz. Noktalı virgülü koyduktan sonra aşağı geliyoruz. Dizimizin adını yazıyoruz. Yine 2 tane parantez açıyoruz. Şimdi ilk önce 0. satır ve 0. sütunumuzu tanımlıyoruz. Hatırlarsanız elemanlar 0 olarak başlıyordu. 0, 1, 2 olarak gidiyordu. 0. satırımızın 0. sütunundaki değerimiz ne bizim? 1. Bunu aynen kopyalıyorum ve 5 kere daha yapıştırıyorum. 0'ın 0'ı, 0'ın 1'i, 0'ın 2'si, 1'in 0'ı, 1'in 1'i ve 1'in 2'si olarak bunu da 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bunu yazdırmaya gelelim. Hemen bir for döngüsü oluşturalım. For diyorum. Ardından int i eşittir 0. Satır sayımız neydi bizim? 2. I 2'den küçük olduğu sürece devam etsin ve i 1 1 artsın. Tırnaklı parantezimi açıyorum ve içine bir for döngüsü daha hazırlıyorum. For. Bu sefer int j diyorum. Sütun sayımız neydi bizim? 3. J küçüktür 3 olduğu sürece devam etsin ve j 1 1 artsın. Yine tırnaklı parantezimi açıyorum. Printf diyorum. Tırnak içerisinde %d. Ardından ch diyorum. Dizimizin ismini belirtiyorum. 2 adet kapalı parantez koyuyorum. İlk parantezimizin içine satır sayısı yani i'yi, diğer parantezimizin içine sütun sayısını yani j'yi yazıyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum ve dışarıdaki döngümüzün içine printf ters slash n diyorum ki birbirinden ayırsın. Şimdi kaydedip çalıştıralım ve gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak 2 boyutlu dizimizi yazdırdı. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi bu dizilerin içinde ne kadar eleman olacağını bilemeyiz. Bazen çok fazla eleman olabilir. Bunun için de buraya 2 yazmak, 3 yazmak yerine 2 adet daha değişken ekliyorum. Bir adet satırlar için rows ekliyorum ve yine bir önceki yaptığımız gibi size of'a bölerek bunun değerini veriyorum. Size of ch bölü size of CH'nin herhangi bir karakteri. Burada satırı belirttiğimiz için tek bir parantez koymamız yeterli. O yüzden bunu bu şekilde bırakıp noktalı virgülünü koyuyorum. Ardından sütunu belirtmek için int columns eşittir size of CH sefer buraya 0 diyorum. Ardından bölü size of CH 0
0. Bu sefer 2 boyutu da belirtiyorum. Ardından buradaki 2'yi rows'la değiştiriyorum. Buradaki 3'ü de columns'la değiştiriyorum. Ardından hadi buralara yeni elemanlar ekleyelim. Yine 2 satırımız olsun ama 4 sütunumuz olsun. Bunu bu şekilde kopyalıyorum ve buraya 3 diyorum. Bunun değerini 7 yapalım. Ardından bunu da bu şekilde kopyalıyorum. Buraya 3 yapalım ve değerini de 8 yapalım. Şimdi kaydedip çalıştırıyorum ve gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8 olmak üzere çıktığı bize verdi. Bir sonraki videoda stringlerdeki diziyi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar örneğin oyunlarla ilgili bir tane dizimiz olsun. İsmine games veriyorum. Ardından yine 2 adet kapalı parantez koyuyoruz. Hatırlarsanız C'de string olmadığı için char'ı dizi yaparak karakter dizisi haline getiriyorduk ve bunu string olarak kullanıyorduk. Buradaki ilk parantezimiz bunun için. İkincisi ise içerideki her elemanın büyüklüğü. Biz buna 15 diyelim. Ardından eşittir diyoruz. Tırnaklı parantez açıyoruz ve çift tırnaklar içinde elemanlarımızı yazıyoruz. İlk oyunumuz Valorant olsun. Virgül koydum. İkinci oyunumuz Counter olsun. Virgülümü koydum. Üçüncü oyunumuz da TFT olsun. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra noktalı virgülümü koyuyorum. Ve string dizimiz hazır oluyor. Daha önceki videolarda anlattığım örneğin integer dizilerinde dizimizin adını yazıyorduk. Ardından kapalı parantez koyup hangi elemanı değiştirmek istiyorsak onun indeksini belirtiyorduk. Ardından eşittir deyip onun değerini değiştirebiliyorduk. Örneğin Valorant'ı Metin 2 olarak değiştirmek istiyorum. Bunu bu şekilde yazdığım zaman bir hata alacağız. Hemen kaydedip çalıştırayım. Gördüğünüz üzere bir hata aldık. Çünkü karakter dizilerinde bunu yapamıyorduk. Ama yine anlattığım string fonksiyonlarından string copy manasına gelen strcpy ile bunu yapabiliyorduk. Hemen yukarıya kütüphanemizi ekleyelim. Include string.h. Ardından kütüphanemizi ekledik. Bunu yorum satırına alıyorum. Ardından strcpy parantez açıyorum. Dizimin adını yazıyorum. Hangi elemanını değiştirmek istiyorsam bunu belirtiyorum. 0 virgül koyuyorum ve tırnak içerisinde yeni değerimi yazıyorum. Metin 2 olsun. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi bu diziyi yazdıracak bir döngü oluşturalım. For int i eşittir 0. Artık buralara alıştığınızı düşünüyorum. Buraları öğrendiğinizi düşünüyorum. I küçüktür size of games bölü size of games ve games'in herhangi bir elemanı. i'miz 1 artsın. Tırnaklı parantez açıyorum. Printf karakter dizilerini %s ile belirtiyorduk. %s ters slash n koyalım ki karışmasın. Ardından games eleman olarak da i'yi yazdırsın. Noktalı virgülünü koyuyorum ve kaydedip çalıştıralım. Tabi burada bir hata yapmışız. Buraya köşeli parantez yerine normal parantez koymam lazımdı. Bunu hemen düzeltiyorum. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere Metin 2, Counter, TFT. Ben bunu yine yorum satırına alırsam ve normal bir şekilde bu kodu çalıştırırsam Valorant, Counter ve TFT olarak kodumuz çalışıyor. Bir sonraki videoda iki farklı değişkenin değerlerini birbiriyle değiştirmeyi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlere iki farklı örnek vereceğim. İlk örneğim karakterlerle ne bileyim integerlarla vesaire kullanabileceğiniz yöntem. Diğeri ise karakter dizilerinde yani stringlerde kullanabileceğiniz yöntem. İlk yöntemle başlıyorum. Burada gördüğünüz üzere iki adet değişkenimiz var. Birinin değeri A, birinin değeri B. Ben bu A ve B değişkeninin değerlerinin birbiriyle değişmesini istiyorum. Üçüncü bir değişkene ihtiyacımız var. Bu değişkenin ismini de geçici manasına gelen temporary'nin kısaltması temp olarak koyacağız. Char temp diyorum ve herhangi bir değer vermeden noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi ilk yapmam gereken buradaki değişkenlerimden bir tanesinin değerini temp'e vermek. Diyorum ki temp eşittir A. Yani burada ne oldu? Temp'imizin değeri de A oldu. Ardından bir alta geçip diyorum ki A eşittir B. Şimdi ne oldu? Temp'imizin değeri A olmuştu zaten. Bu sefer A'mızın değeri B oldu. B'mizin değeri hala B. Ardından B eşittir temp diyorum. Şimdi ne oldu? Yine temp'imiz A'ydı. A'mız B olmuştu. B'miz de A oldu. Çünkü temp'imizin değeri A'ydı. Şimdi hemen printletelim. Printf %c ve ters slash n A diyorum. Ve aynısını kopyalayıp B diyorum. Kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere A için B'yi printledi. B için de A'yı printledi. Şimdi burayı tamamen yorum satırına alıyorum. Ve ardından stringler için olan kısma geliyorum. Hızlıca 2 adet string tanımlayalım. String A limitine 10 diyeyim. Eşittir araba diyorum. Ardından char B diyorum. Buna da 10 limit veriyorum. Ve ardından diğerine motor diyorum. Ve yine bir de temp değişkeni tanımlıyorum. Buna da yine 10 dedim. Herhangi bir değer vermeden noktalı virgülünü koydum. Ardından stringlerde bu işlemi yapabilmek için string copy kullanmamız lazım. Bunun için de ne yapıyorduk? Hemen o kütüphaneye ekleyelim. Include string.h kütüphanesine ekleyelim. String copy'de ne yapıyorduk? strcpy diyorduk. Hangi string'i hangi stringle değiştirmek istiyorsak bunu belirtiyorduk. Yine buradaki sırayla düşünebilirsiniz. Temp virgül A diyorum. Temp'i A'yı kopyalıyor. Ardından yine strcpy diyorum. A virgül B diyorum. A'yı B'ye eşitliyor. Yine noktalı virgülümü koydum ve tekrar strcpy yazdım. Bu sefer de B virgül temp dedim. Bu sefer de B'yi temp'e eşitledi. Şimdi yine burayı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. C'lerimizi S yapalım. Değişkenlerimiz aynı. Tekrar kaydedip çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere A için motoru, B için arabayı printledi. Ama bizim normalde A'mız araba, B'miz motor. Bir sonraki videoda dizileri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralamayı anlatacağım.
Şimdi arkadaşlar ilk önce bir dizi tanımlıyorum. Int array diyorum. Kapalı parantezimi koyup değerlerini veriyorum. Rastgele sayılar yazalım. 9, 6, 5, 1, 8, 3, 2 ve 4 olsun. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından bu dizimizin eleman sayısını belirlemesi için int size isminde bir değişken daha oluşturuyorum. Buna da size of array bölü size of array'in herhangi bir elemanını veriyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi 2 adet fonksiyon tanımlamamız lazım. Bunların ilkiyle başlıyorum. Void sort diyorum. Yani sıralamak için bir fonksiyon. Ardından parantez içinde tanımladığımız değişkenleri isteyelim. Char array diyorum ve int size diyorum. Tırnaklı parantezimi açıyorum ve bu fonksiyonun içine for döngümü yazmaya başlıyorum. For int i eşittir 0, i küçüktür size eksi 1. Bunun sebebi sıfırdan başladığı için. Bunun sebebi biz i'yi indeks olarak kullanıyoruz. Hatırlarsanız array'lerde 0, 1, 2, 3 olarak indeksler devam ediyordu. Size'ımız da buradan 1'den başlıyordu saymaya. Bu yüzden eksi 1 koyuyoruz buraya. Ardından i 1 1 artsın diyorum. Tırnaklı parantezimizi koyuyorum ve bir nested loop hazırlıyorum. İçine tekrar bir for loop yapıyorum. Int j eşittir 0. C küçüktür size eksi 1. Yine aynı mantıktan dolayı i artı artı diyorum. Tırnaklı parantezimizi açıyoruz ve içine bir if yazıyoruz. If array'in j elemanı büyüktür array'in j artı 1 elemanından. Tırnaklı parantezi açıyorum. Eleman değiştirmek için ne yapıyorduk? Bir temp açıyorduk. Int temp eşittir array j elemanı. Ardından array j eşittir array j artı 1. Ardından array j artı 1 eşittir noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi ikinci fonksiyonumuza dizilerimizi yazdıracak fonksiyona gelelim. Void print array diyorum. Ardından yine 2 adet değişken istiyorum. Char, array ve int size. Tırnaklı parantez açıyorum ve içine yine bir for döngüsü hazırlıyorum. For int eşittir 0. I küçüktür size ve i 1 1 artsın. Tırnaklı parantezin içine de printf %d deyip virgül koyup array i diyorum. Ancak şimdi ben burada %d'yi koyarken fark ettim. Buralara char değil int vermemiz lazım. Daha doğrusu eğer değişkenimiz hangi türdeyse bunu vermemiz lazım. Ben buralara char yazmışım. Kusura bakmayın. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından main'de bu fonksiyonlarımızı çağıralım. Sort array size noktalı virgül print array virgül size noktalı virgülümüzü koydum. İlk önce burada sort fonksiyonumuzu gelecek ve buradaki size'a göre buradaki array'imizi sıraya dizecek. Ardından print array fonksiyonumuzu çağırıp diziyi yazdıracağız. Kodumuzu çalıştırmadan önce bir hata var mı bakalım. Buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Burada j yerine i yazmışız. Bunu düzeltelim. Arkadaşlar haftaya şehir dışında olacağım için video slow yapıyorum. Kafam biraz karıştı. Kusura bakmayın. Devam edelim. Başka sıkıntı var mı bakıyorum ve herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kaydedip çalıştıralım ve gördüğünüz üzere 9 6 5 1 8 3 2 4 olan dizimizi 1 2 3 4 5 6 8 9 olarak küçükten büyüğe doğru sıraladı. Bunu küçükten büyüğe değil de büyükten küçüğe sıralamak istersek de tek yapmamız gereken buradaki if'teki koşulumuzu büyüktür değil küçüktür olarak değiştirmemiz lazım. Bunu bu şekilde değiştirirsek ve kaydedip çalıştırırsak bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralamış olacak gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar bir de bunu böyle sayılar için değil de karakterler için yapalım. Bunu yorum satırına alıyorum ve ardından char array kapalı parantezimizi koydum. Eşittir. Tırnaklı parantezimizi açtık. Ardından parantezin içinde harfler tanımlayalım. A diyelim, D diyelim, C diyelim, G diyelim, P diyelim ve noktalı virgülü koyalım. Kafamda integer'dan sonra bunu yapmak da vardı. O yüzden buradaki fonksiyonları yazarken burada int yerine char yazdım. Kafam ona gitti. Bunda da yine aynı işlemleri yapıyoruz. Değiştireceğimiz tek şey buradaki intleri char olarak değiştirmek. Tabi size değil sadece array'i değiştiriyoruz. Yine burayı da aynı şekilde char'la değiştiriyorum. Buradaki D'yi C yapıyorum ve kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere en son büyükten küçüğe yaptığımız için alfabede sondan başa doğru sıraladı. Bunu yine küçüktürden büyüktüre dönüştürürsek ve kaydedip çalıştırırsak alfabenin en başından en sonuna doğru sıralıyor. Bir sonraki videoda struct dediğimiz yapıyı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar yapı yani struct bir bellek bloğunda tek bir adı altında gruplandırılmış değişkenler listesini tanımlayan bir veri türüdür. Yani bir struct içerisinde birden fazla birbirinden farklı türdeki veri türlerini değişkenleri tutabiliriz. Hemen bir struct tanımlayalım. Main'imizin üstüne gidiyoruz ve küçük harflerle struct yazıyoruz. Ardından bu yapımızın ismini belirliyoruz. Örneğin öğrenciler için bir yapı hazırlayalım. Students diyelim. Ardından tırnaklı parantez açalım. Tırnaklı parantezlerin sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Ardından tırnaklı parantezin arasına da istediğimiz değişkenleri yazıyoruz. Örneğin öğrencinin ismi için bir adet karakter dizisi tanımlıyorum. 15 limit veriyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Bir de öğrencinin yaşı için integer tanımlıyorum. Int age diyorum ve bunda noktalı virgülünü koyuyorum. Ve gördüğünüz üzere yapımız hazır. Struct dedik, ismini verdik ve tırnaklı parantez açtık. Tırnaklı parantezin içine ihtiyacımız olan değişkenleri tanımladık. Ardından tırnaklı parantezin sonuna noktalı virgülünü koyduk. Bu şekilde bir yapıyı tanımlamış olduk. Şimdi bu yapıyı main'de kullanalım. Main'in içine geliyoruz ve tekrar küçük harflerle struct yazıyoruz. Ardından yapımızın adını yazıyoruz. Daha sonrasında bu yapımızın içereceği nesneleri belirtiyoruz. Örneğin student birimiz olsun. Bunu kopyalıyorum.
student 2 içinde yapıştırıyorum. Burayı 2 olarak değiştiriyorum. Şimdi bizim 2 adet nesnemiz var. Students yapımıza bağlı. Gelelim bunların değişkenlerini düzenlemeye. Karakter dizilerini nasıl düzenliyorduk hatırlarsanız. String hash kütüphanesinde bulunan string copy fonksiyonunu kullanıyorduk. String copy diyorum. Ardından student 1'in ismini çağırmak için student 1 nokta name diyorum. Virgül koyuyorum ve değerimi yazıyorum. Bunun ismi Alper olsun. Yaşını düzenleyelim. Yaşı normal bir değişkene değer verir gibi yine student 1 diyorum. Nokta deyip age diyorum. Eşittir diyorum ve değerini veriyorum. Şimdi bunu kopyalayıp aynısını ikinci öğrenci için de yapalım. Buradaki birleri 2 olarak değiştiriyorum ve değerlerini de değiştiriyorum. Gördüğünüz üzere string copy kullanarak karakter dizimize normal bir değişkene değer veriyormuş gibi de yaşımıza değerlerini verdik. Bunları çağırmak içinse, bunları printletmek içinse hemen geliyorum, printf diyorum. Ardından ilk önce karakter dizimizi çağıracağız. O yüzden %s diyorum. Ters slash elimi koyuyorum ki diğerleriyle bir karışıklık olmasın. Virgül koyup nesnemizin adını yazıyoruz. Ardından nokta koyup hangi değişkenini yazdıracaksak bunu belirtiyoruz. Biz name'i yazdıracağız. Name diye seçiyoruz ve noktalı virgülünü koyuyoruz. Aynı şekilde bunu yaş için de yapalım. Printf %d diyorum çünkü tam sayı. Ters slash elimi koyuyorum. Virgül student 1 nokta age diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Bunun aynısını kopyalıyorum ve student 2 içinde yapıyorum. Hemen buraları 2 olarak değiştirelim ve araya da printf deyip birbirinden ayırması için bir yıldız ekleyelim. Şimdi her şeyi bir özet geçelim. Main'imizin üstüne struct dedik. Ardından yapımızın adını verip tırnaklı parantez içinde bu yapıya ait nesnelerin kullanacağı değişkenleri tanımladık. Ardından bu açtığımız tırnaklı parantezin kapatma kısmına noktalı virgül koyduk. Main'imizin içinde struct dedik tekrardan. Yapımızın adını verdik. Ardından bu yapının nesnelerini tanımladık ayrı bir şekilde. Daha sonra karakter dizisine değer vereceksek string copy. Yaş için integer'a veyahut da başka bir şey olsaydı, double olsaydı, float olsaydı. Student dedik, nesnemizin adını yazdık, nokta koyduk ve bu değişkenin adını yazdık. Daha sonra değerini verdik. Printletirken de yine aynı şekilde karakter dizisi ise %s, tam sayı ise %d şeklinde belirtip yine nesnemizin adını nokta koyup değişkenin adını yazdık. Şimdi kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere Alper 20, ardından yıldızlar Eren 19 dedi. Tabi bu yıldızlara ters slashen koymadığımız için karışıklık oldu. Tekrar kaydedip çalıştıralım ve güzel dursun. Ve gördüğünüz üzere Alper 20, Eren 19 olarak yapımızın nesnelerini güzelce düzenledik. Bir yapı yapmayı ve bu yapının nesnelerini tanımlayıp bunlara değer vermeyi öğrendik. Bir sonraki videoda yapıları tanımlarken bize yardımcı olan typedef'i anlatacağım. Şimdiye kadar typedef, struct yani yapıları tanımlarken kullandığımız bir anahtar kelimeleri ve daha kısa değişken tanımlarken kullanabiliriz. Normalde bir yapı tanımlarken ne yapıyorduk? Main'in üstüne struct yazıyorduk. Ardından yapımızın adını yazıyorduk. Daha sonra tırnaklı parantez açıyorduk. Tırnaklı parantezin içine de ihtiyacımız olan değişkenleri tanımlıyorduk. Bir login yani giriş sistemi için yapı hazırlayalım. Char nick diyorum. Ardından limitini yazıp noktalı virgül ekliyorum. Daha sonra şifre için bir karakter dizisi tanımlayalım. Char password diyorum. Ardından buna da yine bir limit veriyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum. Ardından her kullanıcı için rastgele oluşan ID tanımlayalım. Int ID diyorum ve noktalı virgül koyuyorum. Değişkenlerimizi tanımladıktan sonra struct'ı kapatan paranteze de noktalı virgül ekliyorduk. Bu şekilde bir yapı hazırlamış oluyorduk. Typedef'i kullanırken de buradaki struct login'i siliyorum. Ardından typedef struct yazıyorum. Yapımızın ismini de sonda koyduğumuz noktalı virgülün başına ekliyoruz. Bizim yapımızın ismi login'de. Hemen yazalım. Şimdi normalde yapımızı main'in içinde tanımlarken ilk önce bir struct yazıyorduk. Ardından yapımızın adını yazıp nesnemizin adını belirtiyorduk. Örneğin account 1 olsun. Ancak typedef kullandığımız için buradaki struct'ı siliyoruz. Nesnemizin değişkenlerine değer verirken de yine bir önceki videoda anlattığım gibi karakter dizileri için string copy'yi integer gibi diğer değişkenler için de normal değişken değer veriyormuş gibi değer verebiliyorduk. Ancak bunu yapmak yerine şu şekilde de değer verebiliriz. Yine login account 1 yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Ardından bir tırnaklı parantez açıyoruz. Bizim ilk değişkenimiz karakter dizisiydi. Tırnak açıyorum. Ardından kullanıcı adını veriyorum. Virgül koyuyorum. İkinci değişkenimiz yine karakter dizisiydi. Tırnak açıyorum ve şifre yazıyorum. Şifremiz zaaf 123 olsun. Ardından virgül koyuyorum ve bizim ID'miz rastgele sayılar olacaktı. Buraya rastgele sayılar giriyorum. Noktalı virgülünü koydum. Şimdi bunu yazdırmaya gelelim. Bir önceki videoyla aynı olacak. Printf diyorum. Tırnak içerisinde kullanıcı adı eşittir %s diyorum. Virgül koyarak account 1 nokta nick diyorum. Noktalı virgülünü koydum. Ardından yine printf diyorum. Şifre eşittir diyorum. %s çünkü yine karakter dizisi. Account 1 nokta password diyorum ve sonuncu olarak da yine printf diyorum. ID eşittir diyorum. Bu sefer tam sayı olduğu için %d virgül koyarak account 1 nokta id diyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi kaydedip çalıştıralım. Tabi ters slashen koymadığımız için bu şekilde karışık oldu. Hemen sonlarına ters slash n ekleyelim. Şimdi kaydedip tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz üzere kullanıcı adı zaaf, şifre zaaf 123, id de rastgele girdiğimiz sayılar. Bir sonraki videoda yapıların dizisini anlatacağım. Şimdi agalar öncelikle YouTuber'ların kanal adı ve abone sayısını belirten bir yapıyla başlayalım. Struct YouTuber tırnaklı parantezimizi açtık. 2 adet değişken ihtiyacımız var. Bir adet karakter dizisi, bir adet de float. Char name diyorum. Limitini 15 diyelim ve kapatalım. Ardından abone sayısı için de float saplıyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Char'ın limitini biraz daha arttıralım ne olur ne olmaz ve yapımızın sonuna noktalı virgülü koyuyorum. Şimdi main'imizin içinde bu yapıya nesneler hazırlayalım. Yine struct diyorum. YouTuber ardından YouTuber 1 eşittir. Tırnaklı parantez açıyorum ve ilk değişkenimiz karakter dizisi. Bu yüzden tırnak açıyorum. Tırnağın içine kanal adı
kanalda yazıyorum. İlk kanalımız, ilk YouTuber'ımız agalarla kodlama olsun. Ardından virgül koyuyorum. İkinci değişkenimiz de float. Bu yüzden buraya hemen sayımı giriyorum. Abone sayısı 338. Güncel olarak şu an bu videoda 338. Ardından bunu da sonra noktalı virgülü koyuyorum. Hemen bunu 2 kere daha kopyalayıp yapıştıralım. YouTuber 2 ve YouTuber 3 olarak değişsin. İkinci kanalımızda Enis Kirazoğlu olsun. Abone sayısı da 1.170.000. Üçüncü kanalımızda Atom olsun ve abone sayısı 387.000. Daha sonrasında bu nesneleri dizi haline getirecek başka bir nesne oluşturalım. Tekrardan struct diyorum. YouTuber diyorum çünkü YouTuber'a bağlı. Ardından YouTubers diyorum. Dizi olduğu için kapalı parantezimi koyup eşittir diyorum. Ve tırnaklı parantezin içine diğer nesnelerimi yazıyorum. YouTuber 1 virgül, YouTuber 2 virgül, YouTuber 3. Bunun da sonuna noktalı virgülümü koydum. Daha sonrasında bunu yazdıracak bir for loop yapalım. For int i eşittir 0. Noktalı virgülünü koydum. Loop'un bir dizinin nesne sayısı kadar dönmesini istediğimizde ne yapıyorduk? Nesnenin size of'un bir elemanını bölüyorduk. I küçüktür size of, nesnemizin adı YouTubers, nesnemizin adı YouTubers'ı yazıyorum. Ardından bölü, yine size of YouTubers'ın herhangi bir elemanı. Daha sonra noktalı virgülümü koyuyorum ve i1 artsın diyorum. Tırnaklı parantez açıyorum ve printleri buraya yazdıralım. Printf ilk önce abone sayısını yazdıracağımız için kanal adı eşittir. Karakter dizisi olduğu için %s. Ters slash işlemi koyuyorum. Virgül YouTubers, kapalı parantezimi açıyorum ve eleman olarak i'yi seçiyorum. Daha sonrasında nokta name diyorum. Noktalı virgülünü koyup diğer printf'e geçelim. Bu sefer de abone sayısı diyorum. Eşittir %f diyorum çünkü float kullanıyoruz. Ardından tekrardan virgül YouTubers i nokta sub diyorum ve bunun da noktalı virgülünü koyuyorum. Çalıştırmadan önce Türkçe karakterleri İngilizce yapıyorum ki bir sıkıntı çıkmasın. Ardından abone sayısına da ters slash ekleyelim. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere kanal adını ve abone sayılarını yazdırdı. Enis Kirazoğlu'nda Türkçe karakter olduğu için onu da hemen düzelteyim. Kanal adıyla abone sayısı aynı satırda yazsın ama aralarında boşluk bulunsun. Bu yüzden kanal adındaki ters slash tab'la değiştiriyorum. Ve ardından boşluk bırakması için de hatırlarsanız yüzdeden sonra sağa veya sola göre eksi ile artı şekilde sayılar yazıyorduk. Eksi 12 diyorum. Şimdi tekrar bu şekilde bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere kanal adı agalarla kodlama, abone sayısı 338. Kanal adı Enis Kirazoğlu, abone sayısı 1.17 milyon. Kanal adı Atom ve abone sayısı 387.000. Ve burada float'a virgülden sonra belirli bir sınırdan sonrasını gösterme diyebilirim. Ancak şu an if else kullanmadığımız için 0 ile 999 arasında bir şey demesin. 1000 ile 999.000 arasında 1000 desin. 1 milyonla daha sonrası için milyon desin şeklinde bir ayar yapmadığımız için bunu bu şekilde bırakıyorum. Şu anda öyle bir karışıklığa girmiyorum. Bir sonraki videoda sizlere enum yapısını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar enum enumeration'ın kısaltılmış halidir ve değişkenlerin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda yazdığımız kodu bizden başkası okurken daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Enum'u main içinde de tanımlayabiliriz, main'in dışında da tanımlayabiliriz. Biz şimdi dışında tanımlayacağız. Main'imizin üstüne geliyoruz, ardından enum yazıyoruz. Daha sonra buna bir isim veriyoruz. Biz şimdi ayları tanımlayalım. Month diyorum. Ardından bir tırnaklı parantez açıyorum ve ayların isimlerini aralarına virgül koyarak yazmaya başlıyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra tırnaklı parantezin sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz. Bunu bu şekilde de bırakabiliriz ama bunu bu şekilde bıraktığımız zaman sıfırdan saymaya başlayacak. Yani Ocak 0, Şubat 1 bu şekilde. Bunlara eşittir diyerek değerlerini verebiliriz. Ocak 1, Şubat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 şeklinde 1'den 12'ye kadar ayları numaralandırdık. Daha sonrasında bunu main'de kullanmak için yine bir yapı tanımlar gibi yapıda ne yapıyorduk? Struct yazıyorduk. Bunda da enum yazıyoruz. Enum. Daha sonra enum'ımızın ismini yazıyoruz. Bizimki month. Daha sonra nesnemizin adını veriyoruz. Ben de bu ayı belirtmesi için thismonth adında bu ayı belirtmesi için bir nesne oluşturuyorum. Yine noktalı virgülünü koyduktan sonra aşağıda thismonth'a değer verelim. Thismonth eşittir Ağustos olsun. Yine noktalı virgülünü koydum. Şimdi bir if else durumu hazırlayalım. Eğer thismonth'ın değeri Haziran, Temmuz veya Ağustos'sa yaz tatilindesin desin. Eğer diğer aylarsa okul zamanı desin. Hemen if diyorum. Ardından koşullarımı giriyorum. Thismonth değil operatörümü kullanıyorum. Ünlem eşittir 6 ise yani thismonth 6'ya eşit değilse ve operatörümü kullanıyorum. Tekrar thismonth ünlem eşittir diyorum. Temmuz değilse ve tekrar ve operatörümü kullanıyorum. Thismonth ünlem eşittir 8 diyorum. Bunu bu şekilde belirttiğimiz zaman thismonth 6 yani Haziran değilse, thismonth 7 yani Temmuz değilse ve thismonth 8 yani Ağustos değilse tırnaklı parantezimi açıyorum ve printf okul zamanı yazdırıyorum. Ardından noktalı virgülünü koyuyorum. Else diyorum ve buraya da yine printf şu an yaz tatilindesin desin. Daha sonra bunun da noktalı virgülünü koyuyorum ve kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere thismonth Ağustos'tu. Şu an yaz tatilindesin mesajını bize verdi. Eğer bunu Ocak yaparsam ve tekrar kaydedip çalıştırırsam bu sefer okul zamanı dedi. Farklı 2 ayda daha deneyelim. Nisan olsun. Nisan'da tekrardan kaydedip çalıştırıyorum ve yine okul zamanı dedi. Bu sefer Haziran olsun ve tekrar kaydedip çalıştırdığım zaman bize şu anda yaz tatilindesin mesajını verdi. Bir sonraki videoda sizlere C dilinde rastgele sayıları oluşturmayı anlatacağım.
Şimdi arkadaşlar biz C dilinde rastgele sayı oluştururken 3 farklı fonksiyon kullanıyoruz. Bunlardan birincisi srand, ikincisi time, üçüncüsü de rand, yani rastgele anlamına gelen random'un kısaltılmış hali. Srand ve rand fonksiyonunu kullanabilmemiz için eklememiz gereken kütüphanenin adı std_lib.h. Time fonksiyonunu kullanmak için eklediğimiz kütüphanenin adı da time.h. Bu kütüphaneleri ekledikten sonra main'imizin içine geliyorum ve biz rastgele sayıları oluştururken yazmamız gereken bir kalıbımız var. Srand diyorum. Daha sonrasında parantez içerisinde time, yine parantez içerisinde 0 diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Eğer bu kod kalıbını yazmazsak rastgele sayı oluşturacağımız zaman ilk başta rastgele bir sayı oluşturur. Daha sonrasında her kodu çalıştırdığımızda aynı sayıları tekrar eder. Bu yüzden bu kalıbı kullanıyoruz. Rastgele sayıları tutması için integer türünde number1 isimli bir değişken oluşturuyorum. Eşittir diyorum ve yine random'un, yani rastgelenin kısaltılmış hali rand yazıyorum. Parantez açıyorum. Şimdi bu rand fonksiyonu bize 0 ile 32.767 arasında bir sayı veriyor. Biz bu kadar geniş bir skala istemiyoruz. Bunu belirli bir aralığa getirmek için de kalan operatörü yüzdeyi kullanıyoruz. 0 ile hangi sayı arasında olmasını istiyorsak, örneğin 0 ile 10 arasında olmasını istiyoruz. Buraya 10 diyoruz. Ancak bunu bu şekilde yaptığımız zaman 10 dahil olmuyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oluyor. Eğer onu da dahil etmek istiyorsak artı 1 ekliyoruz. Artı 1 eklediğimiz zaman da 0 dahil olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dahil oluyor. Karışıklık olmaması için burayı parantez içine alıyorum. Ardından sonuna da noktalı virgülü koyuyorum. Şimdi bunu yazdırmaya gelelim. Printf tam sayı olduğu için %d. Ardından virgül ve number 1 diyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum. Kodumuzu kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 1 sayısını verdi. Tekrardan çalıştırıyorum. 4 sayısını verdi ve tekrardan çalıştırıyorum. 3 sayısını verdi. Birden fazla örnek görmemiz için burayı kopyalıyorum ve 2 kere daha yapıştırıyorum. Number 2, number 3. Number 2'miz 1 ile 100 arasında olsun. Number 3'ümüz de 1 ile 50 arasında olsun. Bunun printf'ini de yine kopyalayıp yapıştırıyorum. 2 ve 3 diyorum. Sonlarına ters slash n koyuyorum hemen hızlıca. Kaydedip çalıştıralım. 1, 42 ve 10. Tekrar çalıştırıyorum. 4, 100 ve 31. Tekrardan çalıştırıyorum. 7, 25 ve 34. Bir sonraki videoda sayı tahmin etme oyunu kodlayacağız. Şimdi arkadaşlar değişkenlerimi tanımlayarak başlayacağım. 5 adet integer, yani tam sayı tanımlayacağım. Integer max diyorum. Bu bizim maksimum sayımızı temsil edecek. Eşittir 100 diyorum. Daha sonrasında integer minimum diyorum ve buna da 1 diyorum. Bu da bizim minimum sayımızı temsil edecek. Integer tahmin diyorum. Bu değişkenin değerini kullanıcıdan isteyeceğiz. Ardından integer tahminler diyorum. Bu tahminlere de kod süresinde yanlış yaptığımız tahminler boyunca artacak. Ve son olarak int cevap diyorum. Bunun değerini de rastgele oluşturduğum sayı olarak ayarlayacağız. Hatırlarsanız rastgele sayıları oluştururken srand time 0 isminde bir kod kalıbı kullanıyorduk. Bu kalıbımızı yazdıktan sonra bizim cevabımıza değerini verdirtelim. Cevap eşittir rand %max artı minimum. Buradaki kalıbı ve buradaki kalıbı bir önceki videoda anlatmıştım. Hatırlamıyorsanız veya izlemediyseniz kontrol edebilirsiniz. Artık oyunu yazmaya başlayabiliriz. Bir do while döngüsü oluşturuyorum. İlk öncelikle kullanıcıdan bir tahmin yazmasını isteyelim. Printf bir sayı giriniz. Daha sonrasında scanf diyelim input almak için. Tahminimiz integer olduğu için %d, virgül adresini belirtmek için v işareti ve tahmin diyorum. Daha sonra bunda noktalı virgülünü koyduktan sonra bu do while'in içinde bir if else oluşturuyorum. If tahmin büyüktür cevapsa tırnaklı parantezimi açıyorum ve bir printf yazıyorum. Tahmininiz sayıdan daha yüksek dedirtiyorum. Num koyuyorum ve ters slash n ekliyorum. Sonuna noktalı virgülünü koyuyorum. Daha sonrasında bir else ekliyorum. Bu sefer de eğer tahmin cevaptan küçükse yine tırnaklı parantezimizi koyup printf tahmininiz sayıdan daha küçük diyorum. Bunu da sonuna ünlem koyup ters slash n'ini koyuyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Daha sonrasında else diyorum. Bir koşul yazmama gerek yok zaten. Bu iki koşuldan ikisi de yanlışsa demek ki cevabımız doğru. Tırnağımı açıyorum ve printf doğru bildin mesajını yazdırıyorum. Tabi bunu da sonra bir ters slash n ekleyelim ve noktalı virgülünü koyalım. Ve bu if else durumunun dışına çıktığı zaman da tahminlere artı 1 eklesin. Herhangi bir değer vermediğimiz zaman bu 0 olarak başlayacak ve sonuna while ekliyorum. Koşul olarak da tahmin ünlem eşittir, yani değil operatörünü kullanıyorum. Tahmin ünlem eşittir cevap diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Kullanıcıdan bir tahmin istedik. Daha sonra kullanıcının girdiği tahmin cevaptan daha yüksekse tahminli sayıdan daha yüksek mesajını yazdırdık. Tahmin daha küçükse tahminli sayıdan daha küçük mesajını yazdırdık. Bu iki koşul yanlışsa da doğru bildim mesajını yazdırdık ve if else'in dışında da her bu while döndüğünde tahminlere artı 1 eklensin dedik. Bunu da tahmin cevabı eşit olmadığı sürece yapsın dedik. Şimdi aşağı gelip bir sonuç tablosu oluşturalım. Printf tireler koyuyorum yan yana. Ters slash n ve noktalı virgülünü koydum. Ardından tekrar printf cevap eşittir %d diyorum. Ters slash n'imi koyuyorum ve %d'nin yerine de cevap değişkenimiz gelecek. Daha sonrasında printf diyorum tekrardan. Tahmin sayınız eşittir diyorum. Tekrardan %d diyorum. Ters slash n'imi koyuyorum. Bu sefer de tahminleri buraya ekliyorum. Ve son olarak en üste koyduğumu tekrardan kopyalayıp en alta tekrar ekliyorum. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Bir sayı giriniz. 25. Tahmininiz sayıdan daha yüksek dedi. 15 dedim. Hala daha yüksek. 10 dedim. Daha küçük dedi. Demek ki 10 ile 15 arasında bir sayı. 14 dedim, daha yüksek. 12 dedim, daha küçük. 12 ile 14 arasında tek bir ihtimalimiz kaldı zaten. 13 diyorum ve doğru bildin. Cevap 13. Tahmin sayınız 6 mesajını verdi. Tekrardan çalıştırırım. Bir kere daha oynayalım. Bir sayı giriniz 85 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 50 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 25
daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 15 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 5 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 0 daha küçük dedi. Bir sayı giriniz 1 ve cevap 1'miş. Tahmin sayımız 7. Son bir kere daha oynayalım. Bu sefer yüksek bir sayı vermesini istiyorum. Umarım öyle yapar. Bir sayı giriniz 19 daha küçük. Bir sayı giriniz 75 daha küçük. Bir sayı daha girelim 85 daha yüksek. Demek ki 75 ile 85 arasında. Bir sayı daha girelim 80 diyelim daha küçük. Demek ki 80 ile 85 arasında. 82 diyelim daha küçük. Demek ki 82 ile 85 arasında. 84 diyelim daha yüksek. Demek ki 83. Cevap 83, tahmin sayınız 7. Bir sonraki videoda kim milyoner olmak ister tarzı bir quiz oyunu yapacağız. Şimdiye kadar ilk öncelikle sorular için bir string dizisi oluşturacağım. Her sorular diyorum, karakter dizisi olması için parantez açıyorum ve bununla bir dizi olması için tekrar kapalı parantez açıyorum. Eşittir tırnaklı parantez. İlk sorumuzla başlayalım. Pi dili hangi yıl çıkmıştır? Soru işareti 2 nokta üst üste ve ardından virgül koyuyorum. İkinci sorumuzu hazırlayalım. Agalarla kodlama kanalı hangi yıl kurulmuştur? Tekrar soru işareti 2 nokta ve sonrasında virgül. Ve üçüncü sorumuzsa hangisi bir kodlama dili değildir diyorum. Buna da soru işaretini koyalım. Tırnaklı parantezin sonuna da noktalı virgülümü ekliyorum. Daha sonrasında şıklar için tekrar bir karakter dizisi oluşturuyorum. Char seçenekler diyorum. Kapalı parantez, kapalı parantez. 100 limit veriyorum. Sorulara da 100 limit veriyorum. Limit vermeyi unutmuşuz. Eşittir tırnaklı parantez. İlk sorumuzun şıkları: A şıkkı 1969 olsun. Virgül B şıkkı 1972 olsun. Doğru cevabımız 1972. Virgül C şıkkımız 2008 olsun ve virgül D şıkkımız 2005 olsun. Virgül koyuyorum. İkinci sorumuzun cevaplarını hazırlayalım. Agalarla kodlama kanalı hangi yıl kurulmuştur? A şıkkını 2019 diyelim. Virgül B şıkkını 2021 diyelim. Virgül C şıkkını 2022 diyelim. Doğru cevabımız bu. Virgül ve D şıkkımız için de 2020 diyelim. Tekrar bir virgül koyuyorum ve son sorunun şıklarını hazırlayalım. Hangisi bir kodlama dili değildir? A şıkkımız Python olsun. B şıkkımız Java olsun. C şıkkımız da C olsun ve D şıkkımız ise C olsun. Bunu da sonuna noktalı virgülüne ekliyorum. Şimdi doğru cevapların olduğu bir karakter dizisi daha oluşturalım. Char cevaplar diyorum. Parantezimi açıyorum. Eşittir. Tırnaklı parantezimi açıyorum ve tek tırnak koyuyorum. Tek tırnağımı açıyorum ve ilk sorumuzun doğru cevabı B. İkinci sorumuzun doğru cevabı C. Ve üçüncü sorumuzun doğru cevabı da D. Buna noktalı virgülünü koyuyorum. Daha sonrasında oluşturacağımız for döngüsünün soru sayısı kadar dönmesini istiyorum. Bu yüzden soru sayısını belirtecek bir integer hazırlıyorum. Int soru sayısı eşittir size of sorular bölü size of soruların herhangi bir elemanı. Bunun da sonuna noktalı virgülünü koyuyorum. Son iki değişkenimiz kaldı. Bunlardan birincisi tahmin. Bu tahminin değerini kullanıcıdan isteyeceğiz. Diğer değişkene de puan diyorum. Tahminin değerini kullanıcıdan isteyeceğiz. Puan da en son kaç soru bildiyse ona göre olacak. Şimdi oyunumuzu hazırlamaya başlayalım. Printf quiz oyunu diyorum. Ters slash n'imi koyup noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi for döngümüzü oluşturalım. For int i eşittir 0. Noktalı virgülünü koydum. I küçüktür soru sayısı. Yani intimiz soru sayısından küçük olduğu sürece for döngüsü dönsün. Ardından i 1 artsın. Tırnaklı parantezimi açıyorum. Şimdi sorular bir çerçevenin içindeymiş gibi gözükmesi için bir printf diyorum. Ardından içine düz çizgiler koyuyorum. Noktalı virgülünü koyduktan sonra bunu kopyalıyorum ve altına bir tane daha yapıştırıyorum. Sorularımız da bu ikisinin arasına gelsin. Tekrar printf diyorum. %s ters slash n virgül ve %s yerine de soruların for döngüsünün intine denk gelecek elemanı gözüksün. Bunu da sonra noktalı virgülü ekledikten sonra printf'lerin altına geliyorum ve bir nested loop oluşturuyorum. For int j eşittir. Şimdi bizim her soruda 4 şıkkımız olduğu için i çarpı 4 noktalı virgülünü koyuyorum. C küçüktür. Parantez içerisinde i çarpı 4. Daha sonrasında parantezin dışında artı 4 diyorum ve c'miz 1 artsın. Buradaki i çarpı 4 ve i çarpı 4 artı 4'ü yapmamızın sebebi her soruda 4 şık olması ve her şıkkında birbirinden ayrı eleman olarak yazılması. Şimdi bunu da tırnaklı parantezini açıyorum ve ardından printf %s ters slash n virgül seçeneklerin j elemanı. Bunun da noktalı virgülünü koyuyorum. Buraya kadar her şey tamam. Sorumuzu ve şıklarımızı yazdırdık. Kullanıcıdan şık tahmini isteyelim. Printf cevap giriniz diyorum. Ardından kullanıcıdan input'unu isteyelim. Scanf %c virgül adres belirtmesi için v işareti tahmin. Daha sonrasında input buffer diye bir şey anlatmıştım hatırlarsanız. Girdiğimiz inputlar bir bellekte toplanıyor. Burayı temizlemek için boş bir scanf ekliyorum. Burayı yeni satır gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir işlevi olmayacak. Sadece o buffer'ı temizleyecek. Daha sonrasında kullanıcının girdiği şıklarda küçük veya büyük yazdıysa da doğru kabul etmesi için toupper fonksiyonunu kullanacağız. Tahmin eşittir toupper parantez içerisinde tahmin. Bu toupper'ı kullanmak için ctype.h kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Şimdi son olarak yapmamız gereken bir if else oluşturmak. Soruyu doğru mu yanlış mı bildiği hakkında ve bu for döngüsünün dışına da toplam puanını yazdırmak. If tahmin eşittir cevapların i elemanı tırnaklı parantezimi açıyorum ve printf doğru bildiğin mesajını yazdırıyorum ve ekstra olarak da puana artı 1 eklesin. Else diyorum. Buna bir koşul vermemize gerek yok çünkü zaten cevap doğru değilse yanlış olacak. Printf yanlış diyorum. Şimdi for döngümüzün dışına çıkalım. Printf yıldızlar koyuyorum yine bir tablo havası olması için. Bunu kopyalıyorum.
tekrar yapıştırıyorum ve aralarına tekrardan printf toplam puanın 2 adet yüzde d ekleyeceğiz. Bunlardan birincisi puanı, diğerisi de soru sayısını belirtmesi için yüzde d bölü yüzde d diyorum. Yani diyelim ki buraya puanımız, buraya da soru sayımız gelecek. 3 sorumuz var. Diyelim ilk soru doğru bildik. 3'te 2 yazacak. Daha sonrasında virgülümü koyuyorum. Puan diyorum ve soru sayısı diyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi bir kontrol edelim. Kodumuzda herhangi bir sıkıntı var mı? Burada bir kırmızılık var. Evet, buradaki noktalı virgülü yanlış yere koymuşuz. Onu hemen düzeltelim ve ardından buralara da ters slashen koyalım. Bunları da unutmuşum. Şimdi kaydedip çalıştırıyorum. C dili hangi yıl çıkmıştır? Doğru cevabımız bizim B şıkkıydı. B diyorum. Doğru bildin. Agalarla kodlama hangi yıl kurulmuştur? Cevap 2022 ama yanlış yapalım. A diyelim. Yanlış. Hangisi bir kodlama dil değildir? Python, Java, C, C D diyorum. Doğru bildin. Toplam puan 2'de 3 dedi. Minik hatalar var. Bunları hemen düzeltmek istiyorum. Buradaki doğru bildiğinin sonuna ters slashen ekliyorum. Yanlışın sonuna ters slashen ekliyorum. Buradaki yıldızlarımızın sonuna ters slashen ekliyorum. Ve son olarak buranın da sonuna ters slashen ekliyorum. Ve kaydedip çalıştıralım. Bu sefer tüm soruları doğru yapalım. C dili hangi yıl çıkmıştır? Bursa. Agalarla kodlama kanalı hangi yıl kurulmuştur? Cevap Ceyhan, küçük harfli C yazacağım bu sefer. Yine doğru kabul etti. Hangisi bir kodlama dili değildir? Cevap Denizli. Denizli diyorum ve toplam puanın 3'te 3. Bir sonraki videoda bitwise operation dediğimiz bitsel işlemleri anlatacağım. Şimdi ne kadar bitsel işlemler bir tam sayının bitleri üzerinde işlemler yaparken kullanılır ve bu işlemleri tam sayıların bit versiyonları üzerinde yapıyoruz. Eğer binary numbers bilmiyorsanız bu videoyu atlayıp bir sonraki videoya geçebilirsiniz. 5 tane operatörümüz var. V yani end operatörü, düz çizgi yani or operatörü, üst işareti XOR operatörü, 2 adet küçüktür sola kaydırma, 2 adet büyüktür sağa kaydırma operatörü. Şimdi hepsini bir örnekle anlatalım. 3 adet integer oluşturacağım. Int a eşittir 9 diyorum. Int b eşittir 14 diyorum ve int c eşittir 0 diyorum. Şimdi 9 sayısının 8 bit binary number'ı 0 0 0 0 1 0 0 1. 14'ümüzün binary number'ı 0 0 0 0 1 1 1 0. 0'ın binary number'ı ise sadece 0. Hemen yanlarına da eşittir 9, eşittir 14 ve eşittir 0 diyorum. Şimdi bu işlemlere geçelim. Bu operatörlere geçelim. İlk önce end operatörüyle başlıyorum. C eşittir A ve B diyorum. Şimdi buradaki sıfırları ve birleri satır ve sütun olarak düşünün. End operatörünü kullandığımız zaman hangi iki sayı arasında baktıysak bunların her sütununu karşılaştırıyoruz. Eğer iki sütunda 1 ise işlemini yaptığımız sayının da o sütunu 1 oluyor. Şimdi tek tek kontrol edelim. 1'e 0, 0, 0'a 1, 0, 0'a 1, 0. Ardından burası 1'e 1, burası 1 olacak. Sonra geri kalanı zaten 0. Şimdi bizim bu binary number'ımız 8'de eşit. Hemen bunu bir printletelim ve kontrol edelim. Printf %d ters slash n virgül c diyorum ve noktalı virgülünü koyup kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere 8 sonucunu aldık. Bunun başına end eşittir diyorum. Daha sonrasında or operatörüne gelelim. C eşittir A veya B diyorum. Or dediğimiz zaman da yine bu sütunlarda ikisinden birinin 1 olması yeterli. 1 0 burası 1 olacak. 0 1 burası yine 1 olacak. 0 1 burası yine 1 olacak. 1 1 yine 1 olacak. Geri kalanı 0 olduğu için 0 kalacak. Bizim buradaki binary number'ımızın değeri de 15 olması lazım. Hemen bunu da printletelim. Buraya or diyorum. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere end 8 or 15. XOR'a gelelim. XOR'da ikisi birbirinden farklıysa 1 oluyor. Yani 1'e 0 ise veya 0'a 1 ise 1 oluyor. İkisi de 1 ise veya ikisi de 0 ise 0 oluyor. Şimdi 1'e 0 1 olacak. 0'a 1 1 olacak. 0'a 1 1 olacak. 1'e 1 burası 0 olacak. Geri kalanı zaten 0'a 0 olduğu için 0 olacak. Bizim buradaki değerimizin 7 olması lazım. C eşittir A üst B diyorum ve ardından noktalı virgülünü koyup printf'ini hazırlıyorum. XOR eşittir diyorum ve kaydedip çalıştırıyorum ve gördüğünüz üzere end'imiz 8, or'umuz 15 ve XOR'umuz 7. Sola kaydırma ve sağ kaydırmaya gelelim. İlk öncelikle sola kaydırmayla başlayalım. C eşittir B'nin bir sola kaymış hali olsun. Şimdi adı üstünde sola kaydırma, bir kere sola kaydıracağız dedik. Buradaki tüm sayılar bir soluna kayacak. Yani baştaki 0'ı siliyorum ve en son ekliyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten bir sola kaymış olacak. C B'nin bir sola kaymış hali olsun dedik. Burada da gördüğünüz üzere her şey bir sola kaymış versiyonu. Bunun değeri de 28 olması lazım. Hemen bunu da bir kontrol edelim. Printf sola kaydırma diyorum. Kaydedip çalıştıralım ve gördüğünüz üzere sola kaydırma 28 ve son olarak sağ kaydırma kaldı. C eşittir B'nin 2 adet büyüktür işareti koyuyorum ve bir sağına kaysın diyorum. Buradaki sayıyı 2 yaparsak veyahut da buradaki sayıyı 2 yaparsak bu sefer 2 sağa kayacak, 3 sağa kayacak. Ne kadar belirttiysek buna göre kayacak. Şimdi tekrar bunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Bu sefer her şeyi bir sağa kaydıralım. Buradaki sıfırı siliyorum ve bu en başına ekliyorum. Her şey bir sağına kaymış oldu. Hem bunu da kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Sağa kaydırma diyorum. Kaydedip çalıştıralım. Sonucumuz 7 çıktı. Tabi bunu hesaplamayı unuttuk. 1, 2 ve 4'ün toplamı 7 oluyor. Bir sonraki videoda dinamik belleği anlatacağım. Şimdi arkadaşlar RAM içerisindeki byte detesini sokak, hafıza içindeki bir değeri kişi, hafızayı ev, bu değeri tutmak için kullanılan birimi de byte olarak düşünebilirsiniz. Hafıza adresi de bir hafıza bloğunun bulunduğu adres, yani buradaki evimizin adresi olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle 2 adet değişken oluşturuyorum.
Char A eşittir A diyorum ve char B eşittir B diyorum. Şimdi bu char A'mızın ve B'mizin bizim hafızamızda kaç byte yer kapladığına bakalım. Printf %d bytes diyorum. /n'imi koyup virgül size of A diyorum. Noktalı virgülünü koyup bunu kopyalayıp B içinde yapıştırıyorum. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ikisi de hafızada 1 byte yer kaplıyor. Şimdi bir de bunların adreslerine bakalım. Yine printf diyorum. Adreslerine bakarken kullandığımız belirteç %p. %p diyorum, /n diyorum ve daha sonrasında adres belirtirken nasıl bir input alırken adres belirtiyorsak aynı şekilde adres belirtip değişkenimin adını yazıyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum ve tekrar aynısını B içinde hazırlıyorum. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ikisi de 1 byte yer kaplıyordu. A'mızın adresi bu, B'mizin adresi de bu. Şimdi bu adresler hexadesimal. Desimal ne oluyordu? Bilenler için tekrar ediyorum. 0 ile 9 arasındaki değerlerdi. Hexadesimalde de 0 ile 9 arasındaki değerler ve A ve F arasındaki değerler oluyordu. Adreslerimiz de bu 0 ile 9 ve A ile F arasındaki değerleri kullanarak her değer için kendine özel bir adres oluşturuyor. Şimdi bu char değerlerimizin kullandığı byte'ları ve adreslerini gördük. Bu char'ı diğer veri türlerine dönüştürelim. A'mız short, B'miz integer olsun. Kaydedip çalıştırıyorum. Short 2 byte, integer 4 byte kullanıyor ve adreslerinde gördüğünüz üzere değişiklikler var. Yani aynı değer olsa bile veri türü değiştiği zaman adresler de değişiyor. Short'umuzu double yapalım. Integer'ımızı da float yapalım. Kaydedip çalıştırıyorum tekrardan. Double'ımız 8 byte kullanıyor. Float'umuz yine 4 byte kullanıyor ve gördüğünüz üzere adresleri yine değişti. Şimdi tekrardan bu veri türlerini char yapıp bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Bu değerlerini kaldırıyorum. Sadece noktalı virgül koyuyorum ve A'mı normal char A olarak bırakırken B'mi karakter dizisi yapıyorum ve limitini 1 yapıyorum. Şimdi bu şekilde kaydedip çalıştırdığımız zaman ikisi de 1 byte yer kaplayacak ve adresleri bu şekilde olacak. Ama eğer biz B'mizin limitini 2 yaparsak bu sefer hafızada 2 byte yer kaplayacak. Eğer burayı 10 yaparsak bu sefer hafızada 10 byte yer kaplayacak. Yani bu derslerde kullandığımız, örneklerde kullandığımız değişkenlere limit verirken aslında yaptığımız hafızada kullanacağı byte'ı belirlemekti. Şimdi bir de şöyle bir örnek yapalım. Bizim double'ımız hatırlarsanız 8 byte'tı. Buradaki char'ı double yapıyorum ve tekrar kaydedip çalıştırdığım zaman B'miz 80 byte yer kaplıyor. Bunun sebebi her bir double 8 byte yer kaplıyordu. 10 adet double 80 byte yer kaplıyor. Mantığı bu şekilde. Bir sonraki videoda sizlere C dilinde belirteçler yani pointers'ı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu pointer'lar başka bir değişkenin yani bir dizinin vesaire bir bellek adresini tutan değişken benzeri referanstır. Bazı yazacağımız kodlar işaretçileriyle daha kolay gerçekleştirilir. Bir işaretçi tanımlarken başına yıldız koymamız işaretçiye belirttiğimiz değişkenin değerini verir. Değerini vereceğimiz diğer değişkenin başına adresini belirtmemiz bu işaretçiye o değişkenin adresini verir. Şimdi bir adet yaş değişkeni oluşturuyorum. Integer age eşittir 20 diyorum. Şimdi bir adet pointer yani belirteç tanımlayalım. Daha sonrasında değerini alması için yıldız koyuyorum. Tamamen öyle belirtmek amacıyla. Bir herhangi bir zorunluluk yok. Daha sonrasında değişkenimin adını yazıyorum. Dediğim gibi bu sadece belirtmek için buraya istediğiniz herhangi bir ismi de verebilirsiniz. Eşittir diyorum. Adresini de vermesi için V işaretini koyup değişkenimin adını yazıp noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi hemen bazı bilgileri printletelim. Printf age değişkenimizin adresini yazdıralım. Age adres diyorum. Adres belirtirken ne yapıyorduk? %p diyorduk. /n virgül V işareti age diyorum. Şimdi page'imizin adresini alalım. Printf page adres diyorum. %p /n. Şimdi biz adres belirtirken ne yapıyorduk? Başına V işareti koyuyorduk. Eğer bunu yaparsak page'imizin kendi adresini alırız. Ama biz saklanan adresini almak istiyoruz. Bu yüzden ph saklanan adres diyorum. Ve daha sonrasında başına V işareti koymadan ph diyorum sadece. Noktalı virgülünü koyuyorum. Kaydedip çalıştıralım hemen. Ve gördüğünüz üzere iki değişkenin de adresleri birbiriyle aynı. Bunun sebebi ph'e age değerini verirken başına V işareti yani adresini belirtmiş olmamız. Şimdi bu değişkenlerin size of'larını yani boyutlarını alalım. Printf age boyutu diyorum. %d bytes /n virgül size of age diyorum. Ve tekrardan printf ph boyutu diyorum. %d bytes /n virgül size of ph yine noktalı virgülünü koyuyorum. Tekrardan kaydedip çalıştıralım. Şimdi bizim age'imiz 4 byte çünkü integer'lar 4 byte yer kaplıyordu. Fakat gördüğünüz üzere pointer'ımız 8 byte yer kaplıyor. Bunun sebebi işlemcinin 32 bit olduğu bilgisayarlarda 4 byte, 64 bit olduğu bilgisayarlarda 8 byte yer kaplıyor. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 8 byte yer kaplıyor. Şimdi bir de değerlerini printletelim. Printf age değeri tekrardan %d /n virgül age diyorum. Printf ph saklanan değeri diyorum. Çünkü dediğim gibi normal değeri farklı. %d /n diyorum ve yıldız ph olarak belirtiyorum. Eğer buradaki yıldızı koymazsak pH'in kendi değerine ulaşırız. Bu da bizim istediğimiz değerden farklı bir değer. Tekrar kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere age değeri 20, pH saklanan değeri 20. Biz eğer buradaki yıldızı koymasaydık bu sefer bize farklı bir değer verecekti. Ve yine bunun başına V işaretini koysaydık adresini belirtseydik adres olarak bize farklı bir değer verecekti. Ama biz pointer olarak kullandığımız için buradaki adres işaretini kaldırıyorum ve bunun başına da yıldız ekliyorum. Şimdi bu belirteçlerin kendi yazdığımız fonksiyonlarda kullanımına gelelim. Hemen buraya bir yorum satırını alıyorum. Daha sonrasında bir fonksiyon oluşturuyorum. Yaşı yazdıracak bir fonksiyon oluşturalım. Void printf integer age diyorum. Tırnaklı parantezimi açıyorum. Printf pen
%D yaşındasın. Ters slash n ve virgül age diyorum. Daha sonrasında main fonksiyonumuza gelip print age ve değer olarak age diyorum. Kaydedip çalıştıralım. Ve burada yüzde yerine v işareti koyduğum için böyle bir sıkıntı oldu. Buraya hemen yüzde işaretini koyuyorum ve tekrar kaydedip çalıştırıyorum. Sen 20 yaşındasın. Şimdi bu bizim normal bir değişkeni yazdığımız fonksiyondu. Eğer pointer'ımızı kullanmak istiyorsak yine burada yaptığımız gibi integer yıldız page diyorum ve daha sonrasında yine buraya da yıldız page diyorum ve son olarak print age'imizin içine yıldızsız bir şekilde page yazıyorum. Şimdi kaydedip tekrar çalıştıralım ve gördüğünüz üzere sen 20 yaşındasın mesajını aldık ve yine aynı işlevi görmüş olduk. Videoyu kapatmadan önce son bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir page'i ilk önce tanımlayıp daha sonra değer de verebiliriz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Buradaki page'e eşittir null diyoruz ve daha sonrasında aşağı gelip bu sefer yıldız koymadan page eşittir adresine belirtiyoruz. Adres age diyoruz ve nokta virgülünü koyuyoruz. Bunu bu şekilde tanımladığımız zaman da yine tüm her şey aynı işlevi görecek. Çalıştırıyorum ve gördüğünüz üzere herhangi bir değişiklik olmadı. Bir sonraki videoda sizlere C dilinde dosya yazmayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle dosyayı tanımlamakla başlıyoruz. Büyük harflerle file yazıyoruz. Daha sonrasında yıldız koyuyoruz. Bunu pointer olarak kullanacağız. Ve herhangi bir isim veriyoruz. Ben şimdi dosya diyeceğim. Daha sonrasında eşittir diyoruz. Yine bir önceki videoda pointer yazmada anlattığım gibi noktalı virgül koyup ayrı bir şekilde de tanımlayabiliriz ama ben bu şekilde yapacağım. Daha sonrasında file open manasına gelen fopen yazıyorum. Parantez açıyoruz ve tırnak içerisinde dosyamızın adını ve uzantısını yazıyoruz. Aga.txt diyorum. Bunu HTML de yapabilirsiniz. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Daha sonra tırnağın dışına gelip virgül koyuyoruz. Tekrar bir tırnak açıyoruz. Buraya da ne yapacaksak onu yazıyoruz. Şimdi biz yazmayı anlattığım için bu videoda write ve append'i anlatacağım. Write manasında W diyoruz. Daha sonra noktalı virgülünü koyuyoruz. İçinde ne yazmasını istiyorsak bunun için yine printf benzeri bir fonksiyonumuz var. Printf diyorum. Parantez açıyorum ve hangi dosyaya yazdıracaksak bunun adını yazıyorum. Bizim dosyamızın adı. Dosya virgül diyorum. Daha sonrasında tırnak açıp yazmak istediğimiz şeyi yazıyoruz. Örneğin agalarla kodlama diyorum ve daha sonra noktalı virgülünü koyuyorum. Yazımız bittikten sonra bu dosyayı kapatmak içinse file close manasına gelen fclose yazıyorum ve parantez içerisinde dosyamızın adını yazıp noktalı virgülünü koyuyoruz. Şimdi bunu bir kaydedip çalıştıralım ve gördüğünüz üzere buraya aga.txt diye bir dosya eklendi. Hemen açıyorum bunu ve gördüğünüz üzere agalarla kodlama yazısı da dosyanın içinde yazıyor. Daha sonrasında bu dosyaya ekstra yazılar eklemek istiyorsak buraya append'in yani eklemenin kısaltılmışı A yazıyoruz ve daha sonrasında buraya ne yazmak istiyorsak bunu belirtiyoruz tekrardan. /n koyuyorum ve C dili yazdırıyorum. Tekrardan kaydedip çalıştıralım. Şimdi tekrardan bu dosyaya geldiğim zaman gördüğünüz üzere C dili mesajı eklendi. Bir sonraki videoda dosya okumayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir önceki video gibi tekrardan tanımlıyoruz. File yine pointer olması için yıldız. Dosyamızın adı ben tekrardan dosya diyeceğim. Eşittir. File open manasına gelen fopen. Parantez içerisinde tırnak. Buraya dosyamızın konumunu yazacağız. Daha sonrasında virgül. Daha sonrasında tekrardan tırnak ve okuyacağımız için reading'in R'sini yazıyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi ben C dosyamın içine gelip yeni bir not defteri oluşturuyorum. Adına şiir diyorum. Ve daha sonra şiirimi yazmaya başlıyorum. Hamam taşı gümüşten. Yeni geldim o işten. Bunu bana öğreten senin güzel enişten diyorum ve kaydedip kapatıyorum. Daha sonra bunun özelliklerine girip buradan dosya konumunu bu şekilde kopyalıyorum. Burada dosyanın konumunu belirteceğimiz yere yapıştırıyorum. Ama ilk videolardan hatırlarsanız ters slash'ları belirtmek için tekrar başlarına da ters slash koyuyordum. Ben ters slash'ları ekliyorum ve daha sonra C'nin sonuna da 2 tane ters slash ekleyip dosyamın adını yazıyorum. Şiir.txt. Hemen alta fclose'umu ekliyorum. Ve daha sonra yazıların yerini tutması için bir container gibi düşünebilirsiniz. Buffer ekliyorum. Char, buffer ve limit olarak uzun bir limit veriyorum. 300 diyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum. Ve daha sonrasında dosya okuyacağımız için fgets diyorum. Bu file gets manasında. Parantez açıyorum. Buffer diyorum. Ve daha sonra bunun limitini belirtiyorum. Limiti aynı olmak zorunda. 300 diyorum. Ve daha sonra hangi dosyadan alacak? Bizim dosyamızın adı dosya. Tekrardan dosya diye belirtiyorum. Noktalı virgülünü koyduktan sonra bunu printletelim. Printf karakter dizisi olduğu için %s virgül buffer diyorum. Ve noktalı virgülünü koyup kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere bize sadece ilk satırını verdi. Tüm satırı yazdırmak için bir while döngüsü oluşturacağız. While diyorum ve daha sonrasında koşul olarak bunu alıyorum. Değil operatörümü kullanarak ünlem eşittir null diyorum. Yani bu fges buradan aldığı zaman aldığı satır boşta olmadığı sürece devam etsin. Daha sonrasındaki buradaki printf'i de while'ın döngüde çalıştıracağı kod olarak alıyorum. Buradaki fges'i de silebiliriz. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere bu sefer tüm şiiri baştan sona yazdı. Bir sonraki video serimizin son videosu olacak ve öğrendiklerimizi pekiştirmek adına XOX oyunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz kütüphaneleri kullanarak bu kodu yazacağız. Ve bu videoda pointerlar veyahut da dosya okuma yazma olmayacak. Onun haricinde gördüğümüz çoğu bilgiyi kullanacağız. Şimdi ilk önce fonksiyonlarımızın prototiplerini hazırlayarak başlayalım. Oyunumuzu oynayacağımız tahtayı resetlemesi için bir fonksiyon hazırlayalım. Void reset tahta diyorum. Daha sonrasında parantez ve noktalı virgül. Bu bizim 2 boyutlu karakter dizimizin resetlenmesi olacak. Daha sonrasında void print tahta diyorum. Bu da bizim 2 boyutlu karakter dizisini yazdıracağımız fonksiyon olacak. Daha sonrasında return kullanacağımız bir fonksiyon var. Integer yani int tahtada boş yerin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Boş kontrol diyorum ve tekrardan noktalı virgülünü koyuyorum. Diğer bir fonksiyonumuz void oyuncu move yani oyuncumuzun oynama sırası geldiği zaman çalışacak fonksiyon. Bir sonraki fonksiyonumuz da void
rakip move diyorum. Bu fonksiyonda yapay zekanın sırası geldiği zaman çalışacak fonksiyon. Bu yazdığımız kodda oyuncu olarak biz, rakip olarak yapay zeka oynayacak. Daha sonrasında tekrar bir return'lu fonksiyonumuz var. Char kazanan kontrol diyorum. Bu da bizim oyunumuzu kazanan oyuncuyu kontrol edecek. Ve son fonksiyonumuzda void print kazanan, yani kazananı printleyecek fonksiyon. Bunun bir parametresi var. Parametre olarak da char yazıyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Şimdi bunların hepsini kopyalayıp main'imizin altında body'lerini oluşturuyorum. Noktalı virgülünü silip tırnaklı parantezlerini açıyorum. Ve kazananı yazdıracağımız fonksiyonda parametre olarak char kazanan diyorum. Şimdi main'imize geçmeden önce main'in üstünde global değişkenlerimizi oluşturuyorum. Yani tüm her yerden erişebileceğimiz değişkenleri hazırlıyorum. Char tahta diyorum. Bu bizim oyun tahtamız olacak ve 3'e 3 bir alan olacak. Daha sonrasında sabit 2 adet değişken oluşturuyorum. Const char oyuncu diyorum ve oyuncumuz yani biz x'i kullanacağız ve daha sonrasında tekrardan const char rakip diyorum ve rakip de o'yu kullanacak. Şimdi main'imizin içine geçebiliriz. İlk öncelikle bir char kazanan oluşturuyorum. Eşittir diyorum ve tek tırnağını oluşturup içine boşluk koyup noktalı virgülünü koyuyorum. Eğer bu kazananımız x olursa oyuncu kazanacak, o olursa rakip kazanacak. Boşluk olduğu sürece hiç kimse kazanmamış olacak ve oyun bittikten sonra kullanıcı tekrar oynamak istiyor mu istemiyor mu bunu sormamız için bunun cevabını alacağımız bir değişken daha oluşturuyorum. Buna da char tekrar diyorum. Eşittir deyip boş bir tırnağın içine koyuyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Oyun başlamadan önce tahtamızı bir resetlesin, tamamen boş olsun. Reset tahta fonksiyonumu çağırıyorum ve burada reset tahta fonksiyonumuzu hazırlayalım. Burada bir nested loop oluşturacağız. For int i eşittir 0 diyorum. Satırımız ve sütunumuz 3 olduğu için i'miz 3'ten küçük olduğu sürece olsun diyorum ve i'miz 1 artsın. Parantezini açıyorum ve içine diğer döngümü oluşturuyorum. For int j eşittir 0. J'miz 3'ten küçük ve j'miz 1 artsın diyorum. Bunun da parantezini açıyorum. Tahtamızın i satırı ve c sütunu eşittir boşluk olsun. Daha sonra main'imizde bir dual döngüsü oluşturuyorum. Do diyorum. Başlangıcında kazanan eşittir boşluk olacak. Tekrar eşittir boşluk olacak ve reset tahtayı çağıralım. Bu başlangıcı yazdığım reset tahtayı silebilirim. Dual döngümüz içinde resetlesin. Bu do'muzun while'ı da e'ye eşit olduğu sürece devam etsin. Bu tepkiyi de döngümüzün en sonunda soracağız. Oyuncuya tekrar oynamak ister misin? Evet, hayır diye soracağız. E yazarsa devam edecek. H yazarsa hayır derse oyunumuz sonlanacak. Bu tepkimiz E olduğu sürece devam etsin diyoruz. Ve daha sonrasında bu do while'ımızın içine bir while döngüsü daha oluşturuyorum. While kazanan boşluk olduğu sürece, yani kazanan olmadığı sürece ve boş kontrolümüz sıfıra eşit olduğu sürece. Yani boş bir alanımız olduğu sürece ve kazananımız olmadığı sürece bu while döngüsü çalışsın diyorum ve boş kontrolümüzün fonksiyonunu da yazalım şimdi. İlk önce bir değişken oluşturuyorum. Int boş alan diyorum ve bizim boş alanımız 9 tane olacak. Çünkü 3'e 3 bir tahtamız var. 9 diyorum ve daha sonrasında bir nested loop oluşturuyorum. For int y eşittir 0. i'miz 3'ten küçük olduğu sürece i'miz 1 artsın. Tekrardan bir for int j eşittir 0. j'miz 3'ten küçük olduğu sürece ve j'miz 1 artsın diyorum. Ve ikinci döngümüzün içine bir if durumu hazırlıyorum. If tahtanın i satırı ve j sütunu boşluğa eşit olmadığı sürece boş alan 1 azalsın diyorum. Ve bu nested loop'un dışına da return boş alan diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Bunu kapatabiliriz. Reset tahtayı da kapatabiliriz. Şimdi buradaki while'ımızın tırnağını açalım. Print tahta diyorum. Burada tahtamızı yazdırsın. Daha sonra oyuncu move diyorum. Oyuncumuz oyununa oynasın. Bu fonksiyonların hepsini while döngümüz bittikten sonra yazacağım. Oyuncumuz hamlesini yaptıktan sonra kazanan eşittir kazanan kontrol diyorum ve bir if durumu hazırlıyorum. Kazanan ünlem eşittir boşluk diyorum. Yani eğer bir kazananımız varsa veya boş kontrol eşittir 0. Yani eğer boş alanımız kalmadıysa bu döngüden çıksın. Ama eğer bu if durumunda değilsek rakip move diyorum. Rakibimiz oyununu oynuyor. Tekrardan kazanan eşittir kazanan kontrol diyoruz ve buradaki if döngüsünün aynısını buraya yapıştırıyorum. Yani kısacası bu while döngüsünde kazananımız yoksa ve boş alanımız varsa tahtayı yazdırıyoruz. Oyuncumuz hamlesini yapıyor. Oyuncumuz hamlesini yazdıktan sonra kazananımız kazanan kontrol fonksiyonu eşitleniyor. Eğer oyuncu kazandıysa kazanan kontrolümüz kazananı x yapıyor. Eğer kazananımız boşsa, herhangi bir değeri yoksa veyahut da boş alanımız kaldıysa döngüden çıkıyor. Ama buradaki koşullar yanlışsa rakip move'a geliyor. Tekrar aynı işlemleri yapıyor ve eğer buradaki if doğruysa tekrardan döngüden çıkıyor. Eğer buradaki if koşulumuz yanlışsa da döngüye devam ediyor. Tüm hamleler yapıldıktan sonra tekrar son olarak bir tahtanın son durumunu yazdırmak için print tahta diyoruz. Daha sonrasında oyun bittiği için print kazanan deyip kazananı yazdırıyoruz. Şimdi buradaki print tahta oyuncu move, rakip move ve kazanan kontrol fonksiyonlarını hazırlayalım. Print tahtayla başlayalım. Printf karakter alacağı için %c düz çizgi, tekrar %c düz çizgi ve tekrar %c. Daha sonrasında virgül tahta diyorum. Sıfırın sıfırı, virgül tahta sıfırın biri, virgül tahta sıfırın ikisi diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Bir alt satırına tekrar printf ters slash n koyuyorum ve 3 adet tire düz çizgi, 3 adet tire düz çizgi ve 3 adet tire ters slash n diyorum. Daha sonrasında bunu kopyalayarak 2 kere daha yapıştırıyorum. Ancak sonucu da sadece ters slash n olacak. Bunu 1'in sıfırı, 1'in biri, 1'in ikisi, 2'nin sıfırı, 2'nin biri ve 2'nin ikisi olarak değiştiriyorum. Şimdi tüm bunları bir yorum satırına alıp print tahtayı çalıştıralım. Tahtamız düzgün bir şekilde çalışacak mı? Print tahta diyorum. Kaydedip çalıştıralım. Bu şekilde bozuk
çıktı çünkü bunun sebebi tahtayı resetlememiş olmamız. Hemen bunun başına reset tahta da ekliyorum ve öyle kontrol ediyorum. Kaydedip tekrar çalıştıralım ve bu sefer tahtamız düzgün bir şekilde çalıştı. Şimdi bunları buradan silip buraya yorum satırından çıkarabilirim. Oyuncu move fonksiyonumuza gelelim. İlk önce 2 adet değişken oluşturuyorum. Integer x ve integer y diyorum. Daha sonrasında bir do while döngüsü oluşturuyorum. Do diyorum. Printf satır giriniz. Parantez içerisinde 1 ile 3 diyorum. 1 ile 3 arasında bir sayı girmesini belirtmek için. Noktalı virgül koyuyorum. Kullanıcıdan bunun input'unu alıyoruz. Scanf tam sayı olduğu için %d virgül. Bu bizim x'imiz olacak. X diyorum ve x'ten bir azaltıyorum. Çünkü bizim birinci satır, birinci sütunumuz dizilere göre 0'a 0 olduğu için aynı şeyi y'de de yapacağız. Tekrardan printf diyorum. Sütun giriniz 1 ile 3 arası. Bir nokta koyuyorum. Noktalı virgül koyuyorum ve bunun da input'unu istiyorum. Scanf %d virgül y diyorum ve y'mizi de bir azaltıyorum. Daha sonrasında bir if durumu oluşturuyorum. Tahta x satır ve y sütunu ünlem eşittir. Boş değilse printf geçersiz hamle uyarısını veriyorum ve ters slash elime koyuyorum. Else diyorum. Tahta x satırı y sütunu eşittir oyuncu diyorum ve döngüden çıkartıyorum. Ve while olarak da koşuluna tahtanın x satırı ve y sütunu ünlem eşittir boş olduğu sürece diyorum. Oyuncu move'umuzu kapatabiliriz ve rakip move içinde bir do while döngüsü oluşturuyorum. Hatırlarsanız rastgele sayılar oluşturacağım zaman bir kalıbımız vardı. Srun time 0 diyorum ve tekrardan bir x ve y oluşturuyorum. Int x, int y. Şimdi bir if durumu hazırlayalım. If boş kontrol sıfırdan büyükse yani boş yerimiz varsa do diyorum. X eşittir random bölü 3 diyorum. Çünkü 3'e kadar yani 0, 1, 2 değerlerini alması lazım. Ve y eşittir rand tekrardan %3 diyorum. Ve while koşul olarak da tahtanın x ve y'sinin boş olmadığı sürece diyorum. Ve if'imizin sonrasında else print kazanan boşluk diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Kazanan kontrolümüz için de sütunları kontrol etmesi için bir for döngüsü oluşturuyorum. For int y eşittir 0. i'miz 3'ten küçük olduğu sürece i'miz 1 artsın. Parantez açıyorum. Tahtanın 0. satır i sütunu eşittir tahtanın 1. satırı i sütunu ve tahta tekrardan 0. satırı ve i sütunu eşittir tahtanın 2. satırı i sütunu diyorum. Parantezini açıp return tahtanın 0. satırı i sütunu deyip noktalı virgülünü koyuyorum. Daha sonrasında bu for döngüsünden çıkıp tekrardan if diyorum. Koşul olarak tahta 0'ın 0'ı eşittir tahtanın 1'inin 1'i ve tahtanın 0'ın 0'ı eşittir tahtanın 2'nin 0'ı diyorum. Tırnak açıp return tahtanın 0'ın 0'ı diyorum. Ve bir if daha oluşturup tahtanın 0'ın 2'si eşittir tahtanın 1'in 1'i ve tahtanın 0'ın 0'ı eşittir tahtanın 2'nin 0'ı diyorum. Ancak burada ikisinin 0 değil ikisinin 2'si olacak. Bunu hemen düzeltelim. Parantez açıyorum ve return tahta 0'ın 2'si diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Tüm bu iflerin ve döngünün dışına da return boşluk koyuyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Kazanan fonksiyonumuzu da yazalım hemen. If kazanan eşittir oyuncuysa printf oyuncu biz olduğumuz için kazandın mesajını yazdırıyorum. Else if kazanan eşittir rakipse bu sefer kaybettiğimiz için printf kaybettin mesajını yazdırıyorum. Ve else diyorum. İki durumda geçerli değilse printf berabere mesajını yazdırıyorum. Şimdi tüm fonksiyonlarımız hazır halde. Main'deki do while döngümüze devam edelim. Şimdi burada zaten oyunu oluşturmuştuk. Daha sonrasında kullanıcıdan oyunu tekrar oynamak isteyip istemediğini soralım. Printf /n tekrar oynamak ister misin? Soru işareti parantez içerisinde evet için hayır için h diyorum ve parantezi kapatıp 2 nokta koyuyorum. Bir diğer inputları temizlemek için bir buffer ekliyorum. Scanf %c diyorum. Bunu hatırlarsanız input alırken aradaki yoğunluğu temizlemek için kullanıyorduk. Tekrardan bir scanf diyorum. %c çünkü karakter alıyoruz ve kullanıcıdan tekrarın değerini alacağız. Adresine belirtti tekrar diyorum. Noktalı virgülünü koyuyorum. Ve tekrar eşittir swapper tekrar diyorum. Bunun sebebi de e veya h'yi küçük yazarsa burada tekrar yerine tepki demişiz. Bunu hemen tekrar diye düzeltiyorum. Ve tüm bu döngülerin dışına da printf oynadığın için teşekkürler mesajını yazdırıyorum. Şimdi kaydedip bir kodumuzu çalıştıralım. Satır giriniz 1 geçersiz hamle hatası verdi. Hemen bir kontrol edelim. Oyuncu move'da buradaki scanf'e noktalı virgül koymuşuz. Bakalım bundan başka bir hatamız var mı? Ve bir de burada rakip move'da da while'ımızı bitirdikten sonra tahtanın x ve y'sini eşittir rakip dememiz lazım. Bunu unutmuşuz. Bunu buradan görünce hatırladım. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Satır giriniz. Birinci satır, sütun giriniz, ikinci satır olsun. Ve gördüğünüz üzere biz buraya oynadıktan sonra yapay zeka buraya oynadı. Tekrardan bir satır girelim. İkinci satırın ikinci sütunu olsun ve yapay zeka bu sefer buraya oynadı. Şimdi kazanma sistemimiz çalışıyor mu kontrol etmek için üçüncü satırın ikinci sütununa yazalım. Üçüncü satır ikinci sütun diyorum ve kazandın diyor. Tekrar oynamak ister misin? Evet diyelim. Satır giriniz. 1'in 1'i olsun, 2'nin 2'si olsun. 3'ün 3'ü olsun. Yine kazandık ve bu yapay zeka aşırı gelişmiş bir yapay zeka olmadığı için rastgele boş yerlere koyduğu için bizim kazanma şansımız daha yüksek. Son kez bir kere daha oynayalım. Evet diyelim. 1'in 3'ü diyelim. 1'in 1'i diyelim. Yapay zekayı kazandırmaya çalıştırıyorum şu anda. 3'ün 1'i diyelim. 2'nin 3'ü diyelim ve tek bir yer kaldı zaten. 2'nin 2'si ve çapraz bir şekilde yaptığımız için yine biz kazandık. Bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki yazılım dili serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.